Bir isimler aradaki fark için şey demişler. Hani Almanca ile İsviçre Almancası farkından çok da fazla değil. Hı hı. Ludwig Paul, Mackenzie gibi dil bilimciler de genelde Zazacayı Kürt dilleri veya lehçeleri şemsiyesi altında değerlendirmişler. Peki somut benzerlikler neler? Yani kaynaklar ne gibi örnekler veriyor? Oldukça temel benzerlikler var. Mesela kelime bazında. Su için av, göz için çav, el için dest. Bunlar ortak. Çok temel kelimeler bunlar. Evet. Güneş için roj ve roji gibi ses değişimleri olsa da kökün aynı olduğu görülüyor. Gramer yapısı da ilginç. Nasıl mesela? İkisinde de genellikle özne nesne fiil sıralaması var. Hani SOV diyoruz ya, ez bir kitabı van hament Zazaca, ez pirtuka van huent kurmancı. İkisi de ben onların kitabını okudum demek. Anladım. Bir de o meşhur ezafe yapısı var isim tamlamalarındaki, o da çok benzer. Kitebe meme, pirtuka meme, yani amcanın kitabı. Peki farklılıklar yok mu hiç? Olmaz mı? Tabii ki var. Mesela Zazacava i gibi çift seslilerin, yani diftongların daha yaygın olduğu söyleniyor. Hı hı. Kurmancı'nın da Arapça ve Farsçadan tarihsel olarak daha fazla kelime aldığı belirtiliyor. Ama kaynakların vurguladığı şey şu: bu farklar temel dil bilimsel akrabalığı ortadan kaldırmıyor. Anladım. Dil bilimsel tablo bu şekildeyse biraz da tarih ve kültüre bakalım. Kaynaklar orada neler söylüyor? Tarihsel olarak da aslında güçlü bağlar gösteriliyor. Mesela 1937-38 Dersim olaylarının lideri Seyid Rıza. Evet. Kendisi Zaza olmasına rağmen kendini Kürt olarak tanımladı ve o meşhur "ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim" sözü sıkça alıntılanıyor kaynaklarda. Osmanlı arşivlerinde de geçiyor mu peki? Evet. Dersim bölgesi için sık sık Kürt aşiretleri tabirinin kullanıldığı belirtiliyor. Hatta daha da geriye gidersek 17. yüzyılda Ehmede Hani'nin Zazaca için dilimizin kardeşi gibi bir ifade kullandığı aktarılıyor. İlginç. Yani hem figürler hem belgeler bir birlikteliğe işaret ediyor. Peki toplumsal yaşam yani kültür tarafı? Orada da coğrafi ve kültürel bir iç içe geçmişlikten bahsediliyor. Dersim, Bingöl, Elazığ gibi bölgelerde Zaza ve Kurmancı konuşanlar yüzyıllardır bir arada yaşıyor. Hem Alevi hem Sünni Zazalar var. Aynı şekilde Kurmancı konuşan Aleviler de var. Maraş, Pazarcık örneği veriliyor mesela. Yani mezhepsel bir ayrım da tam olarak örtüşmüyor. Aynen. Hatta aile içinde bile bir ebeveyn Zazaca, diğeri Kurmancı konuşabiliyor. Bu tür karma durumların yaygın olduğu ifade ediliyor. Bir kaynakta geçen kişisel bir tanıklık vardı, durumu güzel özetliyor. Dilimiz farklı olabilir ama kaderimiz, acımız, kültürümüz bir. İddiası nasıl bu kadar öne çıktı? İşte burası biraz kafa karıştırıcı sanırım. Evet, işin politik boyutu burada devreye giriyor gibi görünüyor. En azından kaynaklara göre. Ne diyor kaynaklar bu konuda? Bu söylemin kökenini daha çok Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sonrası ulus devlet politikalarıyla ilişkilendiriyorlar. Yani iddia o ki amaç Kürt kimliğinin bütünlüğünü zayıflatmak, topluluğu bölmek ve belki de asimilasyonu kolaylaştırmak. 1960'lara ait olduğu söylenen bazı devlet raporlarından bahsediliyor. MİT ya da İçişleri Bakanlığı kaynaklı olduğu iddia edilen belgeler bunlar. Buralarda Zazaların ayrı bir halk olduğu fikrinin ortaya atıldığı ve bunun zamanla yayıldığı öne sürülüyor. Yani bilinçli bir politika mı ima ediliyor? Kaynaklarda yer alan iddialar bu yönde, evet. Hatta 1980 darbesi sonrası cezaevlerinde "sen Zaza mısın, Kürt müsün?" gibi sorularla bu ayrımın kasıtlı olarak körüklendiği de yine bu iddialar arasında. Anladım. Tabii şunu tekrar vurgulamak lazım. Biz burada sadece bize sunulan kaynaklardaki iddiaları ve argümanları aktarıyoruz. Kesinlikle. Herhangi bir politik pozisyonu desteklemek ya da reddetmek gibi bir amacımız yok. Sadece metinlerde ne yazdığını özetliyoruz. Peki, tüm bunları toparlarsak ne sonuç çıkıyor? Yani bu kaynaklar bize ne anlatıyor temelde? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Elimizdeki metinlere göre dil bilimsel ve tarihsel verilere bakıldığında Zazaca ve Zazalar Kürt kimliği ve diliyle çok güçlü, köklü bağlara sahip. Evet. Ayrı bir millettir iddiasıysa bu kaynaklara göre daha yakın zamanda ve büyük ölçüde politik motivasyonlarla ortaya atılmış bir argüman olarak sunuluyor. Yani dilsel çeşitliliğin tek bir kimlik altında olabileceği vurgulanıyor. Aynen öyle.
Farklılıklar var ama bu farklılıkların ortak kimliği ortadan kaldırmadığı, hatta bir kaynak İtalyanca, İspanyolca farkı kadar bile olmadığını iddia ediyor. Bu tür dil ve kimlik tartışmalarının kökenlerini, arkasındaki dinamikleri anlamak, belki de günümüzde karşılaştığımız iddiaları daha sağlıklı değerlendirmenize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bu incelemeden sonra belki sizin de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Kaynaklar daha çok işin tarihsel ve politik boyutuna odaklandı. Peki sizce günümüz dünyası, yani küreselleşme, dijital iletişim, diaspora koşulları, bunlar Zazaca ve diğer Kürt lehçeleri arasındaki ilişkiyi gelecekte nasıl şekillendirebilir? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanki. Rahimi Gazi kiye? Merhaba, bugün bize ulaştırdığınız kaynakları birlikte inceliyoruz. Merhaba. Konumuz biraz hassas, Zazaca ve Kürtçe arasındaki ilişki ve tabii Zazalar Kürt değildir iddiası etrafındaki o tartışmalar. Evet. Elimizdeki metinler hem dilbilimsel hem de tarihsel kanıtlara odaklanıyor. Bizim de amacımız hani bu kaynaklardan öne çıkanları sizin için damıtmak, bu karmaşık konuya biraz ışık tutmak. Kesinlikle bu kaynaklar tam da dil, kimlik ve siyaset arasındaki o hassas kesişim noktalarına değiniyor aslında. Evet. Zazaca'nın dil bilimsel sınıflandırması ve Zazaların tarihsel olarak Kürt toplumu içindeki yeri sanırım temel odak noktalarımız olacak. Kaynaklardaki argümanları, kanıtları bir süzelim bakalım. Harika. O zaman hemen dilbilimsel tarafla başlayalım mı? Başlayalım. Kaynaklar diyor ki Zazaca, yani kendilerinin Zazaki, Dimilki ya da Kırmancıki dediği dil, Hint-Avrupa dil ailesinin İrani koluna ait. Evet, tıpkı Kurmancı gibi. İkisi de Batı İrani grubunda. Hatta Martin van Bernesen gibi isimler aradaki fark için şey demişler. Hani Almanca ile İsviçre Almancası farkından çok da fazla değil. Ludwig Paul, Mackenzie gibi dil bilimciler de genelde Zazaca'yı Kürt dilleri veya lehçeleri şemsiyesi altında değerlendirmişler. Peki somut benzerlikler neler? Yani kaynaklar ne gibi örnekler veriyor? Oldukça temel benzerlikler var. Mesela kelime bazında. Su için av, göz için çav, el için dest. Bunlar ortak. Çok temel kelimeler bunlar. Evet. Güneş için roj ve roji gibi ses değişimleri olsa da kökün aynı olduğu görülüyor. Gramer yapısı da ilginç. Nasıl mesela? İkisinde de genellikle özne nesne fiil sıralaması var. Hani SOV diyoruz ya, ez bi kitabi van hament Zazaca, ez pirtuka van huent kurmancı. İkisi de ben onların kitabını okudum demek. Anladım. Bir de o meşhur ezafe yapısı var isim tamlamalarındaki, o da çok benzer. Kitebe meme, pirtuka meme, yani amcanın kitabı. Peki farklılıklar yok mu hiç? Olmaz mı? Tabii ki var. Mesela Zazaca'da i gibi çift seslilerin, yani diftongların daha yaygın olduğu söyleniyor. Kurmancı'nın da Arapça ve Farsçadan tarihsel olarak daha fazla kelime aldığı belirtiliyor. Ama kaynakların vurguladığı şey şu: bu farklar temel dil bilimsel akrabalığı ortadan kaldırmıyor. Anladım. Dil bilimsel tablo bu şekildeyse biraz da tarih ve kültüre bakalım. Kaynaklar orada neler söylüyor? Tarihsel olarak da aslında güçlü bağlar gösteriliyor. Mesela 1937-38 Dersim olaylarının lideri Seyit Rıza. Evet. Kendisi Zaza olmasına rağmen kendini Kürt olarak tanımladı ve o meşhur "ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim" sözü sıkça alıntılanıyor kaynaklarda. Osmanlı arşivlerinde de geçiyor mu peki? Evet. Dersim bölgesi için sık sık Kürt aşiretleri tabirinin kullanıldığı belirtiliyor. Hatta daha da geriye gidersek 17. yüzyılda Ehmede Hani'nin Zazaca için dilimizin kardeşi gibi bir ifade kullandığı aktarılıyor. İlginç. Yani hem figürler hem belgeler bir birlikteliğe işaret ediyor. Peki toplumsal yaşam, yani kültür tarafı? Orada da coğrafi ve kültürel bir iç içe geçmişlikten bahsediliyor. Dersim, Bingöl, Elazığ gibi bölgelerde Zaza ve Kurmancı konuşanlar yüzyıllardır bir arada yaşıyor. Hem Alevi hem Sünni Zazalar var.
Aynı şekilde Kurmancı konuşan Aleviler de var. Maraş Pazarcık örneği veriliyor mesela. Yani mezhepsel bir ayrım da tam olarak örtüşmüyor. Aynen. Hatta aile içinde bile bir ebeveyn Zazaca, diğeri Kurmancı konuşabiliyor. Bu tür karma durumların yaygın olduğu ifade ediliyor. Bir kaynakta geçen kişisel bir tanıklık vardı, durumu güzel özetliyor. Dilimiz farklı olabilir ama kaderimiz, acımız, kültürümüz bir. İddiası nasıl bu kadar öne çıktı? İşte burası biraz kafa karıştırıcı sanırım. Evet, işin politik boyutu burada devreye giriyor gibi görünüyor. En azından kaynaklara göre. Ne diyor kaynaklar bu konuda? Bu söylemin kökenini daha çok Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sonrası ulus devlet politikalarıyla ilişkilendiriyorlar. Yani iddia o ki amaç Kürt kimliğinin bütünlüğünü zayıflatmak, topluluğu bölmek ve belki de asimilasyonu kolaylaştırmak. 1960'lara ait olduğu söylenen bazı devlet raporlarından bahsediliyor. MİT ya da İçişleri Bakanlığı kaynaklı olduğu iddia edilen belgeler bunlar. Buralarda Zazaların ayrı bir halk olduğu fikrinin ortaya atıldığı ve bunun zamanla yayıldığı öne sürülüyor. Yani bilinçli bir politika mı ima ediliyor? Kaynaklarda yer alan iddialar bu yönde, evet. Hatta 1980 darbesi sonrası cezaevlerinde "sen Zaza mısın, Kürt müsün?" gibi sorularla bu ayrımın kasıtlı olarak körüklendiği de yine bu iddialar arasında. Anladım. Tabii şunu tekrar vurgulamak lazım. Biz burada sadece bize sunulan kaynaklardaki iddiaları ve argümanları aktarıyoruz. Kesinlikle. Herhangi bir politik pozisyonu desteklemek ya da reddetmek gibi bir amacımız yok. Sadece metinlerde ne yazdığını özetliyoruz. Peki, tüm bunları toparlarsak ne sonuç çıkıyor? Yani bu kaynaklar bize ne anlatıyor temelde? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Elimizdeki metinlere göre dil bilimsel ve tarihsel verilere bakıldığında Zazaca ve Zazalar Kürt kimliği ve diliyle çok güçlü, köklü bağlara sahip. Evet. Ayrı bir millettir iddiasıysa bu kaynaklara göre daha yakın zamanda ve büyük ölçüde politik motivasyonlarla ortaya atılmış bir argüman olarak sunuluyor. Yani dilsel çeşitliliğin tek bir kimlik altında olabileceği vurgulanıyor. Aynen öyle. Farklılıklar var ama bu farklılıkların ortak kimliği ortadan kaldırmadığı, hatta bir kaynak İtalyanca, İspanyolca farkı kadar bile olmadığını iddia ediyor. Bu tür dil ve kimlik tartışmalarının kökenlerini, arkasındaki dinamikleri anlamak, belki de günümüzde karşılaştığımız iddiaları daha sağlıklı değerlendirmenize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bu incelemeden sonra belki sizin de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Kaynaklar daha çok işin tarihsel ve politik boyutuna odaklandı. Peki sizce günümüz dünyası, yani küreselleşme, dijital iletişim, diaspora koşulları, bunlar Zazaca ve diğer Kürt lehçeleri arasındaki ilişkiyi gelecekte nasıl şekillendirebilir? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanki. Rahimi Qazi kiye? Rahimi Qazi nivîskar û akademisyenê Kurd e. Birayê Seyfî Qaziyê Wezîrê Parastinê û Pismamê Qazî Mihemedê Serok Komara Kurdistanê bû. Di sala 1925 de li Mukriyanê hatiye dinyayê. Ji bo perwerdekirinê ji aliyê Komara Kurdistanê ve li Bakuyê tê hinartin, li wir li zangeha Kîrovê beşa dîrokê dixwîne. Demekê di heman zangeyê de dersên dîrokê dide. Bi navê Kurdistan rojnameyekê ku 14 salan dom dike derdixe. Di sala 1954 de teza xwe ya doktorayê ya bi navê Tevgerên Azadiya Kurd û Qazî Mihemed dinivîsîne. Di sala 1946 de li Rojnameya Kurdistanê ku weşana Partiya Demokrat a Kurdistanê ya wê demê bû dest bi nivîskariyê dike. 14 salan di vê rojnameyê de nivîsên wî derdiçe. Di sala 1958 de yekem romana xwe ya bi navê Peşmerge dinivîsîne. Ev berhem di Zaravayê Soranî de wek romana yekemîn tê pejrandin. Ev roman di sala 1959 dan li Erîvanê
Di sala 1961 de li Bexdayê, di sala 1963 de jî li Bakuyê çap dibe. Bi zaravayê kurmancî jî hatiye wergirandin. Rahîmî Qazî di sala 1991 de li Bakuyê di 66 saliya xwe de diçe ser dilovaniya xwe. Gora wî jî niha li Bakuyê ye. سربستی و آزادی هر بجی هر بجی هر بجی لوکی برزی گردی Merhaba, bugün bize ulaştırdığınız kaynakları birlikte inceliyoruz. Merhaba. Konumuz biraz hassas, Zazaca ve Kürtçe arasındaki ilişki ve tabii Zazalar Kürt değildir iddiası etrafındaki o tartışmalar. Evet. Elimizdeki metinler hem dil bilimsel hem de tarihsel kanıtlara odaklanıyor. Bizim de amacımız hani bu kaynaklardan öne çıkanları sizin için damıtmak, bu karmaşık konuya biraz ışık tutmak. Kesinlikle bu kaynaklar tam da dil, kimlik ve siyaset arasındaki o hassas kesişim noktalarına değiniyor aslında. Evet. Zazaca'nın dil bilimsel sınıflandırması ve Zazaların tarihsel olarak Kürt toplumu içindeki yeri sanırım temel odak noktalarımız olacak. Kaynaklardaki argümanları, kanıtları bir süzelim bakalım. Harika. O zaman hemen dil bilimsel tarafla başlayalım mı? Başlayalım. Kaynaklar diyor ki Zazaca yani kendilerinin Zazaki, Dimilki ya da Kırmancıki dediği dil Hint-Avrupa dil ailesinin İrani koluna ait. Evet, tıpkı Kurmancı gibi. İkisi de Batı İrani grubunda. Hatta Martin van Bernesen gibi isimler aradaki fark için şey demişler. Hani Almanca ile İsviçre Almancası farkından çok da fazla değil. Ludwig Paul, Mackenzie gibi dil bilimciler de genelde Zazaca'yı Kürt dilleri veya lehçeleri şemsiyesi altında değerlendirmişler. Peki somut benzerlikler neler? Yani kaynaklar ne gibi örnekler veriyor? Oldukça temel benzerlikler var. Mesela kelime bazında su için av, göz için çav, el için dest. Bunlar ortak. Çok temel kelimeler bunlar. Evet. Güneş için roj ve roji gibi ses değişimleri olsa da kökün aynı olduğu görülüyor. Gramer yapısı da ilginç. Nasıl mesela? İkisinde de genellikle özne nesne fiil sıralaması var. Hani SOV diyoruz ya, ez bi kitabi van hament Zazaca, ez pirtuka van huent kurmancı. İkisi de ben onların kitabını okudum demek. Anladım. Bir de o meşhur ezafe yapısı var. İsim tamlamalarındaki o da çok benzer. Kitebe meme, pirtuka meme yani amcanın kitabı. Peki farklılıklar yok mu hiç? Olmaz mı? Tabii ki var. Mesela Zazaca'da i gibi çift seslilerin yani diftongların daha yaygın olduğu söyleniyor. Kurmancı'nın da Arapça ve Farsçadan tarihsel olarak daha fazla kelime aldığı belirtiliyor. Ama kaynakların vurguladığı şey şu, bu farklar temel dil bilimsel akrabalığı ortadan kaldırmıyor. Anladım. Dil bilimsel tablo bu şekildeyse biraz da tarih ve kültüre bakalım. Kaynaklar orada neler söylüyor? Tarihsel olarak da aslında güçlü bağlar gösteriliyor. Mesela 1937-38 Dersim olaylarının lideri Seyit Rıza. Evet. Kendisi Zaza olmasına rağmen kendini Kürt olarak tanımladı ve o meşhur "ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim" sözü sıkça alıntılanıyor kaynaklarda. Osmanlı arşivlerinde de geçiyor mu peki? Evet. Dersim bölgesi için sık sık Kürt aşiretleri tabirinin kullanıldığı belirtiliyor. Hatta daha da geriye gidersek 17. yüzyılda Ehmede Hani'nin Zazaca için dilimizin kardeşi gibi bir ifade kullandığı aktarılıyor. İlginç. Yani hem figürler hem belgeler bir birlikteliğe işaret ediyor. Peki toplumsal yaşam yani kültür tarafı? Orada da coğrafi ve kültürel bir iç içe geçmişlikten bahsediliyor. Dersim, Bingöl, Elazığ gibi bölgelerde Zaza ve Kurmancı konuşanlar yüzyıllardır bir arada yaşıyor. Hem Alevi hem Sünni Zazalar var. Aynı şekilde Kurmancı konuşan Aleviler de var. Maraş, Pazarcık örneği veriliyor mesela. Yani mezhepsel bir ayrım da tam olarak örtüşmüyor. Aynen. Hatta aile içinde bile bir ebeveyn Zazaca, diğeri Kurmancı konuşabiliyor. Bu tür karma durumların yaygın olduğu ifade ediliyor. Bir kaynakta geçen kişisel bir tanıklık vardı, durumu güzel özetliyor.
Dilimiz farklı olabilir ama kaderimiz, acımız, kültürümüz bir. İddiası nasıl bu kadar öne çıktı? İşte burası biraz kafa karıştırıcı sanırım. Evet, işin politik boyutu burada devreye giriyor gibi görünüyor. En azından kaynaklara göre. Ne diyor kaynaklar bu konuda? Bu söylemin kökenini daha çok Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sonrası ulus devlet politikalarıyla ilişkilendiriyorlar. Yani iddia o ki amaç Kürt kimliğinin bütünlüğünü zayıflatmak, topluluğu bölmek ve belki de asimilasyonu kolaylaştırmak. 1960'lara ait olduğu söylenen bazı devlet raporlarından bahsediliyor. MİT ya da İçişleri Bakanlığı kaynaklı olduğu iddia edilen belgeler bunlar. Buralarda Zazaların ayrı bir halk olduğu fikrinin ortaya atıldığı ve bunun zamanla yayıldığı öne sürülüyor. Yani bilinçli bir politika mı ima ediliyor? Kaynaklarda yer alan iddialar bu yönde, evet. Hatta 1980 darbesi sonrası cezaevlerinde "sen Zaza mısın, Kürt müsün?" gibi sorularla bu ayrımın kasıtlı olarak körüklendiği de yine bu iddialar arasında. Anladım. Tabii şunu tekrar vurgulamak lazım. Biz burada sadece bize sunulan kaynaklardaki iddiaları ve argümanları aktarıyoruz. Kesinlikle. Herhangi bir politik pozisyonu desteklemek ya da reddetmek gibi bir amacımız yok. Sadece metinlerde ne yazdığını özetliyoruz. Peki, tüm bunları toparlarsak ne sonuç çıkıyor? Yani bu kaynaklar bize ne anlatıyor temelde? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Elimizdeki metinlere göre dil bilimsel ve tarihsel verilere bakıldığında Zazaca ve Zazalar Kürt kimliği ve diliyle çok güçlü, köklü bağlara sahip. Evet. Ayrı bir millettir iddiasıysa bu kaynaklara göre daha yakın zamanda ve büyük ölçüde politik motivasyonlarla ortaya atılmış bir argüman olarak sunuluyor. Yani dilsel çeşitliliğin tek bir kimlik altında olabileceği vurgulanıyor. Aynen öyle. Farklılıklar var ama bu farklılıkların ortak kimliği ortadan kaldırmadığı, hatta bir kaynak İtalyanca-İspanyolca farkı kadar bile olmadığını iddia ediyor. Bu tür dil ve kimlik tartışmalarının kökenlerini, arkasındaki dinamikleri anlamak, belki de günümüzde karşılaştığımız iddiaları daha sağlıklı değerlendirmenize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bu incelemeden sonra belki sizin de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Kaynaklar daha çok işin tarihsel ve politik boyutuna odaklandı. Peki sizce günümüz dünyası, yani küreselleşme, dijital iletişim, diaspora koşulları, bunlar Zazaca ve diğer Kürt lehçeleri arasındaki ilişkiyi gelecekte nasıl şekillendirebilir? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanki. Rahimi Qazi kiye? Rahimi Qazi nivîskar û akademîsyenê Kurd e. Birayê Seyfî Qaziyê Wezîrê Parastinê û pismamê Qazî Mihemedê Serok Komara Kurdistanê bû. Di sala 1925 de li Mukriyanê hatiye dinyayê. Ji bo perwerdekirinê ji aliyê Komara Kurdistanê ve li Bakuyê tê hinartin, li wir li zangeha Kîrovê beşa dîrokê dixwîne. Demekê di heman zangeyê de dersên dîrokê dide. Bi navê Kurdistan rojnameyekê ku 14 salan dom dike derdixe. Di sala 1954 de teza xwe ya doktorayê ya bi navê Tevgerên Azadiya Kurd û Qazî Mihemed dinivîsîne. Di sala 1946 de li Rojnameya Kurdistanê ku weşana Partiya Demokrat a Kurdistanê ya wê demê bû dest bi nivîskariyê dike. 14 salan di vê rojnameyê de nivîsên wî derdiçe. Di sala 1958 de yekem romana xwe ya bi navê Peşmerge dinivîsîne. Ev berhem di Zaravayê Soranî de wek romana yekemîn tê pejrandin. Ev roman di sala 1959 dan li Erîvanê, di sala 1961 de li Bexdayê, di sala 1963 de jî li Bakuyê çap dibe. Bi Zaravayê kurmancî jî hatiye wergerandin. Bir iş yolluyorlar. Sabah 9, akşam 5. Rahimi Qazî
Di sala 1991 de li Bakuyê di 66 saliya xwe de diçe ser dilovaniya xwe. Gora wî jî niha li Bakuyê ye. سربستی و آزادی هر بجی هر بجی هر بجی لاکی برزی گردین کشد بزاری سپی برخواری رشد داری که پوز شرانی خورد دارستانانی زبند و شرد بهشتی سرزمین انهدانی خوش جیرد جگای ناشنا گردشگری الهام و هاشم کردستان کردستان نیشتمانی جوان کردستان کردستان نیشتمانی جوان هر بجی بشادی سربستی و آزادی هر بجی هر بجی هر بجی هر بجی بشادی سربستی و آزادی هر بجی هر بجی هر بجی Ayırma. Ji bo vîdeoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Ortalık fena karışacak. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş. Merhaba. Welcome to the deep dive. We're taking the source, you send us an article, and really digging into it. Today, it's all about the history of the Kurdish press. A fascinating topic, really. Our mission, essentially, is to see how these newspapers and journals became, well, more than just news. How they helped preserve Kurdish identity, culture, political hopes, often against pretty incredible odds. Absolutely. It's a story of resilience. It really makes you think, doesn't it? How powerful can the written word actually be when a culture is under pressure? How vital is just writing things down? Oh, incredibly vital. I mean, think about it. Writing creates a record, right? It builds that shared sense of history, of community, and it lets ideas spread, especially when, other ways of expressing yourself are shut down. For people facing those kinds of challenges, it's basically a lifeline. Okay, so let's start where the article starts. Kurdistan, the first Kurdish newspaper. But interestingly, not published where you might Yeah, expect. exactly. It first appeared in exile, specifically Cairo, Egypt, April 22nd, 1898. Cairo. Wow, yeah. And the founder, Midhat Bedirsson, who's from the Bedirsson family, a really prominent name, that gave the paper, a certain weight from the start, That name recognition must have helped. definitely. And just the act of starting it outside the Ottoman Empire's direct grip, that was a statement in itself. Huh. Born in exile. That says a lot about the situation right there. And Cairo wasn't its only stop, right? The article mentions it moved around. It did, yeah. It had quite a journey. Over its 31 issues, it was published in Geneva, London, even Folkestone, down in the UK. Folkestone, really? Yeah. This sort of nomadic life really highlights the huge difficulties, the political hurdles they faced, just keeping it going. Incredible. And the language, it wasn't purely Kurdish. What does that tell us? Right. Initially, it was mostly Ottoman Turkish, with Kurdish popping up sometimes, which likely reflects, who they were trying to reach, not just Kurds, but maybe Ottoman intellectuals, possibly even a European audience, trying to get the word out more broadly. Foreign policies was a big part of it. No surprise there. Right. But also documenting Kurdish history, pushing for Kurdish rights stuff, often ignored or suppressed by the Ottomans, and crucially trying to preserve the Kurdish language and culture, calling for unity among Kurds. Unity. Yeah, and it also introduced readers to, European liberal ideas about government and rights, new perspectives. That call for unity, the article quotes the second issue saying, "Oh, Kurds, if you do not unite, your extinction is inevitable." Pretty strong language. What was driving that urgency? It wasn't just talk. Kurds were fragmented, scattered across different parts of the Ottoman and Persian empires, facing real pressures, assimilation, political sidelining, even physical threats. So the press, right from the start, was trying to build that sense of common identity, a shared future, against those forces pulling them apart. Okay, so Kurdistan sets this precedent in exile. But then things shift a bit, briefly, inside the Ottoman Empire itself, the Second Constitutional Era. Exactly. After the Young Turk Revolution in 1908, there was this temporary easing of censorship. A window opened up. And that allowed Kurdish intellectuals to actually start publishing
within Istanbul, the heart of the empire. Big change from exile. A chance to engage directly. So what kind of journals came out of that period? The article mentions Roji Kurd and Hedoui Kurd. Yeah, those two. Their focus really shifted more towards, let's say, cultural grounding and intellectual discussion. Roji Kurd, that means Kurdish Day, it became a space for talking about Kurdish history, literature, folklore, linguistics, really digging into the culture. Right. And Hedoui Kurd, Kurdish Sun, which had ties back to that Badirkson family again, it really zeroed in on education, promoting the Kurdish language, and just, general cultural preservation. So building that cultural foundation. Then, of course, World War I changes everything. The Ottoman Empire collapses, and suddenly there's hope for Kurdish autonomy. A glimmer of hope, yes. And that's when Jin appears. Jin, meaning life. Exactly. Published in Istanbul, 1918-1919. You're the voice of the Kurd Tiyali Simiyeti, the Society for the Advancement of the Kurds. So its timing and backing clearly showed those rising political hopes, that growing sense of national identity after the war. And Jin seems like it cast an even wider net, language-wise, topic-wise. It did. It used both Ottoman Turkish and Kurdish. So still reaching out, but also actively strengthening Kurdish itself. Themes included Kurdish identity, national history, but also, importantly, women's education and pushing for language reform. It attracted some key figures like Selahattin Badirkson, remember that name, he comes up again later, and Dr. Nurettin Zaza. Got it. The article mentions Jin's vision was about cultural autonomy, peaceful coexistence, built on that strong identity. That feels ambitious for such a turbulent time. It really was. And there's that other quote from Jin, issue 4, "A nation's language is its mirror. A people who lose their language will lose their future." Wow. What's that tell us? It shows just how deeply they understood the link between language and, well, survival. Yeah. Language isn't just talking, it holds your history, your values, who you are as a people. Lose the language, and you risk losing everything. That connection to your past, your future, it's a constant theme, that one. But that period of openness in Istanbul, it didn't last long, did it? Yeah. The article says by the 1920s, many intellectuals were heading into exile again. Why? Sadly, no, it didn't last. Those hopes for Kurdish autonomy, they were pretty much crushed with the rise of the new Turkish Republic. Okay. Repression ramped up after the Turkish War of Independence, targeting Kurdish political and cultural life. So many of those same intellectuals who'd been active in Istanbul had to flee again to Syria, Iraq, Lebanon this time. Another wave of exile, and that must have shifted the focus again. Absolutely. This new exile period really sharpened the focus onto literacy and, yes, that critical job of language preservation. Which brings us to Hawar. Hawar. Okay, why was this one so important? Hawar, meaning the call or the cry, published in Damascus from 32 to 43, founded by Selahattin Ali Badirkson again. Ah, there he is. Yep. His biggest legacy. Introducing and really pushing the Latin-based Kurdish alphabet was massive. Changing the whole script? Yeah. A huge effort to standardize the written language, make it easier to learn, boost literacy across Kurdish communities. That's a monumental task. So what did Hawar actually publish, besides, explaining the new alphabet? The content was all geared towards that goal. Grammar lessons for the new script, lots of Kurdish poems and stories to show off the language, children's literature to get kids reading early educational essays, mostly in the Kurmanji dialect, trying to cement that standard. And that quote from Hawar, "We write so our language does not die, for if the language dies, the people will too." Just incredibly direct. The stakes felt that high. It perfectly captures the mission, doesn't it? That deep belief. Language preservation equals cultural survival, equals the survival of the people. It was existential. And the article also mentions Ranahi and Rojanu in Syria around the 1940s. Were they similar? Yeah, they followed in that vein. Also focused on public education, preserving folklore. Okay. Things like children's stories, simplified history, articles on women's education, traditional tales. All about reinforcing that cultural identity from the ground up. So the focus really stays tight on language and culture during that exile period. Then the article shifts focus a bit to Iraq and Iran. What was happening there? Right, the press developed in parallel, but with its own regional flavors. In Iraq, you had Kurdistan, again, different publications, same name, in Suleimania in the 1920s. Linked to Sheikh Mahmoud Barzanji. Exactly, linked to his movement for autonomy. So its focus was very much on nationalism, self-determination, political commentary tied to the struggles right there in Iraq. Makes sense. And Iran. In Iran, during the very brief Mahabad Republic in the 1940s, you had Bangi Kurdistan, the Call of Kurdistan. Its goal was pretty clear.
promote Kurdish national unity and political awareness during that short period of self-rule. So, same core ideas of identity, but the political messaging really reflects the local context. Now, fast forward. Turkey after the 1980 military coup. Sounds like a really tough time for the Kurdish press. Oh, incredibly tough. Yeah. Severe systematic repression, heavy censorship, outright bans, journalists facing serious risks, imprisonment, worse. Publishing. Yes. But remarkably, despite all that, the 1990s saw this resurgence, a real comeback for Kurdish media inside Turkey. Even with the ongoing danger, the article uses Özgür Gündem as an example of that bravery and the price paid. Precisely. Özgür Gündem, starting in 92, published in Turkish and Kurdish. It tackled really sensitive stuff, human rights abuses, news from Kurdish areas the mainstream ignored, political analysis, interviews. Dangerous territory. Absolutely, and they paid for it. The article mentions the constant pressure, journalists arrested, offices raided, banned multiple times. It just shows the extreme risks they took. It's sobering, really. Just trying to report the news. And then Azadiya Welet, a big milestone. First daily Kurdish newspaper in Turkey. Huge milestone. It symbolized this incredible persistence, establishing a regular daily voice in Kurdish within Turkey. News, poetry, cultural pieces, all in Kurdish. A massive step for normalizing the language in public life there. So that brings us more or less up to date. The article suggests Kurdish media is now, well, it's diverse. Print, digital, but still facing challenges. Yeah, the landscape's definitely broader now with online stuff, social media. But the legal pressures, the economic constraints, they haven't gone away in many places. Still difficult. Still difficult. But you see the vital role played by, local papers, websites, literary magazines, even podcasts now. Yeah. All keeping the language and culture alive. And we shouldn't forget the diaspora, especially in Europe. Right, they're still publishing journals, academic work. Exactly. Continuing that legacy, keeping the conversation going globally, it's quite something. Looking back at this whole history, from Kurdistan and Cairo to today's digital world, what's the big takeaway? What's the enduring role of the Kurdish press? I think the main thing is, it's always been more than just news. It's been this fundamental tool for, cultural resistance, for keeping history alive, for asserting identity against all odds. Resistance, memory, identity. Yeah. When you consider the censorship, the exile, the violence, the fact that these publications kept going and new ones kept emerging, truly remarkable. Yeah, it really is. That resilience. It just underlines that basic human need, doesn't it? To tell your own story, preserve your heritage, fight for your rights. And the work started by Bedirxan and those early pioneers, it clearly continues to inspire people today, finding new ways, new platforms. It definitely leaves you thinking, looking at this history, this struggle just to publish, what other kinds of media today, things that maybe seem fleeting or less permanent, might actually be playing that same crucial role, shaping and protecting identities, especially for groups on the margins. It's, something to chew on. Thanks for walking us through all that. My pleasure. It's an important story to tell. Merhaba, senin için hazırladığımız bu incelemeye hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar oldukça geniş bir zaman dilimine yayılıyor. Kürtlerin binlerce yıllık tarihine, özerklik arayışlarına ve bu süreçteki dönüm noktalarına odaklanıyoruz. Evet. Antik çağlardan yani Medlerle ilişkilendirilen kökenlerden başlayıp günümüzdeki Rojava sürecine kadar uzanan zengin bir materyal var önümüzde. Amacımız da bu karmaşık ve uzun soluklu tarihin en çarpıcı yönlerini, kaynaklarının işaret ettiği önemli dinamikleri senin için damıtmak biraz. Kaynaklar gördüğüm kadarıyla Kürtlerin tarih boyunca farklı egemenlikler altında yaşarken kimliklerini ve bir tür özerklik arzusunu nasıl sürdürdükleri meselesine odaklanmış. O zaman başlayalım. Kaynaklar ilk olarak Medlere işaret ediyor, değil mi? Milattan önce 7. yüzyıl, Kürt tarihi açısından Medlerin önemi tam olarak neymiş kaynaklara göre? Şöyle, kaynaklar Medler'i ilk büyük İrani devlet olarak tanımlıyor ve birçok Kürt tarihçi ve ulusal anlatısı tarafından Kürtlerin ataları olarak kabul edildiklerini not ediyor. Yani bu tarihsel bir köken ve süreklilik iddiasının temeli gibi sunuluyor aslında. Anladım. İslamiyet sonrası döneme geldiğimizde ise Mervaniler ve Şeddadiler gibi Kürt emirliklerinin Diyarbakır, Kafkasya gibi bölgelerde belirli bir siyasi özelliğe sahip oldukları aktarılıyor. Bunlar biraz dağınık beylikler falan olsa da bölgesel güç odakları oluşturmuşlar yani. Anlıyorum ve tabii 12. yüzyılda Selahaddin Eyyubi figürü var. Çok öne çıkıyor.
Kaynaklar onu sadece askeri bir deha olarak mı görüyor yoksa Kürt kimliğiyle olan ilişkisi de vurgulanıyor mu? O meşhur sözü de var notların arasında. Adaletin olmadığı yerde fetihlerin bir anlamı yoktur. Tabii. Kaynaklar Selahaddin'in Kürt kökenli olduğunu belirtiyor ve Eyyubi Devleti'nin kurucusu olarak Orta Doğu tarihinde önemli bir yer tuttuğunu vurguluyor. Kesinlikle. Ama şunu da ima ediyorlar. Hani onun kimliği o dönemin daha çok dini ve hanedan temelli siyaset anlayışı içinde değerlendirilmeli. Yani bugünkü modern etnik kimlik vurgusuyla aynı değil aslında. Evet, o dönemin şartları farklı tabii. Aynen. Bahsettiğin sözü ise onun liderlik felsefesine, yani adalet kavramına verdiği öneme bir kanıt olarak sunulmuş daha çok. Peki, biraz daha yakın tarihlere gelelim. Osmanlı dönemi. Kaynaklar 1514 Çaldıran Savaşı'nı bir dönüm noktası olarak işaretlemiş. Bu savaşın Kürtler açısından sonucu ne olmuş? Evet, Çaldıran önemli. Kaynaklara göre Çaldıran sonrası birçok Kürt beyliği Osmanlılarla ittifak kurarak kendi iç işlerinde yarı özerk bir statü kazanmış. Bu Osmanlı merkezi yönetimiyle yerel Kürt güçleri arasında uzun süre devam eden bir tür dengeyi ifade ediyor aslında. İlginç bir denge. Ama 19. yüzyılda bu denge bozuluyor işte. Osmanlı modernleşmesi ve merkeziyetçiliğin artmasıyla kaynakların ilk modern Kürt milliyetçi isyanlarından biri olarak tanımladığı Bediran Bey isyanı 1847'de patlak veriyor. Bu artık sadece yerel bir özerklik değil, daha belirgin bir kimlik talebinin ortaya çıkışı gibi yorumlanıyor. Anladım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da bu dinamik devam ediyor sanırım. 1925'teki Şeyh Said isyanı var mesela. Kaynaklarda nasıl ele alınmış? Özellikle Şeyh Said'in zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur sözü de aktarılmış. Güçlü bir söz. Evet, kaynaklar Şeyh Said isyanını hem dini hem de etnik hak taleplerini içeren, yani biraz karmaşık bir hareket olarak tanımlıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki merkeziyetçi politikalara ve laikleşme adımlarına bir tepki olarak doğduğu belirtiliyor genelde. İsyan sert bir şekilde bastırılıyor tabii ama aktardığın o söz kaynaklara göre sonraki Kürt direniş hafızasında önemli bir yer tutmuş bir sembol haline gelmiş. Bir başka ilginç deneme de İran'da yaşanmış. 1946 Mahabat Kürt Cumhuriyeti, Sovyet desteğiyle kurulduğu ve sadece 11 ay sürdüğü belirtiliyor. Bu kadar kısa sürmesine rağmen neden önemli görülüyor kaynaklarda? Lideri Gazi Muhammed'in sözü de var. Kürtler için özgürlük ölümden önce gelen bir haktır. Epey iddialı. Evet, Mahabat Cumhuriyeti çok kısa ömürlüydü, doğru ve dış desteğe bağımlıydı. Ancak kaynaklar onun modern anlamda ilk Kürt Cumhuriyet denemesi olması nedeniyle sembolik öneminin çok büyük olduğunu vurguluyor. Yani Kürtlerin kendi kaderini tayin etme arzusunun somut bir ifadesi olarak görülüyor. Gazi Muhammed'in sözü de tam bu kararlılığı yansıtıyor aslında. Başarısızlığı ve liderlerinin idamı ise sonraki kuşaklar için trajik bir ders olarak aktarılıyor maalesef. Ve geldik günümüze daha yakın bir döneme, Suriye İç Savaşı'yla başlayan Rojava sürecine. Kaynaklar burada 2012'de Afrin, Kobane ve Cizire kantonlarının kurulduğunu ve Abdullah Öcalan'ın demokratik konfederalizm modelinin uygulandığını belirtiyor. Bu model tam olarak neyi ifade ediyor kaynaklara göre? PYD, YPG gibi kısaltmalar da geçiyor sıkça. Şöyle açıklıyorlar. Rojava'da kurulan yapı, geleneksel devlet modelinden farklı. Yani ademi merkeziyetçi bir yönetim denemesi. Abdullah Öcalan'ın fikirlerinden esinlenen demokratik konfederalizm, halk meclisleri, doğrudan demokrasi unsurları, ekolojiye ve özellikle kadın özgürlüğünde vurgu yapan bir sistem olarak anlatılıyor. Anladım. PDY yani Demokratik Birlik Partisi siyasi öncü rolünde, YPG, Halk Koruma Birlikleri ise onun silahlı gücü olarak belirtiliyor. Kadın eş başkanlık sistemi gibi uygulamalar da bu modelin temel taşları olarak gösteriliyor. Özellikle 2014'teki IŞİD'e karşı Kobane direnişi çok konuşulmuştu. Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Kaynaklar bu direnişin ve özellikle YPJ'li yani kadın koruma birliklerindeki kadın savaşçıların rolünün altını çiziyor değil mi? Rojava liderlerinden İlham Ahmed'in "Kadınlar özgürleşmeden halklar özgürleşemez" sözü de bu bağlamda sanırım. Kesinlikle, kesinlikle. Kaynaklar, Kobane direnişinin Rojava'nın uluslararası alanda tanınırlığını falan acayip arttırdığını ve IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir aktör olarak görülmesini sağladığını belirtiyor.
YPJ'li kadınların ön saflarda savaşmasıysa hem Batı medyasında büyük ilgi uyandırmış hem de Rojava'nın kadın özgürlüğü konusundaki iddialarını somutlaştıran bir örnek olarak sunulmuş. İlham Ahmed'in sözü de tam olarak bu ideolojik çerçeveyi ve toplumsal dönüşüm hedefini özetliyor aslında, çok net. Anladım. Yani bu kaynaklara baktığımızda özetle Kürt tarihi antik çağlardan günümüze uzanan, farklı coğrafyalarda, farklı siyasi koşullar altında sürekli bir kimlik, kültür ve siyasal hak arayışıyla şekillenmiş bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor. İmparatorluklar dönemindeki yarı özerklikten, Mahabat gibi ulus devlet denemelerine, Rojava gibi daha farklı, daha yeni modellere uzanan bir arayış bu aslında. Aynen öyle. Kaynaklar bu halkın 4 ülkeye, Türkiye, İran, Irak, Suriye bölünmüşlüğünün ve her parçadaki farklı koşulların bu arayışında farklı biçimler almasına neden olduğunu gösteriyor. Ortak bir tarihsel kimlik ve özgürlük arzusu var tabii ama her bölgenin kendine özgü dinamikleri ve mücadele biçimleri de var. Rojava'da bu uzun ve karmaşık tarihin en güncel, en dinamik ve belki de en çok tartışılan halkası olarak öne çıkıyor şu anda. Peki bu incelemeyi tamamlarken üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım o zaman sana. Kaynakların bize çizdiği bu tarihsel çerçeve, yani bu sürekli özerklik arayışı, farklı yönetim modelleri denemeleri ve bölünmüş bir coğrafya gerçeği, bütün bunlar göz önüne alındığında sence Kürtlerin yaşadığı farklı bölgelerdeki gelecek tasavvurları, bu tarihsel miras ve günümüzdeki jeopolitik koşullar altında nasıl bir evrim geçirebilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Pekala, kendinizi bağlayın. Merhaba. Hemen başlayalım istersen. Önümüzdeki notlara bakıyoruz da Kürtçenin Kurmancı lehçesine hızlı bir giriş gibi. Evet, temel kelimeler, telaffuz ipuçları falan var. Günlük diyaloglar da cabası. Aynen. Amacımız da bu notlardan senin için en can alıcı noktaları, belki ilk bakışta kaçabilecek şeyleri çıkarmak. Güzel. Nereden başlayalım? Kelimeler mi önce? Evet, ilk göze çarpanlar onlar. Mesela nav, isim demek. Mal, ev, av, su, nan da ekmek. Çok temel değil mi? Evet. Bunlarla basit cümleler de kuruluyor notlarda gördüğüm kadarıyla. Tabii mesela navete çiye, yani adın ne veya ezdihvazem avveksim, su içmek istiyorum gibi. Anladım. Selamlaşmalar da var sanırım. Olmaz mı? Rojbaş, iyi günler, şevbaş, iyi geceler. Yani iletişimin ilk adımları bunlar. Kesinlikle. Ama bence notlardaki asıl ilginç kısım telaffuz bölümü. Evet, orası biraz daha teknik galiba. Evet, çünkü bazı sesler Türkçeden farklı. Mesela ç ve ş, tamam onlar aynı. Ama x, q, w ve v harfleri var. İşte orası biraz dikkat istiyor. O X sesi nasıl bir şey? Notlarda Almanca beh kelimesine benzetilmiş. Aynen öyle. Gırtlaktan gelen bir hah sesi gibi düşün. Q ise daha derinden, böyle vurgulu bir K. Bunlar Türkçe'de yok tabii. Yok, evet. O yüzden ilk başta doğru telaffuz etmek biraz uğraştırabilir. Yani notların buna vurgu yapması önemli. Sadece farklı demekle kalmıyor yani. Yok canım. Anlaşılırlık için kritik diyor resmen. Mesela W sesi var, İngilizce water'daki gibi. Bir de V var, o bizim V'ye daha yakın. Arada fark var yani W ile V arasında. Tabii. Mesela hıvarin, yemek demek. Bunu normal hah ile okusan olmaz. Anladım. Yani bu sesler işin anahtarı gibi bir şey. Peki bu seslerle boğuşurken biriyle konuşmak gerekirse notlar pratik olarak ne diyor? İşte orada da çok güzel şeyler var. Mesela temel bir soru, ev çiği. Bu ne demek? Bilmediğin bir şeyi sormak için harika. Evet, çok kullanışlı. Daha da önemlisi, iletişimde aksaklık olursa diye kurtarıcı ifadeler var. Min fehim ne kır? Yani anlamadım. Aynen, bu çok önemli. Ya da yardım istemek için tudikari alikari min biki. Yani bana yardım edebilir misin? Veya karşıdaki hızlı konuşuyorsa. O da düşünülmüş. Hundikarin hedi bi peyvin. Lütfen yavaş konuşabilir misiniz demek. Bir de tekrar ettirme var. Ji kereme huve ve dubare bikin. Harika. Yani notlar sadece kelime telaffuz değil, bildiğin iletişim stratejisi de veriyor. Kesinlikle öyle. Sadece kelime ezberletmiyor, iletişim kopmasın diye ne yapacağını da söylüyor. O zaman şöyle bir toparlayalım.
Elindeki bu notlar sana kurmancıya 3 temel noktadan yaklaşıyor. Birincisi kelime hazinesi, ikincisi o kritik ses farkları, özellikle hı ve kı gibi. Üçüncüsü de pratik iletişim cümleleri. Evet, anlamadığında ne diyeceğini bilmek, en az kelime bilmek kadar önemli. Sıpas yani teşekkürler demek bile bir başlangıçtır değil mi? Aynen öyle. Tüm bu parçalar birleşince dilin sadece kelimelerden ibaret olmadığını görüyorsun. Sesler, anlam, iletişim hepsi bir bütün. Bu temel bilgiler daha karmaşık şeyleri anlamak için iyi bir zemin oluşturuyor o zaman. Kesinlikle sağlam bir temel bu. Peki bu kadar bilgiden sonra ufak bir deneme yapmaya ne dersin? Mesela etrafına bakıp basit cümleler kurabilirsin. İşte ev maseye bu masadır veya ev kursiye o sandalyedir gibi. İyi fikir, pratik yapmak önemli. Ve son olarak sana şunu soralım. Bir dile hani sadece birkaç kelimeyle bile olsa böyle ilk adımı atmak. Sence o dile, o kültüre bakışını nasıl etkiler? Güzel soru. Belki de notlarındaki deri kelimesi gibi yani kapı demek. Bu öğrenme çabası da senin için yeni bir dünyaya, yeni bir anlayışa açılan bir kapı olur. Ne dersin? Kürtçenin başlıca lehçeleri. 1. Kurmancı lehçesi. Türkiye'deki Kürtlerin büyük bir bölümü, Bakur bölgesi, Rojava bölümü, Lübnan ve Sovyetler Birliği'ndeki Kürtlerin tümü, Başur ve Rojilat'ın ise bir bölümü tarafından bu lehçe konuşulur. Kurmancı lehçesi yeryüzündeki Kürtlerin çoğunluğunca konuşulan bir lehçedir. 2. Sorani lehçesi. Merkezi Başur'da konuşulan Kurmancı lehçesi, bu lehçeye zaman zaman Güney Kürtçesi, Orta Kürtçe de denir. Bu lehçe Başur ve Rojilat'taki Kürtlerin çoğunluğunca konuşulur. 3. Kırtki, Zazaki veya Dımılki adlarıyla bilinen lehçe. Bu lehçe Bakur sınırları içinde kalan Kürtlerin bir bölümünce konuşulur. En çok konuşulduğu yerler Dersim, Çolik, Elezis, Ahmet, Erzincan, Siverek ve Gimgim'dir. Bu lehçenin en çok konuşulan iki şivesi, Dersim şivesi ile Çolik-Ahmet Sevrek şivesidir. 4. Gorani lehçesi. Hevrami lehçesi olarak da adlandırılan bu lehçe Kırtki, Zazaki, Dımılki lehçesine yakın bir lehçe olup Başur ve Rojilat'ta az sayıda Kürt tarafından konuşulur. 5. Başur'da konuşulan diğer Kürt lehçeleri grubu. Bu grubun Kermanşahi, Lekki, Lürri, Sencabi, Kelhuri gibi değişik adlarla anılan kolları vardır ki bunlar Rojilat bölgesi ve Başur bölgesi sınırları içinde bulunan Kürtlerin bir bölümünce konuşulur. Bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Merhaba, bu kaynak incelememize hoş geldiniz. Bugün size özel olarak derlediğimiz metinlere bakarak Kürtçe ile Almanca, İngilizce gibi diğer Hint-Avrupa dilleri arasındaki o ilginç hatta şaşırtıcı bağları konuşalım diyorum. Merhaba. Evet, oldukça ilginç bir konu. Elimizdeki derlemenin başlığı metin yapıştırıldı. Amacımız ne? Kürtçenin dilsel köklerine biraz daha yakından bakmak, bu bağlantılar dil öğrenirken size ne gibi kolaylıklar sunabilir onu görmek ve tabii bir de Kürdistan coğrafyasındaki o tarihsel yerine de değinmek. Hemen girelim mi konuya? Kürtçe biliyorsunuz yani Hint-Avrupa dil ailesinin İrani kolundan geliyor. Çok eski bir dil. Evet, kadim bir dil gerçekten. Evet. Kurmancı, Sorani, Zazaki gibi lehçeleri var. Ve tarihsel olarak Kürdistan dediğimiz yani günümüzde Türkiye, İran, Irak, Suriye topraklarına yayılan bir coğrafyada konuşuluyor. Evrilmiş bir dil. Ki bu coğrafya aynı zamanda Hint-Avrupa dillerinin de önemli geçiş güzergahlarından biri olmuş tarih boyunca. Aynen öyle. Evet, işin zaten ilginç yanı da biraz burada başlıyor. Kaynaklarınızdaki bilgiler sadece kelime benzerliklerini değil, yani bu coğrafyada binlerce yıldır süregelen ortak tarihi ve kültürel etkileşimleri de aslında gösteriyor. Evet, yani bu dil bağları dediğiniz gibi çok daha derin bir hikayenin sanki yüzeydeki izleri gibi. Kesinlikle öyle. Peki bu izlerden birkaçına daha yakından bakalım mı? Kaynak metinlerde gerçekten dikkat çekici örnekler var. Mesela Kürtçe hebun kelimesi. Evet, sahip olmak. Aynen. Almanca'da haben, İngilizce'de to have ile aynı kökten geliyor. Ya da karin, hani yapabilmek fiili. Können,
Can. Evet, Almanca Könen, İngilizce Jen ile akraba. Şimdi bunlar sadece tesadüf mü? Yoksa işin bilimsel bir açıklaması var mı? Yok, kesinlikle tesadüf değil. Bu ortak bir dilsel atadan miras kalan yapılar. Kaynak metinlerinizde başka örnekler de vardır muhtemelen. Var. Mesela Kürtçe, Erde Almanca, Earth İngilizce, evet. Sterk, Kürtçe. Stern Almanca, Star İngilizce. Hatta zamirlerde bile tu Kürtçe, du Almanca. Tau ya da işte modern İngilizce'de you. Bunlar yani çok net bir şekilde bu dillerin aynı aileden geldiğinin canlı kanıtları gibi duruyor. Peki bu ortak köken teorisi nasıl açıklanıyor kaynaklarda? Yani nereden geliyor bu aile? Şöyle, metinler genelde iki ana hipotezden bahsediyor. Birincisi Kurgan hipotezi. O diyor ki Karadeniz'in kuzeyindeki steplerden yayıldı bu diller. İkincisi ise ki bu bizim konumuz açısından daha ilginç olabilir, Anadolu hipotezi. Bu da dil ailesinin ana vatanını Anadolu ve Mezopotamya, yani bugünkü Kürdistan coğrafyasını da büyük ölçüde içine alan bölge olarak görüyor. Bu çok daha farklı bir bakış açısı. Evet, kaynak metinleriniz özellikle bu ikinci hipoteze göre Kürtçenin sadece bu ailenin bir üyesi olmadığını, potansiyel olarak kurucu bir parçanın konuşulduğu topraklarda yer aldığını vurguluyor gibi. Yani kökene daha yakın bir konumda belki de. Olabilir, evet. Bu da tabii dile sadece bir iletişim aracı olarak değil de adeta insanlık tarihinin dilsel hafızasını taşıyan bir miras gözüyle bakmamızı sağlıyor. Bu gerçekten çarpıcı. Peki, tamam. Bu dilsel akrabalıklar var, köken teorileri var. Ama tüm bunlar sizin için, yani bizi dinleyenler için pratik olarak ne ifade ediyor? Günlük hayatta bir karşılığı var mı? Var tabii. Kaynak metinleriniz bu noktaya da değiniyor anladığım kadarıyla. Şöyle ki bu dilsel yakınlık Kürtçe bilen birinin Almanca, İngilizce gibi diğer Hint-Avrupa dillerini öğrenmesini ciddi anlamda kolaylaştırabiliyor. Nasıl yani? Kelimeler benziyor diye mi sadece? Sadece o değil. Ortak kelimeler tabii ki bir avantaj ama benzer gramer yapıları da var. Bu da yeni bir dil öğrenirken sağlam bir temel oluşturuyor. Hatta kaynaklarda özellikle Avrupa'daki Kürt gençlerinin bu dilsel sermayeyi kullanarak daha kolay çok dilli hale gelebildiği belirtiliyormuş. Anladım. Yani tanıdık sesler, tanıdık yapılar öğrenme sürecini hızlandırıyor. Aynen öyle. Bir aşinalık hissi veriyor en başından. Peki bu dilsel yakınlık öğrenmeyi kolaylaştırsa da kaynak metinler bu dilin yolculuğunun her zaman çok da pürüzsüz olmadığını söylüyor sanırım, değil mi? Tarihsel olarak bazı zorluklar yaşanmış. Evet. Metinlerde o konuya da yer verilmiş. Kürtçenin tarihsel olarak konuşulduğu, işte Türkiye, İran, Suriye gibi ülkelerde çeşitli dönemlerde baskılarla karşılaştığı, eğitim sisteminden dışlandığı, kamusal alandaki kullanımının sınırlandırıldığı gibi ifadeler yer alıyor. Tabii biz burada şunu belirtelim. Yalnızca kaynak metinlerde yer alan bu iddiaları aktarıyoruz. Herhangi bir politik görüşü destekliyor veya karşı çıkıyor değiliz. Elbette. Amacımız kaynaklardaki bilgiyi aktarmak. Aynen ama aynı metinler şunu da ekliyor. Son yıllarda özellikle Irak, Kürdistan bölgesinde ve diasporada Kürtçenin statüsü konusunda olumlu gelişmeler de yaşanmış. İşte üniversitelerde bölümler açılmış, medya ve yayıncılık da daha görünür hale gelmiş. Anladım. Yani hem zorluklar hem de yeni fırsatlar bir arada mevcut. Evet, kaynaklar böyle bir tablo çiziyor. O halde şöyle bir toparlayalım isterseniz. Kürtçe ile diğer Hint-Avrupa dilleri arasındaki bu bağlar sadece dil bilimciler için böyle akademik bir merak konusu değil. Değil, kesinlikle değil. Aynı zamanda binlerce yıllık ortak bir tarihsel ve kültürel mirasın da kanıtı gibi duruyor. Kaynak metinlerinizde sanırım bunu vurguluyor. Bir dili korumak aslında bir halkın kimliğini, kolektif belleğini yaşatmak demek. Çok doğru. Ve bu sadece belirli bir grup için değil, aslında hepimiz için. Yani tüm insanlığın ortak dilsel ve kültürel mirası için bir zenginlik. Kaynaklar bu tür dilsel köprülerin farklı kültürler arasında karşılıklı anlayışı, empatiyi güçlendirme potansiyeli taşıdığının da altını çiziyor. Yani farklılıklar kadar ortaklıkları da görmek önemli. Kesinlikle. Peki bu incelemeyi bitirirken dinleyicilerimizin aklında kalması için şöyle bir soruyla bitirelim mi? Kaynak metinler dilsel bağların anlayış köprüleri kurabileceğinden bahsediyor ya. Evet. Acaba sizin bildiğiniz, konuştuğunuz diller arasındaki bu tür gizli bağlantıları, ortak kökleri fark etmek, günümüzün bu kadar kutuplaşmış dünyasında birbirimizi daha iyi anlamamıza nasıl bir katkı sunabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru belki de.
Konumuz Kürt halkı, dili ve tarihi ama asıl odak noktamız Kürtçenin bilim ve eğitim dili olup olamayacağı sorusu ve bu konudaki tartışmalar, değil mi? Aynen öyle. Hem tarihsel boyutlara hem de günümüzdeki durumu ele alıyor metin. Amacımız da bu kaynak metnin sunduğu tarihsel kökleri, dilin kendi içindeki zenginliği ve toplumsal talepleri sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Tabii, kaynak metin öncelikle Kürtlerin Mezopotamya'daki o köklü geçmişini, dilin kendine özgü yapısını ve kültürel sürekliliğini vurguluyor. Ve metnin ana tezi şu aslında, Kürtçenin bilimsel alandaki potansiyeli var ama siyasi faktörler yani engeller nedeniyle bu tam olarak ortaya çıkamıyor. Anladım. İşte bu argümanları ve dayanak noktalarını açacağız şimdi. Harika, o zaman başlayalım. Şimdi size sunulan metne göre Kürt tarihi ta Medlere kadar gidiyor. Yani bayağı eski bir kökenden bahsediyoruz. Evet, antik döneme bir gönderme var. Sonrasında Roma, Bizans, Sasani ve özellikle Osmanlı dönemlerinde Kürtlerin genellikle kendi içlerinde özerk yapılarla var oldukları belirtiliyor. O özerklik vurgusu önemli. Metin mesela 1847-1867 arasındaki eyaleti Kürdistan gibi Osmanlı kayıtlarındaki örneklere işaret ediyor. Bir de Mervaniler, Eyyubiler gibi tarihsel Kürt devletleri var. Evet. İşte bu örnekler metinde şey için kullanılıyor. Sadece biz buradaydık demek için değil. Nasıl yani? Yani Kürtlerin sadece bir etnik grup olmadığını, aynı zamanda tarihsel süreçte siyasi bir özne, bir aktör olduğunu göstermek için. Metin bunu bir isyan değil de daha çok bir hak ve onur arayışı olarak çerçeveliyor. Anladım. Tarihsel bir süreklilik ve aktörlük iddiası var yani. Aynen öyle. Bu da sonraki dil argümanlarına zemin hazırlıyor aslında. Peki, gelelim dil konusuna. İşte burası daha da ilginçleşiyor. Kaynak metin diyor ki, Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesinden, Doğru. Kurmanci, Sorani, Zazaki gibi temel lehçeleri var. Ve burası çok dikkat çekici. Yaklaşık 900 bin kelimelik bir sözcük haznesine sahip olduğu iddia ediliyor. Evet, bu rakam oldukça iddialı, 900 bin kelime. Yani bu dilin potansiyel zenginliği ve bilimsel yeterliliği konusunda ciddi bir argüman sunuyor aslında. Bir de Paris, Berlin, Uppsala gibi üniversitelerde Kürt dili kürsülerinin varlığından bahsediyor. Kesinlikle. Metne göre Kürtçenin dil bilgisi yapısı da, mesela nesne-yüklem uyumu, fiil çekimlerindeki zenginlik, bilimsel metinlerin gerektirdiği o netliğe, hassasiyete uygun. Dahası da var. Kaynak, Fakih-i Teyran, Melaye Ciziri, Ehmede Hani gibi klasik Kürt düşünürlerinin, şairlerinin medreselerde Kürtçeyi kullandığını söylüyor. Ama sadece şiir için değil. Ne için mesela? Felsefe, mantık, astronomi, hatta matematik gibi alanlarda da bir anlatım dili olarak kullanmışlar. Özellikle Ehmede Hani'nin Memuzin eseri. Evet, o çok bilinir. O sadece bir aşk destanı değil, aynı zamanda felsefi derinliği olan, ulusal bilinci işleyen bir metin olarak öne çıkarılıyor. Yani diyor ki kaynak, bu dilin tarihsel olarak da entelektüel bir geçmişi var. Anladım. Peki günümüzle bağlantısı? Günümüzde de mesela Kürdistan bölgesel yönetiminde Kürtçe eğitimin ilkokuldan üniversiteye kadar yaygınlaştığı, lisansüstü çalışmaların yapıldığı belirtiliyor. Bu da potansiyelin güncel bir kanıtı gibi sunulmuş. Peki, bütün bunlar ne anlama geliyor şimdi? Kaynak metin dil ile kimlik arasında çok güçlü bir bağ kuruyor sanki. Dil eşittir kimlik gibi. Aynen öyle görüyor. Türkiye'deki geçmişteki yasaklara değiniyor. Hani 1980'lerde Kürdüm demenin bile suç sayıldığı dönemlere. Evet. Buna rağmen bugün milyonlarca insanın ana dilde eğitim talep ettiğini söylüyor. Hatta bir araştırma verisi de var. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin 2023 verisi. Ne diyor o veri? Katılımcıların %86.7'si, yani çok büyük bir çoğunluk, çocukları için Kürtçe eğitim istiyor diyor. Vay, bu yüksek bir oran gerçekten. Bir de dengbejlik geleneği var değil mi? Sözlü tarih aktarıcıları. Evet. Denkbejlik de metinde Kürtlerin yaşayan belleği, kültürel direnişin bir sembolü olarak vurgulanıyor. Peki, tüm bunlardan sonra metnin vardığı ana sonuç ne? Sonuç şu: eğer Kürtçe bugün bir bilim dili olarak beklenen yerde değilse, bunun sebebi dilin kendisinin yetersizliği değil, önündeki siyasi ve yapısal engeller.
Yani sorun dilde değil, sistemde mi diyor? Tam olarak öyle. Kürdistan bölgesindeki adımlar, okullar, üniversiteler, hatta UNESCO destekli terminoloji projeleri ve diasporanın çabaları bu engelleri aşma yönündeki girişimler olarak gösteriliyor. Anladım. Metin diyor ki, ihtiyaç duyulan şey bilimsel terminolojiyi geliştirmek, akademik yayınları teşvik etmek ve Kürtçeyi eğitim sistemine tam olarak entegre etmek. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Elimizdeki kaynak diyor ki, Kürtlerin köklü bir tarihi, zengin bir dili var. Evet. Ama bu dilin tam potansiyeline ulaşmasının önünde politik engeller bulunuyor. Yani bilim dili olma potansiyeli var ama esas mesele siyasi irade ve tanınma. Kesinlikle. Ve bunu daha geniş bir çerçeveye oturtunca metin aslında şunu gösteriyor. Dil hakları ve kültürel kimliğin tanınması bir halk için ne kadar merkezi, ne kadar hayati. O dil ve kimlik arasındaki kopmaz bağ. Evet, onun altını çiziyor ve bu bağın nasıl güçlü toplumsal taleplere dönüştüğünü anlatıyor. Metnin sonundaki o cümle de oldukça çarpıcı. Bir halkın dili özgür değilse o halk zincirler içindedir. Kürt halkı zincirlerini kırmaya kararlıdır. Evet, güçlü bir ifade. Bu da insanı düşündürüyor tabii. Bir dilin resmi olarak tanınması, eğitimde kullanılması, bu sadece kültürel bir kazanım mı? Yoksa bu metnin ima ettiği gibi çok daha derin? Yani özgürlükle kendi kaderini tayinle ilgili temel bir mesele mi acaba? Bu soruyla bitirelim isterseniz. Bugün sizinle birlikte Kürt dilinin dünyasına bir yolculuk yapalım diyoruz. Evet. Elimizdeki kaynaklar bu kadim dilin binlerce yıllık serüvenini, karşılaştığı zorlukları ve bütün bunlara rağmen gösterdiği o müthiş direnci anlatıyor. Amacımız da bu zengin ama bir o kadar da çalkantılı tarihin sizin için en önemli, en çarpıcı noktalarını biraz olsun damıtabilmek. Gerçekten de çok önemli bir konu, yani üzerinde durulması gereken bir dil. Hint-Avrupa dili ailesinin İran koluna ait Kürtçe, milyonlarca insan konuşuyor. Milyonlarca, evet. Ama aynı zamanda özellikle modern çağda varlığını tehdit eden çok ciddi baskılarla karşılaşmış. Bu da ilginç bir şekilde dilin sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp bir kimlik ve direniş sembolüne dönüşmesine yol açmış aslında. Bu dönüşüm süreci çok ilginç gerçekten. Kaynaklarımız Kürtçenin tek bir yapı olmadığını da söylüyor. Yani lehçeleri var. Evet. Başlıca lehçeler var. Mesela Kurmanci en yaygını. Kurmancı, evet. Sonra Sorani var. Daha çok Irak ve İran'da. Edebi bir ağırlığı da var. Zazaki var, Gorani var. Bu çeşitliliği tabii dilin zenginliği ama... Ama zorlukları da vardır değil mi? Ortak bir dil oluşturma konusunda belki. Aynen öyle. Yani ortak bir yazı dili veya standart oluşturma çabalarında bazen zorluklar yaratabiliyor. Konuşulduğu coğrafya da çok geniş. Türkiye, İran, Irak, Suriye bayağı geniş bir alana yayılıyor. Peki bu kadar geniş bir alanda konuşulan dil tarih sahnesinde ne gibi engellerle yüzleşmiş? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Şöyle, elimizdeki materyallere bakınca asıl sistematik baskıların modern ulus devletlerin kuruluşuyla, yani o dönemle birlikte yoğunlaştığını görüyoruz. Farklı ülkelerde benzer örüntüler var aslında. Mesela Türkiye'de? Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle ilk yıllarda benimsenen tek dil, tek millet anlayışı var biliyorsunuz. Evet. Bu anlayış çerçevesinde Kürtçenin kamusal alanda kullanımı, yani eğitimde, yayında, hatta müzikte bile ciddi şekilde kısıtlanmış, yasaklanmış diyebiliriz birçok alanda. Anlıyorum. Kaynaklar 1980 darbesi sonrasına özellikle işaret ediyor. Baskılar daha da katılaşmış galiba o dönemde. Kesinlikle çok daha sertleşiyor. Cezaevlerinde bile Kürtçe konuşmanın yasaklandığı, dilin adeta günlük hayattan, sokaktan silinmeye çalışıldığı bir dönem. Kaynaklar bunu aktarıyor. Peki bu durumun yankıları diğer ülkelerde nasıl olmuş? Yani Suriye, İran, Irak, oralarda da benzer şeyler mi yaşanmış? Çok benzer mekanizmalar devrede aslında. Suriye'deki Baas rejimi mesela sadece dili yasaklamakla kalmamış, Kürtlerin önemli bir bölümünü vatandaşlıktan çıkarmış. Vatansız bırakmış yani. Korkunç bir durum. Evet. İran'da zaman zaman bazı kültürel etkinliklere sınırlı izinler verilmiş belki. Ama
eğitimde, resmi yayınlarda Farsça dayatması hep olmuş. Irak peki? Orada durum daha mı farklıydı? Irak'ta durum maalesef daha da trajik boyutlara ulaşmış. Özellikle Saddam Hüseyin rejimi altında Kürt kimliğine, diline yönelik çok ağır baskılar var. Ve tabii hepimizin bildiği Kürt nüfusuna karşı yürütülen o korkunç Enfal operasyonu gibi katliamlar yaşanmış. Dile yönelik baskı bunun bir parçası sadece. Bu kadar yoğun, bu kadar sistematik baskıya rağmen dilin hayatta kalması, işte burası gerçekten inanılmaz. Kaynaklar bu direnişin sırrını neye bağlıyor? Nasıl ayakta kalmış? İşte burada ilginç bir paradoks var aslında. Baskılar dili kamusal alandan sildikçe onu bir nevi özel alana, aile içine, sözlü kültüre hapsetmiş. Yani görünürlüğü azaldıkça kökleri mi derinleşmiş? Aynen öyle. Bu durum sözlü geleneğin, yani halk hikayelerinin, şarkıların, destanların, denkbeşlik gibi anlatı sanatlarının dilin taşıyıcısı olarak rolünü daha da güçlendirmiş. Hani yasaklama çabaları bir bakıma dilin yer altında kök salmasına ve kültürel kimliğe daha sıkı sarınılan bir unsur haline gelmesine neden olmuş gibi. İlginç bir dinamik gerçekten. Peki sonra? Bir canlanma sürecinden de bahsediliyor kaynaklarda, değil mi? Özellikle 20. yüzyılın sonları, 2000'ler. Evet, evet. 20. yüzyılın sonlarına doğru ve özellikle 2000'lerde bir canlanma ivmesi görüyoruz, yavaş da olsa. Bu canlanma somut olarak nasıl kendini göstermiş, ne gibi adımlar atılmış? En belirgin, en kurumsal örnek tabii Irak, Kürdistan bölgesinde Kürtçenin resmi dil statüsü kazanması ve eğitim dili haline gelmesi. Bu, dilin kurumsal düzeyde yeniden hayat bulması açısından çok kritik bir adım. Türkiye'de peki? Orada da bazı gelişmeler oldu sanırım. Türkiye'de ise 2000'li yıllardan sonra bazı adımlar atıldı. İşte Kürtçe televizyon kanalları kuruldu. TRT Kurdi mesela. Üniversitelerde bölümler açıldı. Okullarda seçmeli ders imkanı getirildi. Ama yeterli miydi bunlar? Kaynaklar ne diyor? Kaynaklar bu adımların olumlu olduğunu belirtmekle birlikte hala çeşitli bürokratik ve siyasi engellerle karşılaştığını, yani tam anlamıyla bir özgürleşme sağlamaktan uzak kaldığını da not ediyor. Kısıtlılıklar devam ediyor. Anladım. Yani tablo hem umut veren bazı gelişmeleri hem de süregelen zorlukları içeriyor diyebiliriz. Peki günümüzdeki duruma baktığımızda dilin varlığını sürdürmesinde başka hangi faktörler rol oynuyor? Sadece bu adımlar değil herhalde. Kesinlikle değil. Diasporadaki Kürt topluluklarının rolü çok büyük ve tabii dijital teknolojiler. Teknoloji, evet. İnternet, sosyal medya, uydu yayınları, bunlar dilin sınırları aşarak yayılmasına, yeni nesillere aktarılmasına olanak tanıyor. Eskiden olmayan imkanlar bunlar. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının çabaları da çok önemli. Dil kursları açıyorlar, yayınlar yapıyorlar, kültürel etkinlikler düzenliyorlar. Yani tabandan gelen bir sahiplenme de var. Çok güçlü bir sahiplenme var. Anlaşılması gereken temel nokta şu aslında. Kürtçe, onu konuşanlar için sadece bir anlaşma aracı değil, çok daha fazlası. Nesiller boyu aktarılan bir tarihsel bellek, yaşayan bir kültür ve vazgeçilmez bir kimlik unsuru. Bu noktada bir dilin yaşatılma mücadelesinin aslında evrensel, insan hakları ve kültürel çoğulculukla ne kadar iç içe olduğunu görüyoruz sanırım. Bir rengin paletten silinmesi gibi bir dilin kaybolması da aslında insanlığın ortak mirasını yoksullaştırıyor. Kesinlikle, tam olarak öyle. Bu nedenle bir dilin özgürce konuşulması, öğrenilmesi ve geliştirilmesi sadece o dili konuşan topluluk için değil, aslında hepimiz için değerli bir şey. Farklılıkların bir arada, barış içinde yaşayabildiği bir dünya idealiyle doğrudan bağlantılı bir konu bu. Özetlemek gerekirse elimizdeki kaynaklardan anladığımız kadarıyla Kürtçe çok derin kökleri olan ancak modern çağda ciddi bir varoluş mücadelesi vermek zorunda kalmış bir dil. Evet. Tüm baskılara rağmen halkının sahiplenmesiyle, sözlü kültürün o inanılmaz gücüyle ve son dönemdeki kısmi açılımlarla direncini korumayı başarmış. Ama geleceğe hala tam olarak güvende değil, belirsizlikler taşıyor. Bu direnç öyküsü bize dillerin ne kadar dayanıklı ama aynı zamanda ne kadar da hassas yapılar olduğunu bir kez daha hatırlatıyor aslında. Bir dilin korunması demek, bir hafızanın, bir kültürün ve bir kimliğin de geleceğe taşınması demek. Çok kıymetli. Peki tüm bu tarihsel arka planı, günümüzdeki canlanma çabalarını ve süregelen zorlukları düşününce dinleyicilerimize şöyle bir soru bırakalım.
Küreselleşmenin hız kazandığı ama aynı zamanda yerel kimliklerin de giderek daha fazla önem kazandığı bu çağda, Kürt dilinin geleceğini sizce hangi dinamikler şekillendirecek? Özellikle teknoloji ve dünya geneline yayılmış diaspora toplulukları bu hikayenin bir sonraki bölümünde nasıl bir rol üstlenebilir sizce? Üzerine düşünmeye değer. Ji bo videoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş. Göbekli Tepe, Kürtçe Gire Mirazan, Urfa'da, Kuzey Kürdistan'da ve aynı zamanda Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan, insanlık tarihini derinden değiştiren bir arkeolojik alandır. 11.000 yıldan daha eski olan Göbekli Tepe, dünyadaki bilinen en eski tapınak kompleksidir ve Stonehenge ile Mısır piramitlerinden binlerce yıl daha eskidir. 1990'lı yıllarda Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından keşfedilen Göbekli Tepe, bazıları 6 metreden yüksek ve 20 tona kadar ağırlığa sahip olan dairesel düzenlemelerle yerleştirilmiş devasa taş sütunlardan oluşur. Bu sütunlar aslanlar, yılanlar ve kuşlar gibi hayvanların yanı sıra soyut semboller ve insan figürleriyle detaylı bir şekilde oyulmuştur. Bu, alanın tarımın gelişmesinden çok önce avcı toplayıcı toplumlar tarafından karmaşık ruhani veya ritüelistik uygulamalar için kullanıldığını göstermektedir. Göbekli Tepe, tarımın karmaşık toplumların yükselişinin ana itici gücü olduğu şeklindeki geleneksel inancı sorgulamaktadır. Bunun yerine Göbekli Tepe, toplu ibadet isteğinin erken dönem insanları yerleşik hale getirip nihayetinde tarımsal teknikler geliştirmeye yönlendirmiş olabileceğini göstermektedir. Tarım dışı toplumlar tarafından böylesine anıtsal bir alanın inşası, avcı toplayıcı toplumlar için daha önce imkansız olduğu düşünülen bir sosyal örgütlenme ve işbirliği düzeyini ortaya koymaktadır. Önemine rağmen Göbekli Tepe Mö, 8.000 civarında kasıtlı olarak gömülmüştür ve terk edilme nedenleri hala bir gizemdir. Devam eden kazılar, yeni bilgiler ortaya çıkardıkça site, erken insan uygarlığının gelişimini etkileyen ruhani ve sosyal güçlere dair anlayışımızı yeniden şekillendirmektedir. Ancak sitenin isimlendirilmesiyle ilgili etik bir sorun ortaya çıkmıştır. Geleneksel olarak Dilek Tepesi anlamına gelen Kürtçe ismi Gire Mirazan olarak bilinen site, Türk Devleti tarafından Göbekli Tepe olarak yeniden adlandırılmıştır. Bu değişiklik, kültürel miraslarının silinmeye çalışıldığını düşünen Kürtler arasında ciddi tartışmalara yol açmıştır. Arkeolojide yerel isimleri ve gelenekleri saygıyla ele almak, bölgenin yerli halkının kimliğini ve tarihini onurlandırmak açısından hayati öneme sahiptir. Bu tartışma, Göbekli Tepe'nin mirasının yorumlanması ve sunulmasında etik hususların önemini vurgulamaktadır. Kurdistan and the origins of the Kurds. Have you ever wondered about the origins of the world's largest nation that does not have a state of its own? Welcome to the fascinating history of Kurdistan and the Kurds. Spanning thousands of years and many continents. Arrival of the Medes. Our journey BC begins around 2000, with the arrival of the Indo-European Medes, who are considered the ancestors of the Kurds. They established powerful empires in the regions we call Kurdistan, which forms the heart of the region known today as Iran, Iraq, Syria, and Turkey. The rise of Islam and Kurdish identity. Let's fast forward to the 7th century AD. With the rise of Islam, Kurds, like many people in the region, converted to the new faith. However, they remain committed to their distinct cultural and linguistic identities, resisting assimilation into Arab culture. Middle Ages and Kurdish autonomy. The Middle Ages brought a period of relative autonomy to the Kurds. Saleh ad-Din, better known in the West as Saladin, a Kurd from Tikrit, rose to prominence, founded the Ayyubid dynasty and became an important figure in Islamic history.
Ottoman administration and Kurdish revolts. However, with the arrival of the Ottoman Empire in the 15th century, the situation changed once again. The Kurds found themselves under the rule of this powerful empire. Its territory was divided into several states. Despite repeated rebellions, they remained under Ottoman control until the dissolution of the empire after World War I. 20th century and the quest for autonomy. The 20th century marked a period of great change for the Kurds. The Treaty of Sevres, signed in 1920, promised a potential independent Kurdistan. However, the Treaty of Lausanne, signed in 1923, rejected this idea, leaving the Kurds divided between Turkey, Iraq, Iran and Syria. The unfulfilled quest for united Kurdistan. However, the quest for a united, independent Kurdistan has not yet been realized. Kurds, a people with a rich history and vibrant culture, continue to navigate a complex geopolitical environment. Their story is a testament to resilience and survival. Kurdish language and culture. The Kurdish language is a member of the Northwest Iranian branch of the Indo-Iranian languages. Kurdish culture includes traditional music, dance and literature. Despite political difficulties, Kurds preserve their cultural identity. It has its own culture, language and history. One, Kurdish identity. Kurds have a population of over 50 million, making them one of the largest stateless nations in the world. The origin of Kurdish identity is based on the Kurdish language, which belongs to the Indo-Iranian branch of the Indo-European language family. Resistance of the Kurds. In summary, the history of Kurdistan and the Kurds is a story of resistance spanning centuries and continents. From the ancient Medes to today's struggles, Kurds have preserved their unique identity. The Kurds persevered through periods of autonomy and foreign rule, through promises of independence and subsequent overthrow. Their stories are a testament to their resilience and indomitable spirit. Kurdish political movements. Kurds took part in various political movements, seeking autonomy or independence. The Kurdistan Workers' Party PKK in Turkey, and the Kurdistan Regional Government KBY in Iraq, are remarkable examples, political formations that defend Kurdish rights. They achieved great success against ISIS in Syria, and took control of the region. The Kurdish people play an important role in the fight against ISIS in Iraq and Syria, especially with the efforts of the PKK and Peshmerga. Iraqi Kurdistan. Iraqi Kurdistan, an eponymous region in northern Iraq, has achieved some degree of self-governance since the early 1990s. KRG has its own military force. Peshmerga. Challenges and hopes. Despite their contributions and struggles, Kurds face ongoing challenges such as political marginalization, displacement, and land disputes. Hope and advocacy for recognition of Kurdish rights, both through autonomy within existing states and the establishment of an independent Kurdish state, continues. The continuing journey of the Kurds. This journey through time has offered a glimpse into the complex history of the Kurds, a people without a state but with a deep sense of identity and belonging. Far from ending, their stories continue to evolve and adding new chapters to the record of world history. Let's not forget that Kurds are a nation that seeks its rights for Kurdistan to the end. Kurds will never forget the injustice done to them. آخره به آگر چنو بیکن چونکی آخره یال آگری هاتی. السال 1998
ام مجموعه که هوالا بو انترنشتی بو این مگود بو اف سالا ام دتشته که گلکی نیوی جواز کین بو آکره داکو یاجدو بیتن گل سالن بوری او بو هوالا گل مدو بو نوی محمد صالح دوستکی بو قلت يا أزود دفيت هزركوني دفيش ولاد بكين أم جهش نوي بوريك وعندك مشخلة درس بكين بيستويك مشخلة درس بكين وتقال جنجت ما يدخين قرم أو تقال مدو فو مشخلة هل كينو وببين بو سريك الهوديرينو أوكري لو رأوا بو ديماكي فكرة كبر فره بو قلت يا بدي تشتكي جوان بيتنو تشتكي زوري ديمانك جوان داتن أم نشهر بوين إنه ما تقل برادرت خو جنجت ما يت كنت قل مدا رنشتي بون هوري كاربون ما هم يو فكرة قلت بينن هر عندك هرن دستبير كو بينن عندك هرن جود كو بينن عندك هرن نفطي بينن عندك هرن غازي بينن عندك هرن كليسة كندر بينن وبشوازك يعني صاده نه وكينو كي بيش كفتي امر بوين ما اوجودك ما تليسة وإنانو ما يت كندر بيفا جريدونو ام چون ما غاز إنا ما نفط إنا ما دون إنا هريكي هوري كوريا خود باشاري قريون مال قريون تو هندکی پیچه که بدم تو هندک نفتی بدم کو تو دو دست که برکوب بدم دوکو کین مشخلو بین سر کل ها داریم او بو ما شیم بش متا 21 مشخل بو کم جار 21 مشخل ما درست کردن ما برنا پشتو کله دم بچک برف دنیا طوری بوی آگری خوهل کریم ما مشخلت خوهل کردن کم مشخل مسر خزبره سر کل ها دارین و آگری السال 1908 جبوی ویدیو این حالو هندکارن ما پارو بکن جهوال هوگری خواه جی پیشنیار بکن دکو ام به رمضان ببن بمین خیر و خوشینا دم باش. Welcome to this deep dive. Today we're embarking on a pretty fascinating linguistic adventure. We're tracing the threads, you know, the connections between the Kurdish language and the huge Indo-European family. Yeah, it's a big family. Our sources really dig into the history, the linguistic roots, and interestingly, the advantages for learners. Right, and its presence in its, well, ancestral lands. Think of this as us trying to uncover a bit of a hidden chapter in language history. Exactly. Our mission, really, is to unravel these links for you, showcasing some honestly remarkable... Fresh perspective, right? On language history, where Kurdish fits, and shedding light on the Kurdish people's heritage. Precisely. Okay, so prepare for some real aha moments, hopefully. We're going to look at these similarities and just how significant Kurdish is. So let's start with the basics. Where does Kurdish fit in? Okay, well, our sources place it firmly in the Indo-European family. That's the big one. And more specifically, it's part of the Iranian branch. The Iranian branch. Okay, for those of us maybe less familiar with all the linguistic groupings, where is that geographically? And what other sort of well-known languages are in that group? Good question. So geographically, think Iran, Afghanistan, Tajikistan, parts of the Caucasus, Central Asia, that sort of area. Right. And other major languages. Well, you've got Persian or Farsi, Pashto, Balochi. Those are some of the big ones. Okay. So Kurdish shares a common ancestor there, but it's all within that wider Indo-European family that also includes, you know, English, German, French, Hindi, Russian. Yeah. It's massive. That really puts it into perspective. So Kurdish isn't some isolated language. It's plugged into this huge network. Definitely not isolated. And as our sources also point out, when we say Kurdish, it's not just one monolithic thing, is it? There are dialects. Precisely. Yeah. The main ones you hear about are Kermanti, Sorani, Zazaki, and Gorani. And these have developed over centuries within the historical region of Kurdistan. And that region itself, Kurdistan, spanning parts of modern Turkey, Iran, Iraq, Syria, its geography is key here, isn't it? Hugely important. Historically, culturally, it's been a cohesive area. And for language, crucially, it acted as a sort of highway. A highway for Indo-European languages moving and interacting. Exactly. Its position wasn't just passive. It actively shaped the language. Okay, so let's dig into that. How did Kurdistan become this linguistic melting pot? Well, think about its location. Northern Mesopotamia, western Zagros Mountains, near the sources of the Tigris and Euphrates rivers. Right in the middle of things, historic. Smack bang in the middle, a meeting point between East and West. So naturally, you get a huge amount of linguistic diversity. Kurdish has lived alongside and interacted with languages like Syriac, Armenian, Arabic, Persian, Turkish for centuries. Wow. And those interactions, they leave marks. They contribute to the variations we see in the Kurdish dialects today.
So it's like a constant conversation between languages over millennia, borrowing, influencing. Pretty much. Our sources mention Zazaki, for instance, having links to northwestern Iranian languages, while Sorani shows more ties to central Iranian ones. Which highlights that complex history. Okay, now let's get to some of those specific connections our sources mention. The structural, the phonetic similarities, especially with German and English, this is where it gets really tangible, doesn't it? It really does. And what's fascinating is how basic some of these shared words are. Yeah. You mentioned Hibun in Kurdish earlier. Yes, yeah. That corresponds to German haben and English to have. I mean, it doesn't get much more fun than to have. No. When linguists trace relationships, we look for these patterns in sounds, grammar, core words. Mm-hmm. The more consistent they are, especially in basic stuff, the stronger the link to a shared ancestor. And we're seeing that here. Definitely. Another example, karin in Kurdish. It means to be able to or can. Okay. Think German können Können. and English can. Wow, that's clear. And it's not just verbs, is it? Nouns, too. Absolutely. Take shur in Kurdish, Ah. meaning sword, compared to German Schwert Yeah. and English sword. It's striking. Does the fact that these shared words are in such basic vocabulary tell us something specific? It really does. Mm-hmm. Finding Sands cognates these words with a shared origin in everyday concepts like having, being able, common objects like swords. It strongly points to a deep ancient connection, not just recent borrowing. Right. We also see shal in Kurdish. Like German shawl. Exactly. German shawl, English scarf, Very. and zor, meaning very. Very. German. Ger, There. of course. Well, this keeps going. Sherman, German shaman. right. Peng, meaning tight. Sounds like English tight almost. Very close. Kurt, short. German Kuss. Mm-hmm. Earth. Erd in German. Spot on. Stärk, stuff. German Stern. It's pretty amazing. It is. And more verbs. Birin, to bring. Brigin. Kartol, potato. Kartoffel. Shandin, to send. Senden. It's uncanny sometimes. It really is. Even pronouns. Kurdish, to, for you. We German do. Exactly. And rast, meaning right or correct. German recht. English right. Yeah. You can almost hear that ancient shared vocabulary. It's like echoes, isn't it? And as the source stresses, this isn't just coincidence. It comes from that shared ancestor, Proto-Indo-European. Millennia ago. But also, we can't forget the impact of all that cultural exchange and migration right there in the Kurdistan region over centuries. That plays a role too. Which brings us to something really practical, the advantages this might give Kurdish speakers when they learn other Indo-European languages. Exactly. Because of those shared roots, those structural similarities we've just touched on, Kurdish speakers often find, say, German or English a bit easier to pick up. The pathways are sort of pre-laid, linguistically speaking. That makes total sense. If your own language has these echoes, these similar structures, verb patterns, word roots, it's like getting a head start. It really is. Shared structures, maybe even related ways of thinking linguistically. It eases the process. And it works the other way too, right? Yes, it does. Speakers of other Indo-European languages might find Kurdish a bit more accessible than, say, a language from a completely different family because of that familiar grammar and vocabulary base. Our source mentions the multilingualism you often see in Kurdish communities in Europe. Is that partly down to this? That's a great real-world example, yeah. It showcases those linguistic bridges in action. It really shows how these deep language links can actually help communication across cultures. Okay, let's zoom out again. The origins of the entire Indo-European family. This is a big topic in linguistics. Huge topic. And there are basically two main competing ideas or hypotheses. Okay. First, there's the Kurgan hypothesis. This suggests the origin point was the Pontic-Caspian steppe, north of the Black Sea. Languages spread out from there, possibly with horse-riding cultures. Right, the steppe theory. And the second one, our source seems to highlight this one more in relation to Kurdish. That's the Anatolian hypothesis, championed by Colin Renfrew, among others. This idea proposes that actually the Indo-European homeland was in Anatolia and the Kurdistan region. Wow. So modern-day Turkey and the surrounding areas. Exactly. And the spread of these languages is linked not to horses, but to the spread of agriculture, starting maybe 9,000 years ago. That's a fundamentally different picture. What's the main evidence for the Anatolian idea versus the Kurgan one? There must be debate. Oh, absolutely. Big debates. The Anatolian hypothesis relies heavily on that correlation. Agriculture spreads from Anatolia,
and the timing seems to fit estimates for Indo-European diversification. Okay. Proponents also point to the early presence and, importantly, the diversity of Indo-European branches in Anatolia, suggesting a long history there. But the Kurgan side has its points too. For sure. They focus more on archaeological evidence of migrations from the steppes and linguistic analyses that perhaps suggest a slightly later time frame for the dispersal. It's complex, ongoing research. So what does the Anatolian hypothesis mean for Kurdish specifically? Well, if it's correct, it's huge. It positions Kurdish geographically and linguistically, not just as a branch on the tree, but potentially much closer to the root. Closer to the origin point of the whole family. Potentially, yes. It suggests Kurdish speakers might hold linguistic clues to some of the earliest migrations and cultural shifts across the Near East and into Europe. It could reshape how we see the whole timeline. That really reframes things. Kurdish isn't just inheriting history, it might be right at the source of a big part of it. It's a powerful idea. Now, despite these incredibly deep roots and connections, the Kurdish language, well, it hasn't always had an easy time, historically speaking. Sadly, no. I was putting it mildly. Our sources are clear about the significant challenges in countries like Turkey, Iran, Syria. Kurdish has faced periods of real suppression. Oh, so? Outright bans on speaking it in public, assimilation policies trying to force people to use the dominant language, being excluded from schools and official life. Which obviously limits its use, its development. Absolutely. It restricts it to the private sphere, hinders standardization, literature, everything. It's a sobering reminder that language is just so tied up with identity, with culture. Suppressing it has deep consequences. Deep consequences. But the sources also point to some more positive recent developments, especially maybe outside those countries or in certain regions. Yes, thankfully. There has been a shift. Particularly in Iraqi Kurdistan, there's been more space for the language. Like what? Well, the establishment of Kurdish language in literature departments and universities there, that's huge for scholarship, for teaching, for standardizing. In media, publishing. Yes. Growth in Kurdish media outlets, more books being published. It shows a renewed energy in the language's public role. And the diaspora. Kurds living in Europe, for example. They've played a vital role. Our source highlights their efforts setting up cultural centers, running language courses, using digital platforms to connect speakers and learners. It really shows the resilience, doesn't it? The determination to keep the language alive and thriving. It's incredibly inspiring. It shows that language preservation is often driven by the community itself. People value it deeply. And ultimately, these similarities we've talked about between Kurdish and German and English and others, they're not just interesting facts for linguists. No, they reflect those deeper cultural and historical ties we mentioned earlier. They connect people across time and space. Exactly. So preserving and developing Kurdish isn't just about grammar and vocabulary. It's tied to maintaining the identity, the collective memory, the whole worldview of the Kurdish people. It's about safeguarding a really rich ancient heritage. And thinking about these linguistic bridges, the potential for more understanding, more empathy, more cultural exchange between Kurdish people and, say, Europeans, because of this shared linguistic background, it feels significant. It really does. It's a shared story, in a way. So what does this mean for you listening, even if you don't speak Kurdish or German? Well, understanding these connections helps us appreciate our shared human history, how languages weave together over millennia. Supporting Kurdish, recognizing its value, it isn't just for Kurds themselves, it's acknowledging a piece of our collective linguistic and cultural heritage. So, to quickly wrap up our deep dive today, we've journeyed into the ancient roots of Kurdish within the big Indo-European family. We've uncovered some pretty surprising linguistic links to languages you might know well. Right. We've looked at why the Kurdistan region is so important historically as a linguistic crossroads. And we've touched on the challenges the language has faced, but also the ongoing efforts to preserve and promote it. And maybe a final thought to leave you with. Just consider how the existence of these connections, these echoes between languages, enriches our view of human history, how interconnected cultures really are across huge distances and time spans. What other fascinating insights might we find if we dug even deeper into the etymology, the origins of these shared words? What could they tell us about the daily lives, the shared world of our distant ancestors? It's a compelling question. Makes you appreciate the deep, enduring power of language and culture. İslamiyet öncesi Kürt kültürü.
İslamiyet'in doğuşundan bir müddet sonra İslam orduları İran egemenliğindeki topraklardan başlayarak Irak üzerinden Haran'a kadar yayılmaya başladılar. İslam orduları 637 yılında Dicle yakındaki Kadisye kentini Sasanilerden alarak Cizre'den Haran'a geçtiler. Oradan da Diyarbakır'a kadar uzanan Medya ülkesine giden yollardaki kapıları İslamiyet'e araladılar. İranlıların bu yenilgisi sonrasında Arap orduları Dicle boyundan kuzeye doğru yürüyerek Haran'a kadar girdiler. İçlere yayılarak neredeyse tüm Kürt kentlerini bazen savaşla bazen de İslamiyet'i gönüllü benimseyen kentlerin rızasıyla ele geçirdiler. İslamiyet öncesi dönemde Kürtlerin büyük bölümü Zerdüştlük yani Ezidi inancına bağlıydı. Milattan önce 600'lü yıllarda Zerdüşt'ün öğretisi altında kendine özgür bir kültür oluşturan Kürtler, edebi üretimlerinde de bu kültürün izlerini sergilediler. Zend Avesta ya da Avesta, Zerdüştlük inancının kutsal kitabı olarak bilinir. Zerdüştlük bölgesel bir dindir ve kurucusu da Zerdüşt peygamberdir. Bazı kaynaklarda milattan 600 yıl önce Ari halkının yaşadığı bölgede gelişen Zerdüştlük inancının kutsal kitabı Avesta'nın Zerdüşt peygamber tarafından yazıldığı belirtilir. Ari halk kavramı Hint-Avrupa dillerini kullanan kavimler için kullanılır. Hindistan'dan Batı Avrupa'ya kadar uzanan bu bölgedeki halklar Ari ırk teorisine göre tek bir ırk olarak kabul edilir. 4 kutsal kitabı ile Zerdüştlük inancının kutsal kitabı Avesta arasında büyük benzerlikler vardır. Zerdüştlük peygamberin felsefesi insan kaynaklıdır. Kötülüğe karşı iyiliği, karanlığa karşı aydınlığı, şiddete karşı barışı savunan Zerdüşt, tüm inanlarına da fakirliğin ortadan kalkması için çaba göstermelerini vasiyet eder. Zerdüşt'ün insan temelli vasiyeti ile kendi kültürünün temellerini atan Kürtler, Zerdüşt inancının zayıflamasıyla Yezidiliği, ardından da Müslümanlığı benimserler. İslamiyet'in benimsenmesi aynı zamanda Kürt edebiyatının sözlü gelenekten yazılı metinlere geçişinde başlangıcıdır. İslamiyet'in Kürtler arasında yayılmasından önce günümüze ulaşmış yazılı Kürtçe metinlere sahip değiliz. İslamiyet öncesi dönemden kalan yazılı ve tek metne 1950 yılında İngiliz arkeologlar tarafından yapılan bir kazıda rastlanılır. Rojhelat'ın Havraman kentinde arkeologlar tarafından bulunan ve bugün Londra'da muhafaza edilen lahitte Barozboz adlı bir Kürt'ün Behevre adlı şiiri vardır. Barozboz Havraman Kürtlerindendir. Hakkında çok şey bilinmemektedir. Nerede yaşamış, kimdir, kiminle evlidir bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey vardır ki Barozboz eşine olan sevgisini Kürtçe ifade eden ve buna benzer mezar taşına yazdıran ilk şairdir. Görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İslamiyet öncesi Kürt kültürü hakkında bilgilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Ji bo videoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş. Merhaba, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün elimizdeki kaynaklarla oldukça gizemli bir ismi Baba Tahir Uryan'ı anlamaya çalışacağız. Sufu, derviş, alim, şair, bayağı bir kimliği var sanki değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Ve hakkında çok fazla belirsizlik var. Amacımız da bu zaten. Yani kaynaklardaki bilgileri bir araya getirip
kim olduğunu, neden bu kadar sis perdesi ardında kaldığını ve eserlerinin özgünlüğünü kavramak. Aynen öyle. Hadi başlayalım bakalım, bu sis perdesini aralayabilecek miyiz? Hadi bakalım. Şimdi hayatıyla ilgili bilgiler çok kafa karıştırıcıymış sanırım. Hem de nasıl? Bak şimdi, bir kaynak var, Rıza Ali Han diyor ki 11. yüzyılın başlarında, yani milattan 1011 civarı vefat etti. Tamam, 11. yüzyıl başı. Ama sonra Rahatul Sudur diye çok bilinen başka bir kaynak çıkıyor, o bambaşka şeyler söylüyor. Ne gibi mesela? Hem diyor ki 11. yüzyılın ortalarında, yani 1055'te Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ile Hamedan'da görüştü. Bu ilginç bir detay. Hem de işin garibi, onu neredeyse 200 yıl sonra, yani 13. yüzyılda 1274'te ölen Nasreddin Tusi ile çağdaş gösteriyor. Bir dakika. Aynı kaynak mı yapıyor bunu? Evet, aynı kaynak. Yani hem 11. yüzyıl ortası hem de 13. yüzyıl sonuyla mı ilişkilendiriyor? Bu kronolojik olarak pek mantıklı gelmiyor kulağa. Hiç mantıklı değil. Genel kanı daha çok 11. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, 1037'de ölen İbn Sina ile çağdaş olduğu yönünde. Anladım. Ama işte bu çelişkiler bile onun etrafındaki o gizemi daha da arttırıyor sanki. Belki de zamanla farklı anlatılar iç içe geçti, kim bilir. Kökeni de benzer bir durumda galiba. Hamedanlı mı, Lurlu mu olduğu konusu. Evet, o konuda da tam bir netlik yok maalesef. Ama tarihçiler genelde onun Luri aşiretinden geldiği konusunda hemfikir gibi, kaynaklar bunu belirtiyor. Hatta bir mahalle adı varmış değil mi Huremabad'da? Aynen, Huremabad'da bir mahalle hala onun adını taşıyor. Bu da ilginç bir bağlantı. Mezarı ise Hamedan'da deniyor, çok sevdiği kız kardeşi Fatime'nin yanında. Gelelim diline. Kaynaklar onun dil kullanımının da çok katmanlı olduğunu söylüyor. Bu ne demek oluyor tam olarak? Şöyle diyeyim, hem Hamedan hem de Loristan dillerini kullanmış ama kendine has, tam olarak ikisine de uymayan bir lehçesi varmış gibi duruyor. Nasıl yani? Örnek var mı? Var tabii. Mesela nam, yani isim yerine num demesi Lori diline yakın bulunmuş ya da vaç, yani söz yerine kaset demesi merkezi Kürt lehçelerine benzetilmiş. Dedi yerine eyka demesi var. O da Gorani lehçesine yakınmış. Yani tam bir dilsel mozaik adeta. Bu durum belki de onun sabit bir yere ait olmaktan çok farklı kültürlerin kesişim noktasında durduğunu mu gösteriyor acaba? Çok olası. Sentezci bir kimliği olabilir. Bu dilsel çeşitlilik de bunu düşündürüyor açıkçası. Peki ya eserleri? Özellikle o meşhur rubaileri. Onlar nasıl bize kadar ulaşmış? İşte o da ayrı bir konu. Batılı bazı doğu bilimciler var, Huart ve Heren gibi. Onlar rubailerini derlemişler. Evet. Ama en bilinen, en kapsamlı derleme 1927'de Hüseyin Vahit Destegirdi'nin yaptığı. İçinde 290 rubai var, 4 gazel, bir de başka yerlerden topladığı 62 rubailik bir ek. Bayağı kapsamlıymış. Öyle, ama işin ilginç yanı, Destegirdi'nin bu değerli derlemeyi hangi eski yazmalara, hangi kaynaklara dayanarak yaptığı pek belli değil. Yine bir muamma. Bu gizem devam ediyor yani. Aynen. Şiirlerinde de hem derin bir mistisizm, yani sofuluk, hem de böyle coşkulu bir aşk teması iç içe geçmiş. İkisi bir arada mı? Evet. Kaynakta mesela Heret'in bulduğu 59 rubaisinin oldukça kapalı, bilmece gibi olduğu söyleniyor. 34'ü ilham verici, ikisi de dua niteliğinde. Şiirlerinde bahsettiği yerler var mı peki? Var. Alvan ve Meymenet dağlarını sıkça anıyor. Bu da coğrafi bir ipucu belki. Bir de Canbek Aziz diye birinin onun eserlerine bir şerh, yani yorum yazdığı rivayeti var ki o hikaye de çok acayip. O şerh hikayesi neymiş anlatsana biraz. Anlatayım. Rivayete göre 15. yüzyılda yazılan bu şerh bittikten sonra Mekke'deki Zemzem kuyusuna atılmış. Neden atılmış peki? Korunmak için mi yoksa başka bir şey mi? İşte orası bilinmiyor. Belki korumak içindi, belki başka bir sebep vardı. Ama işin daha da garibi, bir şekilde bu şerhin günümüze ulaştığı da iddia ediliyor. Nasıl olduğu meçhul tabii. Vay canına. Bu da Baba Tahir efsanesine bambaşka bir boyut katıyor gerçekten. Kesinlikle. Kaynaklar onu bir de Ömer Hayyam ile karşılaştırıyor. Sanırım burası önemli bir nokta. Hem de çok önemli.
Kaynak metinler açıkça Baba Tahir'in felsefesinin kendisinden sonra gelen Hayyam'ınkinden, ki Hayyam 1123 civarı öldü, çok farklı, hatta tam tersi olduğunu vurguluyor. Ne gibi bir fark bu? Şöyle, Hayyam'daki o bireysellik, dünyaya dönük, bazen biraz pervasız görünen tavır var ya, Evet, biliyoruz. işte Baba Tahir'de bunun yerine daha içe dönük, daha manevi bir derinlik olduğu belirtiliyor. Hatta Fitzgerald gibi Batılıların yanı sıra Celaleddin Rumi ve Hafız Şirazi gibi İslam düşüncesinin dev isimlerinin de Baba Tahir'i Hayyam'dan üstün gördüğü ifade ediliyor. Bu çok çarpıcı bir iddia. Gerçekten öyle. Bu da onun sadece bir şair değil, aynı zamanda çok önemli bir manevi figür, bir evliya olarak görüldüğünü gösteriyor. Eserleri özellikle ehli hak denilen, yani hakikate ulaşmayı amaçlayan belirli mistik gruplar tarafından büyük saygı görüyor. O zaman şiirlerinden küçük bir örnekle o duyguyu hissetmeye çalışalım mı? Kaynaktaki bir gazelden alıntı yapalım. Gönlüm güzellerin aşkından bükülmüş ve yersizdir. Kirpiklerim kan kanalı olmuştur. Bu aşık gönül bir kuru ağaç olmuştur. Sadece birkaç dize bile o yoğunluğu, o derinliği hissettiriyor, değil mi? Kesinlikle. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğinde senin için nasıl bir portre çıkıyor ortaya? Benim için Baba Tahir'in değeri tam da bu belirsizliklerde, bu katmanlı yapıda yatıyor gibi. Ne tam olarak tarihsel bir biyografiye sığıyor, ne de tek bir kimliğe indirgenebiliyor. Evet. Dilindeki o çeşitlilik, Hayyam'dan farklı duruşu, şiirlerindeki o hem dünyevi hem ilahi aşk, bütün bunlar onu standart kalıpların dışında sürekli yeniden keşfedilmeyi bekleyen bir hazine yapıyor bence. Çok güzel özetledin. O zaman biz de şöyle toparlayalım. Baba Tahir Uryan, hayatı hakkında net bilgilerden çok rivayetler bulunan, kendine özgü dervişane bir dil kullanan, şiirlerinde hem tasavvufi derinliği hem de beşeri duyguları ustaca işleyen, Hayyam gibi isimlerden farklı bir çizgide duran ve gizemini hala koruyan çok önemli bir şair ve düşünür. Kesinlikle. Ve son olarak sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım mı? Tabii, lütfen. Hani şu Canbek Aziz'in yazdığı ve Zemzem kuyusuna atıldığı söylenen şerh vardı ya, onun bir şekilde günümüze ulaştığı efsanesi. Sence bu tür anlatılar özellikle resmi tarihin ana akım anlatıların gölgesinde kalmış figürlere ait bilginin ve mirasın kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığı, nasıl korunduğu ya da belki de nasıl yeniden şekillendiği hakkında bize neler fısıldıyor olabilir? Çok düşündürücü bir soru gerçekten. Bu ilginç keşif yolculuğunda bize katıldığın için teşekkürler. شێروانێ کورد حاجی بخۆرجی ژناڤە کوردن لە ناوەندا ئەنەدۆڵێ دژین jî gelek kesê mêrxas derketine ku mora xwal dîrokê dane lê bi piranî ew di tarîtiya dîrokê de mane ne Kurdên koçber ne jî yên Kurdistanê vê yekê dizanin yek ji van kesan jî Hacî Bixorcî ye yanî Heco ye Serhildana wî û hevalên wî jî kêm tê zanîn. Bi Hacî re nava gel de Heco jî tê gotin. Bixwe jî ji êla Omeriya Girêdayî Federasyona Reşîya. Yek ji hevalên wî yê nêzik jî Mustafa Tozo ye yanî Qera Mustafa ye ku ew jî ji êla Têrikya ye. Di salên 1917 de artêşa Tirk dixwaze Heco bişîne Kurdistanê û şerê li hemberê Kurdan pê bide kirin. Ew firar dike û tê mar. Ji bavê xwe re dibêje ez naçim Kurdistanê û hember birayê xwe şer nakim. Piştî vê rojê rêya çiyan digire û serî hildidê. Bi tevahî 17 salan li dijî pergela Mustafa Kemal şer dike. Têkiliya wî Çerkez Ethem çê dibe. Ethem dixwaze wî têxe nava artêşa xwe. Lê ew vê yekê napejirîne. Pişt re têkiliya wî bi tevgera Şêx Saîdê Pîran re çê dibe. Nûnera Şêx tê Cem Haco û dixwaze ku beşdarî serhildana wan bibe. Lê ew vê yekê qebûl nake û soza alîkariya sîleh û Cebilxanê dide wan. Bi hevalên xwe re wê soza xwe pêk tînin. Bextê Romê tune ye. Haco
حتا ساڵ 1930 دا li dijî Atatürk şerê xwe dewam dike. Li gorî agahiyên îdare mecmuasî didê, haco û hevalên wî di nava van salan de bajarek, du navçe û 210 gund desteser kirine. 27 caran rê biriye. Yek ji van jî riya Atatürk'e. Not û 2 kes revandine û 2 kes kuştine. Taybetmendiya haco ya herî mezin parêzerê gundî û xizanan bû. Ew dijminê pergel û axayên heremî bû. Ji axa û dewletê bi zora distand û li gundî belengazan belav dikir. Teklîfa Atatürkê ku dixwaze wî bike parlamenter red dike, lê di dawiyê de biriya hevalê Atatürkî ji herema ew bi soza efetê xapandin û di herê engoriyê teslîm dibe. Pêş di çend mehan di zindanê de dimîne, tê îdam kirin. Wekî her serhilderekî Kurd, kes nizane gora wî li ku ye. Piştî têkçûna serhildana gelek malbatên têkiliya xwe bi haco re heyî ji tirsan paşnava xwe kirine Öztürk. وقت خبر حجی افند دا کت سرگندی رشیا علی بگو کو سبک یاوی مشابو دور اسوارا گو دشمن خارا گو دور اسوارا گو Varyanteke di jî li ser haco Wisa ye. Li gorî kevneşopiya heremê dema nûçeya îdama haco tê, malbat, xizim, dost û cîranên wî hefteyekê şînê dikin. Pişt re malbata haco dibêje, em herin destgirtiya haco bibînin. Du erebeyên hespan koç dikin û dihêrin gundê şerefliyê ku bûka xwe xemgîn jî bibînin. Lê dema gundên nasirliyan dibînê ku dikin de ku herin mîvan kevir bikin. Ew naxwazin ku xizmên wan bên gundê wan û serê wan bi dewletê re bikeve belayê. Zarok mêvanan li pêşiya gund didin berkeviran. Mêvan vêyekê fêm dikin, dizîvirin ser bîra mala Hemîd şîna xwe bi xwe dikin û paşê vedigerin mala xwe. Varyanteke din jî Wisa ye. Dibêjin dewleta Tirk dixwazin Hacî Bixwecî bibin leşkeriyê. Gazî Hacî Bixwecî dikin. Li Hacî Bixwecî naxwaze here leşkeriyê. 17 sala li hemberê dewleta Tirk serî radike. Li derdora Enqereyê, Konyayê serhildaneke gelekî mezin dike. Ji dewleta re Tirk re dibêje, ez naçim leşkeriyê li hemberê birayê xwe Kurd şer nakim. Lê birayê Hacî Bixwecî rahê û bavê Hacî Bixwecî Mistê Hacî dibêje dewlet birehme here teslîm bibe. Lêbelê Hacî Bixwecî teslîm nabe. Dibêje ez Kurdim bi Şêx Seîd û rêhevalên wî re ez ê çawa şer bikim. Di sala 1916 de şer dest pê dike. Zabitên dewleta Osmanî tên ku ciwanên Kurdan bibin û bibin leşkerî. Lê Hacî naçe û li hespê qiswar dibe û ji wê derdikeve û niha serhildanî dest pê dike. Yek û naxwazin herin eskeriyê jî yanî leşkeriyê jî hemî gundî derdora Hacî kom dibin. Li gor ku tê zanîn Hacî Bixwecî qet zirarê nade gundiyan. Li gor ku tê zanîn dibêjin ji wan Türkmenan pere distandin didanin yê feqîrê gundiyên Kurd û 17 salan bi qeçaxî jiyaye. Neviyê wî İsmet İnal jî wisa dibêje.
gelekî nihaqî hatiye kirin. Kesên ku tên wî bikujin jî qet destê xwe nedaye wa leşkeran. Papîrêm rojekî tê gund deh defayî de jî Elî Bek heye. Elî Bek jî dibe ger rojekî bimirim bila ji destê mêrxasekî wisa de ez bimirim. Piştî vê gotinê Hacî denga dike û naxwaze Elî Bek bikuje û vedigere. Piştî vê awkê dewleta Tirk leşkerê xwe têne gund. Pişt re Hacî û rêhevalê xwe ji gund derdikevin. Piştî ku leşker wan dişopîne bi xurcî denga dike. Hûn hemî bêsûcin hele bila ew yüzbaşî derkeve pêşî. Ger ez mêjî wî nexim diqet ez nemêrim. Piştî vê yüzbaşî pir ditirse. Hacî bi Xurdî 6 sala li Qerejdağê dimîne. Qerejdağ jî nêzî gundê Haymanayê. Haymana jî niha jî navçeya Enqereyê ye. Li vê derê bi Mustafa Tozo re dibe yek. Lê mixabin Tozo sal 1924 de di davika Tirkan de tê kuştin. Neviyê Tozo jî Mustafa wisa dibêje. Tozo û hevalê xwe li gundê Karsakê malê jineke muhacir talan dikin. Ev jinek jî diçe ba Atatürk. Atatürk pişt vê guhdarkirinê son dixwe ku Tozê bigire. Li gundê Palan jî gazî Tozo dikin. Ger hûn derkevin em ê we efû bikin. Gava Tozo derdikeve ew rêhevalê wî didin ber fîşek û gulêya. Laşê wan dikin erebeyan de gund bi gund digerînin. Paşê wan derve dikin wisa dihêlin. Bi Xurcî di navenda Anatoliyê de umîda gelê Kurd e. Hûn ji kî bipirsin ew qehreman e ew wêrek e ji ber ku zengîna distan dida firîyê Kurd. devere swarago düşmana xarago Li gor arşîvên dewleta Tir ev dê tebavê sal 1922 de Atatürk ji Enqereyê berê xwe dizê Konyayê. Dirê de Hacî bi Xurcî dikeve pêşiya wan de. Lê Hacî bi Xurcî ji wan gelekî dûr e ji ber vêyekê top û gulê wa nagîjin Atatürk. Vê bûyerê li hemî derî vedişêrin. Piştî vê bûyerê dewleta Tirk tê gund dibêje ger win Hacî bi Xurcî nedine min ez ê vagundim teva hilweşînim û bişewtînim. Ji ber ku gundê jî pir ditirsiyan gazî bi Xurcî kirin, bi Xurcî dilê gelekî bi wan şewtiya û teslîm bû. Sal 1933 bû û Hacî bi Xurcî jî 40 salî bû. Lê gava ku dibêje teslîm nebûye dixwaze xwe garantî bike ku nê kuştin. Hacî deh hîvan di zindarê de dimîne. Axayên derdora gund gelekî ji Hacî ditirsin. İmzeyê xwe didin hevdû de ku ew were îdam kirin. Sê rojan bi dar ve dimîne. Kesê ku derdorê de diçe û tê çavê wan bi girî dibe. Lê mixabin nikarin wî ji dar ve daxînin erdê. Ji ber vêyekê serhildarê navenda Anatoliyê diçe ser dilovaniya xwe. û di stran û loriyên xwe de jî wisa dibêjin. Habû Hacî Efendiyê min habû. Tabûr tabûr ji ber Efendî rabû. Mal şewitiyo min got çi bi te hato qenebê çepxanê di peşta te de tevabû. Were siwaro dijminan bi xaşî xaro. Koçerên Hacî Efendî didûne. Li miratê Enqerê nexweşûle. Mermiyê Hacî Efendî îna nekir, kostekê saeta a zincîrê ji dilê. Were mîro min got dijminê xaro. Li hêlûnê li hêlûnê bejna Hacî Efendiyê zirab çirpiyê zeytûnê. Wexta li ber da kendirê dawistan din
من دگوت حیفاتا حیفاتا معشوناتا بمری و خاتونه ورا سوارو دجمنا بخاشي خارو ليل هيلوني وليل هيلوني كريجيه ولاد تمكر ما ماشين تو تتوني اسكا چكا مالي قبلك ناسناكم چكي هرن بقرن بينن چركزي حاجي افنديوي خاتوني لالو ده اخمانيه ناكي ده چما كاوا دجمن آني شوني و ده هر چاوش قربان ده چه بیستو چینکاس کوتی گماری را 8 ساعت و زنجیره بیستو مال شوتیو دست حاجی افندی مدن هلمی بیاره بکی هلمی بدستیو ها هو ورسیارو دجمن خارو یشافکانیا سدات اولوگانا آنفه و özgürpolitika.com'u. Hoş geldiniz. Bugün kaynaklarımız bize çok önemli bir ismi işaret ediyor. Ahmede Hani, yani 1591-1652 yılları arasında yaşamış. Evet, oldukça önemli bir figür. Sadece şair kimliğiyle değil, Kürt tarihi, dili ve kimliği için ne ifade ettiğine biraz daha yakından bakacağız bugün. Elimizdeki metinler de zaten onun yaşamını, eserlerini, Kürt düşüncesindeki yerini bayağı detaylı inceliyor. Aynen. Amacımız da aslında Hani'nin bu Kürt milli bilincinin oluşumundaki kurucu rolünü ve edebi mirasının da ötesindeki etkisini biraz anlamanıza yardımcı olmak. Haydi başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk olarak kimdi Ahmede Hani? Şöyle bir temelden alalım. Tabii. Kaynaklara göre Beyazıt doğumlu, ismi de kendi aşiretinden geliyor, Hani aşiretinden. Özellikle dil, şiir ve felsefe alanlarında yani çok derin izler bırakmış biri. Etkisi bugün bile sürüyor diyebiliriz. Peki hangi dönemde yaşamış? Yani o tarihsel bağlamı biraz açabilir miyiz? Tabii 17. yüzyıl Osmanlı ve Safevi imparatorluklarının bölgedeki mücadelesinin yoğun olduğu bir dönem. Oldukça çalkantılı aslında. Anladım. İşte bu ortamda Memun Zihni yazıyor en bilinen eseri. Evet, Memuzin bir aşk destanı olarak bilinir genelde ama... Evet, yüzeyde öyle görünüyor ama aslında çok daha fazlası var. Dönemin sosyopolitik yapısına, Kürtlerin kimlik arayışına dair müthiş alegoriler içeriyor. Bir nevi kültürel bir varoluş çığlığı gibi. İlginç. Hatta eserin yazılış tarihiyle ilgili bile farklı iddialar var. Genelde 1692 denir ama daha erken diyenler de var. Bu bile aslında o dönemin karmaşıklığını gösteriyor bize. Kesinlikle. Ve sanırım Hani için dil meselesi çok merkezi değil mi? Öyle, kesinlikle öyle. Kürtçeyi bir bilim ve edebiyat dili seviyesine çıkarma çabası çok net. Yani bunun için somut adımlar da atmış. Sözlükler, çocuklar için eserler. Aynen. Arapça, Kürtçe sözlük hazırlıyor. Bir de çocuklar için Nubar var, yani Yeni Bahar. Manzum bir eser bu. Temel İslami bilgileri ve dil bilgisini öğretiyor. O Nubar'daki meşhur dizeyi de hatırlatalım belki. Kufe sehet, u beyan daye lisan, lisan daye insan. Evet, Tanrı insana ifade yeteneği ve dili verdi diyor. Yani dile kutsal bir anlam yüklüyor, onu milli kimliğin taşıyıcısı olarak görüyor. İşte bu yaklaşımı onun asıl misyonunu anlamak için sanki kilit nokta gibi. Çok doğru bir tespit. Hani için dil, basit bir iletişim aracı değil, bir halkın varoluş temeli adeta. Üstelik aldığı İslami eğitime rağmen. Evet. Ona rağmen kendini dönemin baskın kültürlerine, yani Arap veya Türk kimliklerine eklemlemiyor. Tam tersine ısrarla Kürt birliğini, dilsel özgünlüğü savunuyor. Yani daha geniş bakarsak, hedefi dil üzerinden kültürel, dolayısıyla da siyasi bir bilinç inşa etmekti diyebiliriz. Peki kaynaklarda Kürtlerin kökeniyle ilgili neler var? Hani'nin bu konudaki duruşu nasıl? Kaynaklarda Kürtlerin kökenini Med İmparatorluğu'na dayandıran görüşler var. Yani Hint-Avrupa dil ailesi, İrani diller. Hani'nin de bu tarihsel derinliğin farkında olduğu ve İslami çerçeve içinde Kürt kimliğini savunduğu anlaşılıyor. Yine Nubar'dan bir örnekle belki pekiştirebiliriz bunu. İslam'ın şartlarını Kürtçe anlattığı dizeler vardı sanırım. Evet. Bejim şahadet dane ham penc, likıt nimej orojine, ham zekat u fitreye,
ya deyim tavafaka be gibi. Yani dini eğitimi bile ana dilde vererek kimliği pekiştirmek istiyor. Bu da bizi aslında onun erken dönemdeki milliyetçilik anlayışına getiriyor. 17. yüzyıl için oldukça ileri bir bakış açısı. Kesinlikle. Zani, Kürtler arasındaki o dağınıklığın, iç çekişmelerin ve dış güçlere bağımlılığın bağımsız bir yapı kurmanın önündeki en büyük engel olduğunu görmüş. Çözüm olarak ne öneriyor peki? Çözüm, dil, kültür ve edebiyat etrafında birleşmek. Bu vizyonuyla da kendinden sonra gelen Bedirhaniler, Şeyh Ubeydullah Nehri, hatta Said Nursi gibi önemli isimlere de bir nevi zemin hazırlıyor. Yani entelektüel bir öncü rolü üstlenmiş. Aynen öyle. O dönemde bu bilince ulaşması gerçekten çok etkileyici. Çok öngörülü bir düşünür olduğunu kanıtlıyor. Peki bütün bunları şöyle bir toparlarsak ne diyebiliriz yani? Ahmed Hani kimdir sonuç olarak? Özetle, Kürt edebiyatının kurucularından biri demek yetmez. Aynı zamanda ulusal bir uyanışın, milli bilincin de en önemli öncülerinden biri. Eserleri de hem bu mücadelenin bir yansıması hem de onu ateşleyen bir kaynak olmuş anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bugün bile Kürt tarihini, kültürünü, o kimlik belirttiği gibi halkının manevi tarihini yazan bilge bir figür adeta. Mirası edebi metinlerin çok ötesinde yani. Çok ötesinde, evet. O zaman şöyle bir düşünceyle kapatalım mı? Hani yüzyıllar önce büyük imparatorlukların gölgesinde bir halkı ortak dil ve kültür paydasında birleştirmeyi hayal etti, bunun için çalıştı. Evet. Günümüzde de dilin, kültürel kimliğin siyasetteki yerini, hani bazen ne kadar merkezi, bazen de ne kadar tartışmalı olduğunu düşününce, Hani'nin bu erken dönemdeki yaklaşımı, bugün dünyanın farklı yerlerindeki benzer kimlik ve birlik arayışlarını anlamamız için bize ne gibi ipuçları verebilir acaba? Üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Kesinlikle, üzerine düşünmeye değer. Zazayado ya da kimilerin deyimiyle Yadin Paşa, Yadoe Demili ve halkın deyimiyle Yad Mahmud Abbas, yakın dönem Kürt tarihinde önemli bir direnişçi kişilik olmasının yanında savaşçılığı, gözü pekliği, inatçılığı ve kararlı duruşuyla efsaneleşmiş yaşamı kadar ölümü de gizemlerle yüklü ender kişiliklerden biridir. Zazayado, Osmanlı Devleti'nin son demlerinde merkezi Darahfeni vilayetin güneyinde yer alan Zikte aşiretindendir. Zikte doğumludur. Doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. Ailesi 1. Dünya Savaşı öncesinde Zikte'den ayrılarak Çapakçur'a gelip yerleşmiştir. Dayısı Arif Faris, Çevlik'te bilinen etkin bir şahsiyettir. Zikte aşireti yakın dönem Kürt tarihinde önemli kişilikleri yetiştirmiş güçlü bir aşirettir. Bayeli Hacı Sadik Bek, Fakih Hasan Fehmi, Bazenanlı Ömer Ağa gibi. 1925 direnişinde aktif roller üstlenmiş olan Zikte aşireti, ayaklanma sonrasında büyük baskı ve katliamlarla karşı karşıya kalmıştır. Ya da o geçimini Çapakçur kazasının idarecileri olan Mütelliyan ailesinin yanında Hançuldar yani vergi tahsildarı olarak sağlamaktaydı. Hasan-ı Began ile birlikte bu dönemlerden başlayan ve uzun yıllara yayılacak olan yakın bir arkadaşlığı bulunuyordu. Yağda küçük yaşlarda medrese eğitimi almıştır. 1926 yılında şehit edilen dayısı Arif Faris'in himayesinde gözük pekliği ve dürüstlüğüyle nam salarak büyümüştür. Çapakçur ve Daraheni'nin asi doğal şartları ve toplumsal ortamında kişilik gelişimini tamamlar. Nispeten aşiret baskısının hafiflediği kent ortamında aile ve kabile hukukuna göre yaşamın şekillendiği bir ortamda büyür. Bir yandan Osmanlı devlet bürokrasisini temsilen yer alan kimi yöneticiler, bir yandan giderek gelişen Çapakçur millerinin otoritesi, diğer yandan ise şeyhlerin adalet ve hak hukuk talep eden tarikatların etkisi içinde
kendi kişilik gelişimini sağlar. Zazayado, aşiret ilişkilerinden kopup kent ortamında bağımlılık ilişkilerini reddederek gelişen ve bunu yaparken de dağılan Osmanlı'nın yıkıntılarında kendi halkının özgürlük arayışını taşıyan yurtseverlik duygularını giderek geliştirir. Osmanlı son yıllarında İstanbul merkezli Kürdistan Teali Cemiyeti'nin etkileri Çapakçur'da etkisini göstermeye başlamıştır. Bir yandan Bitlis'te gelişen ve karga pazarlı Mele Selim'in yer aldığı ayaklanma, diğer yandan da Tayyip Ali ve Sadiye Talha'nın etkileri düşünsel etki alanları içindedir. Zazayado yaşamında 2 evlilik gerçekleştirir. İlk eşi Rabia Hanım ve ikinci eşi Teli Hanım'dır. Teli Hanım ile evliliği ayaklanma sonrası gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusunun işgaline karşı oluşturulan milis alayında dayısı olan Muhammed Faris ile birlikte Kene Silahlı Şeyh Şerif komutasında görev alır. Rus ordularının Çoban Taşı hattında durdurulmasında en etkili güç olan bu milis alaylarında gözü pekliliği, kahramanlıkları ve atikliğiyle göz doldurur. Büyük başarıları ile nam salar. Burada Ruslara esir düşer. Ancak Rus askerlerinin dalgınlıklarından faydalanarak kaçıp Şeyh Şerif'in milis alayına tekrar katılır. Şeyh Şerif 1925 direnişinde Elazığ cephesinde de Yadin Paşa'ya komutanlık yapacak ve Yado kendisinin en büyük yardımcılarından biri olacaktır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında tahsildar olarak Çapakçur'da çalışırken Haseni Began ile Mütteliyanlar arasındaki bir çatışmada taraf olur ve firari durumuna düşer. Bu, merkezi Osmanlı otoritesinin bölgedeki temsilcileri ile yaşadığı ilk çatışmadır. Bu arada 1925 direnişi başlar. Zazayado 1925 direnişinin ilk günlerinde ayaklanmaya katılım gösterir. El Aziz cephesinde yer alır. Şeyh Şerif'in komuta ettiği bu cephede ön saflarda yer alır. El Aziz cephesinin kimi yağma ve provokasyon olayları sonucu çöküntüye uğraması üzerine geri çekilmede Şeyh Şerif ile yolları ayrılır. Şeyh Şerif geri çekildiği mekanda bir ihanet sonucu tutuklanıp Ahmet'e götürülürken Zazayado çatışa dağlara çekilir. Bu çatışmaların en şiddetlerinden birisi Gazi geçidinde Mendo Vadisi'nde yaşanır. Üzerlerine gelen askeri birlikleri durdurup dağıtan Zazayado ve arkadaşları Palo Ovası'na gelen Okçuyanlı Necip Ağa komutasındaki işbirlikçilerin saldırısına karşı tutunamaz. İşbirlikçilere yönelik öfke giderek artar ve adeta Zazayado'nun ilerideki yaşamında çatıştığı ana unsurlardan biri olur. Ziverli Şahin Cundun deyimi adeta sloganları olur. Cinnet Kürdün, Kıştışı Desticuno, Kürtlerin cenneti Ovalıların ölümüyle olur. Dağlara dağılan direnççiler ailelerine ulaşmaya, onları gelmekte olan zulüm ve katliamlardan kurtarmaya çalışırlar. Ancak Çanşehirleri ve Çapakçur'un ileri gelenlerin aileleri rehin tutulup dağlardakilerin gelip teslim olması istenir. Ferhan'da bulunan bu aileleri kurtarmak için büyük bir baskın düzenlenir. Bu baskında onlarca asker etkisizleştirilerek bu aileler, ki çoğu kadın ve çocuktur, kurtarılır. Bu çatışmalarda Zazayado'nun yaralandığı da rivayet edilir. 1925-1926 kışı dağlarda geçiren Yado ve arkadaşları Karar Sancak bölgesinde Alevi köylerinde misafir edilir. 1926 yılı sahalarında dağlarda toparlanan direnişçiler
Suriye'ye gitme kararı alarak yola çıkar. Çapakçur'dan başlayacak olan ve yaklaşık olarak 600 civarında kişinin, ki çoğu silahsız kadın ve çocuktur, yer aldığı uzun bir yürüyüş gerçekleştirilir. Yado'nun eşi ve çocukları bu yürüyüşte yer almaz. Karabegan mıntıkasından Piran, Terkan ve Ahmet Ovası'ndan Karej Dağı, Verenşah mıntıkasından Tınhat'e uzanacak olan yürüyüşçüler, yollarda asker ve işbirlikçileri aşiretlerin saldırılarına uğrar. Üzerlerine hava saldırıları gerçekleştirilir. Bu saldırılarda bir savaş uçağı da düşürülür. Onlarca kayıp veren direnişlerin elici kısmı sınırı geçmeyi başarır. Zazayado burada Hoybun çatışmalarına dahil olur. Hoybun üyeleriyle çekilen fotoğrafları bu döneme ait. Bunlardan Kamuran Ali Bedirhan 1938 yılında Herbert Wartel ile birlikte Almanca yazılıp Türkçe'ye Yado Kürdistan Kartalı olarak çevirisi yapılan kitabı yazacaktır. Zazayado, sürgün ve ilticacı pozisyonuna son vererek 1927 yılında Azizanlı Sedye Talha ile birlikte Çevlik'e geri döner. Sedye Alciye Talha 1929 yılında bir çatışmada tutuklanacak ve 1942 yılında Sivas'ta idam edilecek. Dağlarda direniş birlikleri oluşturarak kalır. Eşi ve oğlu Çerkez'i yanına alarak dağlarda kendisine bir yaşam kurar. Tahsildar iken tanıştığı Kum köyünden Telih Hanım ile 1931 yılında evlenir. Daha çok Çapakçur, Palu, Karakoçan, Mıstan Botyan mıntıkası ve Sivan tarafları olmak üzere dağları, Mazyar yani meşe ormanlarını kendine mesken edinir. Buralarda emrindeki savaşçılarla birlikte ajan, işbirlikçi ve askeri güçlere karşı saldırılar düzenler. Dağlarda bu şekilde direnen Şeyh Fahri Bukarki, Şeyh Abdurrahim, Ömer Ağaye ve Ziyanun gibi birçok direnişçinin öncülük ettiği gruplar gibi vatan toprağına bağlılık ve baş eğmeyen bir direnişçiliğin öncüsü olur. Sık sık uğradığı Çapakçur'un Hırpet'e doğru çıkışında yer alan çeşme günümüzde Çıreyat Yazı Çeşmesi olarak bilinir. Çıkan af yasalarından faydalanmayı kesin olarak reddeden Yado, tahminen 1933 afından sonra Rabia Hanım'ı Çapakçur'a gönderir. Rabia Hanım ve oğlu Çerkez 1934 sonu ya da 35 başlarında tutuklanıp sürgüne gönderilir. Kayseri ve Dersim Nazmiye'de mecburi iskana tabi tutulurlar. Kayseri'deyken askerlerin "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" sloganlarını duyan 9-10 yaşlarındaki oğlu Çerkez etrafını topladığı çocuklara "Yaşa yaşa Yazin Paşa" sloganları attırır. Bunu duyan görevli subay bu çocuk büyüyünce başımıza çok iş açacak diyecektir. Nitekim 3 yıl sonra Dersim Nazmiye'ye, oradan da 3 yıl sonra Dersim'e sürgün edilir. Burada oğlu bir asker tarafından katledilir. Toplam 10 yıl kadar buralarda kalan Rabia Hanım daha sonra Çevlik'e geri döner. Şarge köyünde bir evlilik gerçekleştirip çoluk çocuğu karışır. Diğer eşi Telih Hanım ise 1936 yılında vefatına kadar Zazayado ile birlikte dağlarda savaştığı bilinmektedir. Daraheni'ye bağlı olan Ulyan köyünde işbirlikçileriyle aralarında bir çatışma çıkar ve Telih yaralanır. Özellikle iki kardeşin işbirlikçi çete olarak varlığı öne çıkar. Zazayado'dan esir düşmemek için kendisini öldürmesini ister. Ama bunu yapamayacak kadar Telih'i sevmektedir. Ancak Telih ele geçerse tecavüze uğrayacağına, büyük zulümlerle karşılaşacağına inanmaktadır. Bu yüzden Telih'in vurulması için
yanlarında olan Teli'nin akrabası Mehev'de onu öldürmesi için talimat verir. Teli doğrudur. Teli orada köylüler tarafından defnedilir. Bulunduğu yer Tırbe Teli olarak bilinmektedir. Zazayadu ve arkadaşları buradan ayrılsalar da düşman takibi sürer. Çatışma çıkar ve Zazayadu her iki ayağından yararlanır. Kendisine ölmüş havası verir. Bulunduğu yere iyice yaklaşan iki işbirlikçi çete ve 4 arkadaşı öldürür. Ancak bulunduğu yer açık alandadır ve uzaktan yoğun ateş altına alınır. Ya da o burada yaşamını yitirir. Cenazesi orada defnedilir. Ancak yeri bilinmemektedir. Yaygın anlatı bu şekildedir. Ancak Teli Hanım ve Zazayadu'nun akıbetleriyle ilgili dilden dile dolaşan farklı rivayetler de mevcut. Özellikle Zazayadu'nun mezar yerinin bilinmemesi, öldüğüne dair resmi bir kaydın bulunmaması, onun efsaneleşmesini birçok farklı anlatının ortaya çıkması beraberinde getirmiştir. Ya da özellikle Çevlik Zazaları içinde dilden dile anlatılan direnişçiliği, kahramanlığı, keskin nişancılığı, ihanete karşı yılmaz savaşçılığı ve köklü yurtseverliği ile anlatılmaktadır. Günümüze gelindiğinde efsanevi kişiliğiyle halkın hafızasında yerini almıştır. Seslendiren Heyecan Giyan. Özgürpolitika.com'dan alınmıştır.
Bahat ya. Ce bun. Ce? Отут болить. Burada tece. Teşe. Nici pot. Що тут? Нема синяка? Отут, о. Tau. Га? Düştün mü? Ні. Там що, синє? Hı. Ya. Kaçmışsın ya? Що?
Scheiße.
Что, не получается? М? Не получается? Не получається. Fertig. Вже зробив? Jak sprawiał. Холодно. Холодно? Ага, холодно.
Merhaba, bugün bize ulaştırdığınız kaynakları birlikte inceliyoruz. Merhaba. Konumuz biraz hassas, Zazaca ve Kürtçe arasındaki ilişki ve tabii Zazalar Kürt değildir iddiası etrafındaki o tartışmalar. Evet. Elimizdeki metinler hem dilbilimsel hem de tarihsel kanıtlara odaklanıyor. Bizim de amacımız hani bu kaynaklardan öne çıkanları sizin için damıtmak, bu karmaşık konuya biraz ışık tutmak. Kesinlikle bu kaynaklar tam da dil, kimlik ve siyaset arasındaki o hassas kesişim noktalarına değiniyor aslında. Evet. Zazaca'nın dil bilimsel sınıflandırması ve Zazaların tarihsel olarak Kürt toplumu içindeki yeri sanırım temel odak noktalarımız olacak. Kaynaklardaki argümanları, kanıtları bir süzelim bakalım. Harika. O zaman hemen dilbilimsel tarafla başlayalım mı? Başlayalım. Kaynaklar diyor ki Zazaca yani kendilerinin Zazaki, Dimilki ya da Kırmancıki dediği dil Hint-Avrupa dil ailesinin İrani koluna ait. Evet, tıpkı Kurmancı gibi. İkisi de Batı İrani grubunda. Hatta Martin van Bernesen gibi isimler aradaki fark için şey demişler. Hani Almanca ile İsviçre Almancası farkından çok da fazla değil. Ludwig Paul, Mackenzie gibi dil bilimciler de genelde Zazaca'yı Kürt dilleri veya lehçeleri şemsiyesi altında değerlendirmişler. Peki somut benzerlikler neler? Yani kaynaklar ne gibi örnekler veriyor? Oldukça temel benzerlikler var. Mesela kelime bazında su için av, göz için çav, el için dest. Bunlar ortak. Çok temel kelimeler bunlar. Evet. Güneş için roj ve roji gibi ses değişimleri olsa da kökün aynı olduğu görülüyor. Gramer yapısı da ilginç. Nasıl mesela? İkisinde de genellikle özne-nesne fiil sıralaması var. Hani SOV diyoruz ya, ez bir kitabı van hament Zazaca, ez pirtuka van huent kurmancı. İkisi de ben onların kitabını okudum demek. Anladım. Bir de o meşhur ezafe yapısı var isim tamlamalarındaki, o da çok benzer. Kitebe meme, pirtuka meme yani amcanın kitabı. Peki farklılıklar yok mu hiç? Olmaz mı? Tabii ki var. Mesela Zazaca'da i gibi çift seslilerin yani diftongların daha yaygın olduğu söyleniyor. Kurmancı'nın da Arapça ve Farsçadan tarihsel olarak daha fazla kelime aldığı belirtiliyor. Ama kaynakların vurguladığı şey şu, bu farklar temel dil bilimsel akrabalığı ortadan kaldırmıyor. Anladım. Dil bilimsel tablo bu şekilde ise biraz da tarih ve kültüre bakalım. Kaynaklar orada neler söylüyor? Tarihsel olarak da aslında güçlü bağlar gösteriliyor. Mesela 1937-38 Dersim olaylarının lideri Seyit Rıza. Evet. Kendisi Zaza olmasına rağmen kendini Kürt olarak tanımladı ve o meşhur "ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim" sözü sıkça alıntılanıyor kaynaklarda. Osmanlı arşivlerinde de geçiyor mu peki? Evet. Dersim bölgesi için sık sık Kürt aşiretleri tabirinin kullanıldığı belirtiliyor. Hatta daha da geriye gidersek 17. yüzyılda Ehmede Hani'nin Zazaca için dilimizin kardeşi gibi bir ifade kullandığı aktarılıyor. İlginç. Yani hem figürler hem belgeler bir birlikteliğe işaret ediyor. Peki toplumsal yaşam yani kültür tarafı? Orada da coğrafi ve kültürel bir iç içe geçmişlikten bahsediliyor. Dersim, Bingöl, Elazığ gibi bölgelerde Zaza ve Kurmancı konuşanlar yüzyıllardır bir arada yaşıyor. Hem Alevi hem Sünni Zazalar var. Aynı şekilde Kurmancı konuşan Aleviler de var. Maraş Pazarcık örneği veriliyor mesela. Yani mezhepsel bir ayrım da tam olarak örtüşmüyor. Özetliyor. Dilimiz farklı olabilir ama kaderimiz, acımız, kültürümüz bir. İddiası nasıl bu kadar öne çıktı? İşte burası biraz kafa karıştırıcı sanırım. Evet, işin politik boyutu burada devreye giriyor gibi görünüyor. En azından kaynaklara göre. Ne diyor kaynaklar bu konuda? Bu söylemin kökenini daha çok Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sonrası ulus devlet politikalarıyla ilişkilendiriyorlar. Yani iddia o ki amaç Kürt kimliğinin bütünlüğünü zayıflatmak, topluluğu bölmek ve belki de asimilasyonu kolaylaştırmak. 1960'lara ait olduğu söylenen bazı devlet raporlarından bahsediliyor. MİT ya da İçişleri Bakanlığı kaynaklı olduğu iddia edilen belgeler bunlar. Buralarda Zazaların ayrı bir halk olduğu fikrinin ortaya atıldığı ve bunun zamanla yayıldığı öne sürülüyor. Yani bilinçli bir politika mı ima ediliyor?
Kaynaklarda yer alan iddialar bu yönde, evet. Hatta 1980 darbesi sonrası cezaevlerinde "sen Zaza mısın, Kürt müsün?" gibi sorularla bu ayrımın kasıtlı olarak körüklendiği de yine bu iddialar arasında. Anladım. Tabii şunu tekrar vurgulamak lazım. Biz burada sadece bize sunulan kaynaklardaki iddiaları ve argümanları aktarıyoruz. Kesinlikle. Herhangi bir politik pozisyonu desteklemek ya da reddetmek gibi bir amacımız yok. Sadece metinlerde ne yazdığını özetliyoruz. Peki, tüm bunları toparlarsak ne sonuç çıkıyor? Yani bu kaynaklar bize ne anlatıyor temelde? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Elimizdeki metinlere göre dil bilimsel ve tarihsel verilere bakıldığında Zazaca ve Zazalar Kürt kimliği ve diliyle çok güçlü, köklü bağlara sahip. Evet. Ayrı bir millettir iddiası ise bu kaynaklara göre daha yakın zamanda ve büyük ölçüde politik motivasyonlarla ortaya atılmış bir argüman olarak sunuluyor. Yani dilsel çeşitliliğin tek bir kimlik altında olabileceği vurgulanıyor. Aynen öyle. Farklılıklar var ama bu farklılıkların ortak kimliği ortadan kaldırmadığı, hatta bir kaynak İtalyanca-İspanyolca farkı kadar bile olmadığını iddia ediyor. Bu tür dil ve kimlik tartışmalarının kökenlerini, arkasındaki dinamikleri anlamak, belki de günümüzde karşılaştığımız iddiaları daha sağlıklı değerlendirmenize yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bu incelemeden sonra belki sizin de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Kaynaklar daha çok işin tarihsel ve politik boyutuna odaklandı. Peki sizce günümüz dünyası, yani küreselleşme, dijital iletişim, diaspora koşulları, bunlar Zazaca ve diğer Kürt lehçeleri arasındaki ilişkiyi gelecekte nasıl şekillendirebilir? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanki. Rahimi Qazi kiye? Rahimi Qazi nivîskar û akademîsyenê Kurd e. Birayê Seyfî Qaziyê Wezîrê Parastinê û pismamê Qazî Mihemedê Serok Komara Kurdistanê bû. Di sala 1925 de li Mukriyanê hatiye dinyayê. Ji bo perwerdekirinê ji aliyê Komara Kurdistanê ve li Bakuyê tê hinartin, li wir li zangeha Kîrovê beşa dîrokê dixwîne. Demekê di hewman zangehê de dersên dîrokê dide. Bi navê Kurdistan rojnameyekê ku 14 salan dom dike derdixe. Di sala 1954 de teza xwe ya doktorayê ya bi navê Tevgerên Azadiya Kurd û Qazî Mihemed dinivîsîne. Ya wê demê bû dest bi nivîskariyê dike. 14 salan di vê rojnameyê de nivîsên wî derdiçe. Di sala 1958 de yekem romana xwe ya bi navê Peşmerge dinivîsîne. Ev berhem di Zaravayê Soranî de wek romana yekemîn tê pejrandin. Ev roman di sala 1959 dan li Erîvanê, di sala 1961 de li Bexdayê, di sala 1963 de jî li Bakuyê çap dibe. Bi Zaravayê kurmancî jî hatiye wergerandin. Rahimi Qazi di sala 1991 de li Bakuyê di 66 saliya xwe de diçe ser dilovaniya xwe. Gora wî jî niha li Bakuyê ye. سربستی و آزادی هر بجی هر بجی هر بجی لاتکی برزی گردین کشد بزاری سپی برخواری رشد داری که پوشانی خورد دارستانانی زبند و شرد بهشتی سرزمین هلانی خوش جیرد جگای ناشنا گردشگری الهام و هاشم کردستان اجتماعی جان هر بجی بشادی سربستی و آزادی هر بجی هر بجی هر بجی
هر بجی و شادی سربستی و آزادی هر بجی هر بجی هر بجی ji bo vîdeoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirên xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş. Welcome to the deep dive. We're taking the source, you send us an article, and really digging into it. That's the plan. Today, it's all about the history of the Kurdish press, serve Kurdish identity, culture, political hopes, often against pretty incredible odds. Absolutely. It's a story of resilience. It really makes you think, doesn't it? How powerful can the written word actually be when a culture is under pressure? Yeah. How vital is just writing things down? Oh, incredibly vital. I mean, think about it. Writing creates a record, right? It builds that shared sense of history, of community, and it lets ideas spread, especially when, other ways of expressing yourself are shut down. For people facing those kinds of challenges, it's basically a lifeline. Okay, so let's start where the article starts. Kurdistan, the first Kurdish newspaper. But interestingly, not published where you might expect. No, exactly. It first appeared in exile, specifically Cairo, Egypt, April 22nd, 1898. Cairo? Wow, yeah. And the founder, Midhed Bedirksen, he was from the Bedirksen family, a really prominent name, that gave the paper, well, a certain weight from the start. That name recognition must have helped. Definitely. And just the act of starting it outside the Ottoman Empire's direct grip, that was a statement in itself. Born in exile. That says a lot about the situation right there. And Cairo wasn't its only stop, right? The article mentions it moved around. It did, yeah. It had quite a journey. Over its 31 issues, it was published in Geneva, London, even Folkestone down in the UK. Folkestone, really? Yeah. This sort of nomadic life really highlights the huge difficulties, the political hurdles they faced, just keeping it going. Incredible. And the language, it wasn't purely Kurdish. What does that tell us? Right. Initially, it was mostly Ottoman Turkish, with Kurdish popping up sometimes, which likely reflects, who they were trying to reach, not just Kurds, but maybe Ottoman intellectuals, possibly even a European audience, trying to get the word out more broadly. Makes sense. So what were they actually writing about? What were the big themes in Kurdistan back then? Well, given it was published in exile, criticizing Ottoman policies was a big part of it. No surprise there. Right. But also documenting Kurdish history, pushing for Kurdish rights stuff, often ignored or suppressed by the Ottomans, and crucially trying to preserve the Kurdish language and culture, calling for unity among Kurds. Unity. Yeah, and it also introduced readers to European liberal ideas about government and rights, new perspectives. That call for unity, the article quotes the second issue saying, "Oh, Kurds, if you do not unite, your extinction is inevitable." That's pretty strong language. Yeah. What was driving that urgency? It wasn't just talk. Kurds were fragmented, scattered across different parts of the Ottoman and Persian empires, facing real pressures, assimilation, political sidelining, even physical threats. So the press, right from the start, was trying to build that sense of common identity, a shared future, against those forces pulling them apart. Okay, so Kurdistan sets this precedent in exile. But then things shift a bit, briefly, inside the Ottoman Empire itself, the Second Constitutional Era. Exactly. After the Young Turk Revolution in 1908, there was this temporary easing of censorship. A window opened up. And that allowed Kurdish intellectuals to actually start publishing within Istanbul, the heart of the empire. A big change from exile. A chance to engage directly. Yeah. So what kind of journals came out of that period? The article mentions Roji Kurd and Hedowi Kurd. Yeah, those two. Their focus really shifted more towards, let's say, cultural grounding and intellectual discussion. Okay. Roji Kurd, that means Kurdish Day, it became a space for talking about Kurdish history, literature, folklore, linguistics, the Kurdish language, and just, general cultural preservation. So building that cultural foundation. Then, of course, World War I changes everything. The Ottoman Empire collapses, and suddenly there's hope for Kurdish autonomy. A glimmer of hope, yes. And that's when Jin appears. Jin, meaning life. Exactly. Published in Istanbul, 1918-1919. It was the voice of the Kurd Tiyali Simiyeti, the Society for the Advancement of the Kurds. So its timing and backing clearly showed those rising political hopes, that growing sense of national identity after the war.
And Jin seems like it cast an even wider net, language-wise, topic-wise. It did. It used both Ottoman Turkish and Kurdish, so still reaching out, but also actively strengthening Kurdish itself. Themes included, Kurdish identity, national history, but also, importantly, women's education and pushing for language reform. It attracted some key figures like Selahattin Badirkson, remember that name, he comes up again later, and Dr. Nurettin Zaza. Selahattin Badirkson, got it. Entity. That feels ambitious for such a turbulent time. It really was. And there's that other quote from Jin, issue 4. A nation's language is its mirror. A people who lose their language will lose their future. Wow. What's that tell us? It shows just how deeply they understood the link between language and, well, survival. Yeah. Language isn't just talking, everything. That connection to your past, your future, it's a constant theme, that one. But that period of openness in Istanbul, it didn't last long, did it? Yeah. The article says by the 1920s, many intellectuals were heading into exile again. Why? Sadly, no, it didn't last. Those hopes for Kurdish autonomy, they were pretty much crushed with the rise of the new Turkish Republic. Repression ramped up after the Turkish War of Independence, targeting Kurdish political and cultural life. So many of those same intellectuals who'd been active in Istanbul had to flee again to Syria, Iraq, Lebanon this time. Another wave of exile, and that must have shifted the focus again. Absolutely. This new exile period really sharpened the focus onto literacy and, yes, that critical job of language preservation. Which brings us to Hawar. Hawar. Okay, why was this one so important? Hawar, meaning the call or the cry, published in Damascus from 32 to 43, founded by Selahattin Ali Badirkson again. Ah, there he is. Yep, his biggest legacy. Script? Yeah. So what did Hawar actually publish, besides, explaining the new alphabet? The content was all geared towards that goal. Grammar lessons for the new script, lots of Kurdish poems and stories to show off the language, children's literature to get kids reading early educational essays, mostly in the Kurmanji dialect, trying to cement that standard. And that quote from Hawar. We write so our language does not die, for if the language dies, the people will too. Just incredibly direct. The stakes felt that high. It perfectly captures the mission, doesn't it? That deep belief. Language preservation equals cultural survival, equals the survival of the people. It was existential. And the article also mentions Ranahi and Rojanu in Syria around the 1940s. Were they similar? Yeah, they followed in that vein. Also focused on public education, preserving folklore. Okay. Things like children's stories, simplified history, articles on women's education, traditional tales, all about reinforcing that cultural identity from the ground up. So the focus really stays tight on language and culture during that exile period. Then the article shifts focus a bit to Iraq and Iran. What was happening there? Right, the press developed in parallel, but with its own regional flavors. In Iraq, you had Kurdistan, again, different publication, same name in Suleimania in the 1920s. Linked to Sheikh Mahmoud Barzanji. Exactly, linked to his movement for autonomy. So its focus was very much on nationalism, self-determination, political commentary tied to the struggles right there in Iraq. Makes sense. And Iran. In Iran, during the very brief Mahabad Republic in the 1940s, you had Bangi Kurdistan, the Call of Kurdistan. Its goal was pretty clear. Promote Kurdish national unity and political awareness during that short period of self-rule. So same core ideas of identity, but the political messaging really reflects the local context. Now, fast forward. Turkey, after the 1980 military coup. Sounds like a really tough time for the Kurdish press. Oh, incredibly tough. Yeah. Severe systematic repression, heavy censorship, outright bans, journalists facing serious risks, imprisonment, worse. Just for publishing. Yes. But remarkably, despite all that, the 1990s saw this resurgence, a real comeback for Kurdish media inside Turkey. Even with the ongoing danger. The article uses Özgür Gündem as an example of that bravery and the price paid. Precisely. Özgür Gündem, starting in 92, published in Turkish and Kurdish. It tackled really sensitive stuff, human rights abuses, news from Kurdish areas the mainstream ignored, political analysis, interviews. Dangerous territory. Absolutely, and they paid for it. The article mentions the constant pressure, journalists arrested, offices raided, banned multiple times. It just shows the extreme risks they took. It's sobering, really. Just trying to report the news. And then Azadi Awelet, a big milestone. First daily Kurdish newspaper in Turkey. Huge milestone. It symbolized this incredible persistence, establishing a regular daily voice in Kurdish within Turkey. News, poetry, cultural pieces, all in Kurdish. A massive step for normalizing the language in public life there. So that brings us more or less up to date. The article suggests Kurdish media is now, well, it's diverse, print, digital,
but still facing challenges. Yeah, the landscape's definitely broader now with online stuff, social media. But the legal pressures, the economic constraints, they haven't gone away in many places. Still difficult. Still difficult. Yeah. But you see the vital role played by, local papers, websites, literary magazines, even podcasts now. Yeah. All keeping the language and culture alive. And we shouldn't forget the diaspora, especially in Europe. Right. They're still publishing journals, academic work. Exactly. Continuing that legacy, keeping the conversation going globally, it's quite something. Looking back at this whole history, from Kurdistan and Cairo to today's digital world, what's the big takeaway? What's the enduring role of the Kurdish press? I think the main thing is it's always been more than just news. It's been this fundamental tool for, cultural resistance, for keeping history alive, for asserting identity against all odds. Resistance, memory, identity. Yeah. When you consider the censorship, the exile, the violence, the fact that these publications kept going and new ones kept emerging, it's truly remarkable. Yeah, it really is. That resilience. It just underlines that basic human need, doesn't it? To tell your own story, preserve your heritage, fight for your rights. And the work started by Bedirxan and those early pioneers, it clearly continues to inspire people today, finding new ways, new platforms. It definitely leaves you thinking that, looking at this history, this struggle just to publish, what other kinds of media today, things that maybe seem fleeting or less permanent, might actually be playing that same crucial role, shaping and protecting identities, especially for groups on the margins. It's, something to chew on. Thanks for walking us through all that. My pleasure. It's an important story to tell. Merhaba, senin için hazırladığımız bu incelemeye hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar oldukça geniş bir zaman dilimine yayılıyor. Kürtlerin binlerce yıllık tarihine, özerklik arayışlarına ve bu süreçteki dönüm noktalarına odaklanıyoruz. Evet. Antik çağlardan yani Medlerle ilişkilendirilen kökenlerden başlayıp günümüzdeki Rojava sürecine kadar uzanan zengin bir materyal var önümüzde. Amacımız da bu karmaşık ve uzun soluklu tarihin en çarpıcı yönlerini, kaynaklarının işaret ettiği önemli dinamikleri senin için damıtmak biraz. Kaynaklar gördüğüm kadarıyla Kürtlerin tarih boyunca farklı egemenlikler altında yaşarken kimliklerini ve bir tür özerklik arzusunu nasıl sürdürdükleri meselesine odaklanmış. O zaman başlayalım. Kaynaklar ilk olarak Medlere işaret ediyor, değil mi? Milattan önce 7. yüzyıl. Kürt tarihi açısından Medlerin önemi tam olarak neymiş kaynaklara göre? Şöyle, kaynaklar Medler'i ilk büyük İrani devlet olarak tanımlıyor ve birçok Kürt tarihçi ve ulusal anlatısı tarafından Kürtlerin ataları olarak kabul edildiklerini not ediyor. Yani bu tarihsel bir köken ve süreklilik iddiasının temeli gibi sunuluyor aslında. Anladım. İslamiyet sonrası döneme geldiğimizde ise Mervaniler ve Şeddadiler gibi Kürt emirliklerinin Diyarbakır, Kafkasya gibi bölgelerde belirli bir siyasi özelliğe sahip oldukları aktarılıyor. Bunlar biraz dağınık beylikler falan olsa da bölgesel güç odakları oluşturmuşlar yani. Anlıyorum ve tabii 12. yüzyılda Selahaddin Eyyubi figürü var. Çok öne çıkıyor. Kaynaklar onu sadece askeri bir deha olarak mı görüyor yoksa Kürt kimliğiyle olan ilişkisi de vurgulanıyor mu? O meşhur sözü de var notların arasında. Adaletin olmadığı yerde fetihlerin bir anlamı yoktur. Tabii. Kaynaklar Selahaddin'in Kürt kökenli olduğunu belirtiyor ve Eyyubi Devleti'nin kurucusu olarak Orta Doğu tarihinde önemli bir yer tuttuğunu vurguluyor. Kesinlikle. Ama şunu da ima ediyorlar. Onun kimliği o dönemin daha çok dini ve hanedan temelli siyaset anlayışı içinde değerlendirilmeli. Yani bugünkü modern etnik kimlik vurgusuyla aynı değil aslında. Evet, o dönemin şartları farklı tabii. Aynen. Bahsettiğin sözü ise onun liderlik felsefesine, yani adalet kavramına verdiği öneme bir kanıt olarak sunulmuş daha çok. Peki, biraz daha yakın tarihlere gelelim. Osmanlı dönemi. Kaynaklar 1514 Çaldıran Savaşı'nı bir dönüm noktası olarak işaretlemiş. Bu savaşın Kürtler açısından sonucu ne olmuş? Evet, Çaldıran önemli. Kaynaklara göre Çaldıran sonrası birçok Kürt beyliği Osmanlılarla ittifak kurarak kendi iç işlerinde yarı özerk bir statü kazanmış. Bu Osmanlı merkezi yönetimiyle yerel Kürt güçleri arasında uzun süre devam eden bir tür dengeyi ifade ediyor aslında. İlginç bir denge. Ama 19. yüzyılda bu denge bozuluyor işte. Osmanlı modernleşmesi ve merkeziyetçiliğin artmasıyla
Kaynakların ilk modern Kürt milliyetçi isyanlarından biri olarak tanımladığı Bediran Bey isyanı 1847'de patlak veriyor. Bu artık sadece yerel bir özerklik değil, daha belirgin bir kimlik talebinin ortaya çıkışı gibi yorumlanıyor. Anladım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da bu dinamik devam ediyor sanırım. 1925'teki Şeyh Said isyanı var mesela. Kaynaklarda nasıl ele alınmış? Özellikle Evet, kaynaklar Şeyh Said isyanını hem dini hem de etnik hak taleplerini içeren, yani biraz karmaşık bir hareket olarak tanımlıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki merkeziyetçi politikalara ve laikleşme adımlarına bir tepki olarak doğduğu belirtiliyor genelde. İsyan sert bir şekilde bastırılıyor tabii ama aktardığın o söz, kaynaklara göre sonraki Kürt direniş hafızasında önemli bir yer tutmuş bir sembol haline gelmiş. bir başka ilginç denemede İran'da yaşanmış. 1946 Mahabat Kürt Cumhuriyeti, Sovyet desteğiyle kurulduğu ve sadece 11 ay sürdüğü belirtiliyor. Bu kadar kısa sürmesine rağmen neden önemli görülüyor kaynaklarda? Lideri Kazi Muhammed'in sözü de var. Kürtler için özgürlük ölümden önce gelen bir haktır. Epey iddialı. Evet, Mahabat Cumhuriyeti çok kısa ömürlüydü, doğru ve dış desteğe bağımlıydı. Ancak kaynaklar onun modern anlamda ilk Kürt Cumhuriyet denemesi olması nedeniyle sembolik öneminin çok büyük olduğunu vurguluyor. Yani Kürtlerin kendi kaderini tayin etme arzusunun somut bir ifadesi olarak görülüyor. Kazi Muhammed'in sözü de tam bu kararlılığı yansıtıyor aslında. Başarısızlığı ve liderlerinin idamı ise sonraki kuşaklar için trajik bir ders olarak aktarılıyor maalesef. Ve geldik günümüze daha yakın bir döneme, Suriye İç Savaşı'yla başlayan Rojava sürecine. Kaynaklar burada 2012'de Afrin, Kobane ve Cizire kantonlarının kurulduğunu ve Abdullah Öcalan'ın demokratik konfederalizm modelinin uygulandığını belirtiyor. Bu model tam olarak neyi ifade ediyor kaynaklara göre? PYD, YPG gibi kısaltmalar da geçiyor sıkça. Şöyle açıklıyorlar, Rojava'da kurulan yapı, geleneksel devlet modelinden farklı. Yani ademi merkeziyetçi bir yönetim denemesi. Abdullah Öcalan'ın fikirlerinden esinlenen demokratik konfederalizm, halk meclisleri, doğrudan demokrasi unsurları, ekolojiye ve özellikle kadın özgürlüğünde vurgu yapan bir sistem olarak anlatılıyor. Anladım. PDY yani Demokratik Birlik Partisi siyasi öncü rolünde, YPG, Halk Koruma Birlikleri ise onun silahlı gücü olarak belirtiliyor. Kadın eş başkanlık sistemi gibi uygulamalar da bu modelin temel taşları olarak gösteriliyor. Özellikle 2014'teki IŞİD'e karşı Kobane direnişi çok konuşulmuştu. Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Kaynaklar bu direnişlerinden İlham Ahmed'in "Kadınlar özgürleşmeden halklar özgürleşemez" sözü de bu bağlamda sanırım. Kesinlikle, kesinlikle. Kaynaklar Kobane'de önemli bir aktör olarak görülmesini sağladığını belirtiyor. YPJ'li kadınların ön saflarda savaşması ise hem Batı medyasında büyük ilgi uyandırmış hem de Rojava'nın kadın özgürlüğü konusundaki iddialarını somutlaştıran bir örnek olarak sunulmuş. İlham Ahmed'in sözü de tam olarak bu ideolojik çerçeveyi ve toplumsal dönüşüm hedefini özetliyor aslında, çok net. Anladım. Yani bu kaynaklara baktığımızda özetle Kürt tarihi antik çağlardan günümüze uzanan, farklı coğrafyalarda, farklı siyasi koşullar altında sürekli bir kimlik, kültür ve siyasal hak arayışıyla şekillenmiş bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor. İmparatorluklar dönemindeki yarı özerklikten Mahabat gibi ulus devlet denemelerine, Rojava gibi daha farklı, daha yeni modellere uzanan bir arayış bu aslında. Aynen öyle. Kaynaklar bu halkın 4 ülkeye, Türkiye, İran, Irak, Suriye bölünmüşlüğünün ve her parçadaki farklı koşulların bu arayışında farklı biçimler almasına neden olduğunu gösteriyor. Ortak bir tarihsel kimlik ve özgürlük arzusu var tabii ama her bölgenin kendine özgü dinamikleri ve mücadele biçimleri de var. Rojava'da bu uzun ve karmaşık tarihin en güncel, en dinamik ve belki de en çok tartışılan halkası olarak öne çıkıyor şu anda. Peki bu incelemeyi tamamlarken üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım o zaman sana. Kaynakların bize çizdiği bu tarihsel çerçeve, yani bu sürekli özerklik arayışı, farklı yönetim modelleri denemeleri ve bölünmüş bir coğrafya gerçeği, bütün bunlar göz önüne alındığında sence Kürtlerin yaşadığı farklı bölgelerdeki gelecek tasavvurları, bu tarihsel miras ve günümüzdeki jeopolitik koşullar altında nasıl bir evrim geçirebilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.
Merhaba. Hemen başlayalım istersen. Önümüzdeki notlara bakıyoruz da Kürtçenin Kurmancı lehçesine hızlı bir giriş gibi. Evet, temel kelimeler, telaffuz ipuçları falan var. Günlük diyaloglar da cabası. Aynen. Amacımız da bu notlardan senin için en can alıcı noktaları, hani belki ilk bakışta kaçabilecek şeyleri çıkarmak. Güzel. Nereden başlayalım? Kelimeler mi önce? Evet, ilk göze çarpanlar onlar. Mesela nav, isim demek. Mal, ev, av, su, nan da ekmek. Çok temel değil mi? Evet. Bunlarla basit cümleler de kuruluyor notlarda gördüğüm kadarıyla. Tabii mesela navete çiye, yani adın ne veya işte ezdihvazem avveksim, su içmek istiyorum gibi. Anladım. Selamlaşmalar da var sanırım. Olmaz mı? Rojbaş, iyi günler, şevbaş, iyi geceler. Yani iletişimin ilk adımları bunlar. Kesinlikle. Ama bence notlardaki asıl ilginç kısım telaffuz bölümü. Ha evet, orası biraz daha teknik galiba. Evet, çünkü bazı sesler Türkçeden farklı. Mesela ç ve ş, tamam onlar aynı. Ama X, Q, W ve V harfleri var. İşte orası biraz dikkat istiyor. O X sesi nasıl bir şey? Notlarda Almanca beh kelimesine benzetilmiş. Aynen öyle, gırtlaktan gelen bir hah sesi gibi düşün. Q ise daha derinden, böyle vurgulu bir K. Bunlar Türkçe'de yok tabii. Yok, evet. O yüzden ilk başta doğru telaffuz etmek biraz uğraştırabilir. Yani notların buna vurgu yapması önemli. Sadece farklı demekle kalmıyor yani. Yok canım, anlaşılırlık için kritik diyor resmen. Mesela W sesi var, İngilizce water'daki gibi. Bir de V var, o bizim V'ye daha yakın. Arada fark var yani W ile V arasında. Tabii. Mesela hıvarin, yemek demek. Bunu normal hah ile okusan olmaz. Anladım. Yani bu sesler işin anahtarı gibi bir şey. Peki bu seslerle boğuşurken biriyle konuşmak gerekirse notlar pratik olarak ne diyor? İşte orada da çok güzel şeyler var. Mesela temel bir soru. Ev çiği. Bu ne demek? Bilmediğin bir şeyi sormak için harika. Evet, çok kullanışlı. Daha da önemlisi, hani iletişimde aksaklık olursa diye kurtarıcı ifadeler var. Min fehim ne kır? Yani anlamadım. Aynen, bu çok önemli. Ya da yardım istemek için tudikari alikari min biki. Yani bana yardım edebilir misin? Veya karşıdaki hızlı konuşuyorsa? O da düşünülmüş. Hundikarin hedi bi peyvin. Lütfen yavaş konuşabilir misiniz demek. Bir de tekrar ettirme var. Ji kereme huve ve dubare bikin. Harika. Yani notlar sadece kelime telaffuz değil, bildiğin iletişim stratejisi de veriyor. Kesinlikle öyle. Sadece kelime ezberletmiyor, iletişim kopmasın diye ne yapacağını da söylüyor. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elindeki bu notlar sana kurmancıya 3 temel noktadan yaklaşıyor. Birincisi kelime hazinesi, ikincisi o kritik ses farkları, özellikle hı ve kı gibi. Üçüncüsü de pratik iletişim cümleleri. Evet, anlamadığında ne diyeceğini bilmek, en az kelime bilmek kadar önemli. Spas, yani teşekkürler demek bile bir başlangıçtır, değil mi? Aynen öyle. Tüm bu parçalar birleşince dilin sadece kelimelerden ibaret olmadığını görüyorsun. Sesler, anlam, iletişim hepsi bir bütün. Bu temel bilgiler daha karmaşık şeyleri anlamak için iyi bir zemin oluşturuyor o zaman. Kesinlikle sağlam bir temel bu. Peki bu kadar bilgiden sonra ufak bir deneme yapmaya ne dersin? Mesela etrafına bakıp basit cümleler kurabilirsin. İşte ev maseye bu masadır veya ev kursiye o sandalyedir gibi. İyi fikir, pratik yapmak önemli. Ve son olarak sana şunu soralım, bir dile, hani sadece birkaç kelimeyle bile olsa böyle ilk adımı atmak, sence o dile, o kültüre bakışını nasıl etkiler? Güzel soru. Belki de notlarındaki deri kelimesi gibi, yani kapı demek. Bu öğrenme çabası da senin için yeni bir dünyaya, yeni bir anlayışa açılan bir kapı olur. Ne dersin? Kürtçenin başlıca lehçeleri. 1. Kurmancı lehçesi. Türkiye'deki Kürtlerin büyük bir bölümü, Bakur bölgesi, Rojava bölümü, Lübnan ve Sovyetler Birliği'ndeki Kürtlerin tümü, Başur ve Rojilat'ın ise bir bölümü tarafından bu lehçe konuşulur. Kurmancı lehçesi yeryüzündeki Kürtlerin çoğunluğunca konuşulan bir lehçedir. 2. Sorani lehçesi. Merkezi Başur'da konuşulan Kurmancı lehçesi, bu lehçeye zaman zaman Güney Kürtçesi, Orta Kürtçe de denir. Bu lehçe Başur ve Rojilat'taki Kürtlerin çoğunluğunca konuşulur.
3. Kırtki, Zazaki veya Dımili, Dımılki adlarıyla bilinen lehçe. Bu lehçe Bakur sınırları içinde kalan Kürtlerin bir bölümünce konuşulur. En çok konuşulduğu yerler, Dersim, Çolik, Elezis, Ahmet, Erzincan, Siverek ve Gimgim'dir. Bu lehçenin en çok konuşulan iki şivesi, Dersim şivesi ile Çolik Ahmet Sevrek şivesidir. 4. Gorani lehçesi. Hevrami lehçesi olarak da adlandırılan bu lehçe Kırtki, Zazaki, Dımılki lehçesine yakın bir lehçe olup Başur ve Rojilat'ta az sayıda Kürt tarafından konuşulur. 5. Başur'da konuşulan diğer Kürt lehçeleri grubu. Bu grubun Kermanşahi, Lekki, Lürri, Sencabi, Kelhuri gibi değişik adlarla anılan kolları vardır ki bunlar Rojilat bölgesi ve Başur bölgesi sınırları içinde bulunan Kürtlerin bir bölümünce konuşulur. Bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Merhaba, bu kaynak incelememize hoş geldiniz. Bugün size özel olarak derlediğimiz metinlere bakarak Kürtçe ile Almanca, İngilizce gibi diğer Hint-Avrupa dilleri arasındaki o ilginç hatta şaşırtıcı bağları konuşalım diyorum. Merhaba. Evet, oldukça ilginç bir konu. Elimizdeki derlemenin başlığı metin yapıştırıldı. Amacımız ne? Kürtçenin dilsel köklerine biraz daha yakından bakmak, bu bağlantılar dil öğrenirken size ne gibi kolaylıklar sunabilir onu görmek ve tabii bir de Kürdistan coğrafyasındaki o tarihsel yerine de değinmek. Hemen girelim mi konuya? Kürtçe biliyorsunuz yani Hint-Avrupa dil ailesinin İrani kolundan geliyor. Çok eski bir dil. Evet, kadim bir dil gerçekten. Evet. Kurmanci, Sorani, Zazaki gibi lehçeleri var ve tarihsel olarak Kürdistan dediğimiz yani günümüzde Türkiye, İran, Irak, Suriye topraklarına yayılan bir coğrafyada konuşuluyor. Evrilmiş bir dil. Ki bu coğrafya aynı zamanda Hint-Avrupa dillerinin de önemli geçiş güzergahlarından biri olmuş tarih boyunca. Aynen öyle. Evet, işin zaten ilginç yanı da biraz burada başlıyor. Kaynaklarınızdaki bilgiler sadece kelime benzerlik gösteriyor. Ki bu izlerden birkaçına daha yakından bakalım mı? Kaynak metinlerde gerçekten dikkat çekici örnekler var. Mesela Kürtçe hebun kelimesi. Evet, sahip olmak. Aynen. Almanca'da haben, İngilizce'de to have ile aynı kökten geliyor. Ya da karin, hani yapabilmek fiili. Können, can. Evet, Almanca können, İngilizce can ile akraba. Şimdi bunlar sadece tesadüf mü? Yoksa işin bilimsel bir açıklaması var mı? Yok, kesinlikle tesadüf değil. Bu ortak bir dilsel atadan miras kalan yapılar. Kaynak metinlerinizde başka örnekler de vardır muhtemelen. Var. Mesela Kürtçe. Erde Almanca, Earth İngilizce, evet. Sterk Kürtçe. Stern Almanca, Star İngilizce. Hatta zamirlerde bile tu Kürtçe, du Almanca. Tau ya da modern İngilizce'de you. Bunlar yani çok net bir şekilde bu dillerin aynı aileden geldiğinin canlı kanıtları gibi duruyor. Peki bu ortak köken teorisi nasıl açıklanıyor kaynaklarda? Yani nereden geliyor bu aile? Şöyle, metinler genelde yıldı bu diller. İkincisi ise ki bu bizim konumuz açısından daha ilginç olabilir, Anadolu hipotezi. Bu da dil ailesinin ana vatanını Anadolu ve Mezopotamya, yani bugünkü Kürdistan coğrafyasını da büyük ölçüde içine alan bölge olarak görüyor. Bu çok daha farklı bir bakış açısı. Evet, kaynak metinleriniz özellikle bu ikinci hipoteze göre Kürtçenin sadece bu ailenin bir üyesi olmadığını, potansiyel olarak kurucu bir parçanın konuşulduğu topraklarda yer aldığını vurguluyor gibi. Yani kökene daha yakın bir konumda belki de. Olabilir, evet. Bu da tabii dile sadece bir çarpıcı. Peki, tamam. Bu dilsel akrabalıklar var, köken teorileri var. Ama tüm bunlar sizin için yani bizi dinleyenler için pratik olarak ne ifade ediyor? Günlük hayatta bir karşılığı var mı? Var tabii. Kaynak metinleriniz bu noktaya da değiniyor anladığım kadarıyla. Şöyle ki bu dilsel yakınlık Kürtçe bilen birinin Almanca... Benziyor diye mi sadece? Sadece o değil. Ortak kelimeler tabii ki bir avantaj ama benzer gramer yapıları da var. Bu da yeni bir dil öğrenirken sağlam bir temel oluşturuyor. Hatta kaynaklarda özellikle Avrupa'daki Kürt gençlerinin bu dilsel sermayeyi kullanarak daha kolay çok dilli hale gelebildiği belirtiliyormuş. Anladım. Yani tanıdık sesler, tanıdık yapılar öğrenme sürecini hızlandırmayı kolaylaştırsa da
Kaynak metinler bu dilin yolculuğunun her zaman çok da pürüzsüz olmadığını söylüyor sanırım, değil mi? Tarihsel olarak bazı zorluklar yaşanmış. Evet, evet. Metinlerde o konuya da yer verilmiş. Kürtçenin tarihsel olarak konuşulduğu, işte Türkiye, İran, Suriye gibi ülkelerde çeşitli dönemlerde baskılarla karşılaştığı, eğitim sisteminden dışlandığı, kamusal alandaki kullanımının sınırlandırıldığı gibi ifadeler yer alıyor. Tabii biz burada şunu belirtelim. Yalnızca kaynak metinlerde yer alan bu iddiaları aktarıyoruz. Herhangi bir politik görüşü destekliyor veya karşı çıkıyor değiliz. Elbette amacımız kaynaklardaki bilgiyi aktarmak. Aynen, ama aynı metinler şunu da ekliyor. Son yıllarda özellikle Irak, Kürdistan bölgesinde ve diasporada Kürtçenin statüsü konusunda olumlu gelişmeler de yaşanmış. İşte üniversitelerde bölümler açılmış, medya ve yayıncılık da daha görünür hale gelmiş. Anladım. Yani hem zorluklar hem de yeni fırsatlar bir arada mevcut. Evet, kaynaklar böyle bir tablo çiziyor. O halde şöyle bir toparlayalım isterseniz. Kürtçe ile diğer Hint-Avrupa dilleri arasındaki bu bağlar sadece dil bilimciler için böyle akademik bir merak konusu değil. Değil, kesinlikle değil. Aynı zamanda binlerce yıllık ortak bir tarihsel ve kültürel mirasın da kanıtı gibi duruyor. Kaynak metinlerinizde sanırım bunu vurguluyor. Bir dili korumak aslında bir halkın kimliğini, kolektif belleğini yaşatmak demek. Çok doğru. Ve bu sadece belirli bir grup için değil, aslında hepimiz için. Yani tüm insanlığın ortak dilsel ve kültürel mirası için bir zenginlik. Kaynaklar bu tür dilsel köprülerin farklı kültürler arasında karşılıklı anlayışı, empatiyi güçlendirme potansiyeli taşıdığının da altını çiziyor. Yani farklılıklar kadar ortaklıkları da görmek önemli. Kesinlikle. Peki bu incelemeyi bitirirken dinleyicilerimizin aklında kalması için şöyle bir soruyla bitirelim mi? Kaynak metinler dilsel bağların anlayış köprüleri kurabileceğinden bahsediyor ya. Evet. Acaba sizin bildiğiniz, konuştuğunuz diller arasındaki bu tür gizli bağlantıları, ortak kökleri fark etmek, günümüzün bu kadar kutuplaşmış dünyasında birbirimizi daha iyi anlamamıza nasıl bir katkı sunabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru belki de. Konumuz Kürt halkı, dili ve tarihi ama asıl odak noktamız Kürtçenin bilim ve eğitim dili olup olamayacağı sorusu ve bu konudaki tartışmalar, değil mi? Aynen öyle. Hem tarihsel boyutlara hem de günümüzdeki durumu ele alıyor metin. Amacımız da bu kaynak metnin sunduğu tarihsel kökleri, dilin kendi içindeki zenginliği ve toplumsal talepleri sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Tabii, kaynak metin öncelikle Kürtlerin Mezopotamya'daki o köklü geçmişini, dilin kendine özgü yapısını ve kültürel sürekliliğini vurguluyor. Ve metnin ana tezi şu aslında, Kürtçenin bilimsel alandaki potansiyeli var ama siyasi faktörler yani engeller nedeniyle bu tam olarak ortaya çıkamıyor. Anladım. İşte bu argümanları ve dayanak noktalarını açacağız şimdi. Harika, o zaman başlayalım. Şimdi size sunulan metne göre Kürt tarihi ta Medlere kadar gidiyor. Yani bayağı eski bir kökenden bahsediyoruz. Evet, antik döneme bir gönderme var. Sonrasında Roma, Bizans, Sasani ve özellikle Osmanlı dönemlerinde Kürtlerin genellikle kendi içlerinde özerk yapılarla var oldukları belirtiliyor. O özerklik vurgusu önemli. Metin mesela 1847-1867 arasındaki eyaleti Kürdistan gibi Osmanlı kayıtlarındaki örneklere işaret ediyor. Bir de Mervaniler, Eyyubiler gibi tarihsel Kürt devletleri var. Evet. İşte bu örnekler metinde şey için kullanılıyor. Sadece biz buradaydık demek için değil. Nasıl yani? Yani Kürtlerin sadece bir etnik grup olmadığını, aynı zamanda tarihsel süreçte siyasi bir özne, bir aktör olduğunu göstermek için. Metin bunu bir isyan değil de daha çok bir hak ve onur arayışı olarak çerçeveliyor. Anladım. Tarihsel bir süreklilik ve aktörlük iddiası var yani. Aynen öyle. Bu da sonraki dil argümanlarına zemin hazırlıyor aslında. Peki, gelelim dil konusuna. İşte burası daha da ilginçleşiyor. Kaynak metin diyor ki, Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesinden. Doğru. Kurmanji, Sorani, Zazaki gibi temel lehçeleri var. Ve burası çok dikkat çekici. Yaklaşık 900 bin kelimelik bir sözcük haznesine sahip olduğu iddia ediliyor. Evet, bu rakam oldukça iddialı, 900 bin kelime. Yani bu dilin potansiyel zenginliği ve bilimsel yeterliliği konusunda ciddi bir argüman sunuyor aslında.
Bir de Paris, Berlin, Uppsala gibi üniversitelerde Kürt dili kürsülerinin varlığından bahsediyor. Kesinlikle. Metne göre Kürtçenin dil bilgisi yapısı da, mesela nesne-yüklem uyumu, fiil çekimlerindeki zenginlik, bilimsel metinlerin gerektirdiği o netliğe, hassasiyete uygun. Dahası da var. Kaynak, Fakî Teyran, Melaye Ciziri, Ehmede Hani gibi klasik Kürt düşünürlerinin, şairlerinin medreselerde Kürtçeyi kullandığını söylüyor. Ama sadece şiir için değil. Ne için mesela? Felsefe, mantık, astronomi, hatta matematik gibi alanlarda da bir anlatım dili olarak kullanmışlar. Özellikle Ehmede Hani'nin Memuzin eseri. Evet, o çok bilinir. O sadece bir aşk destanı değil, aynı zamanda felsefi derinliği olan, ulusal bilinci işleyen bir metin olarak öne çıkarılıyor. Yani diyor ki kaynak, bu dilin tarihsel olarak da entelektüel bir geçmişi var. Anladım. Peki günümüzle bağlantısı? Günümüzde de mesela Kürdistan bölgesel yönetiminde Kürtçe eğitimin ilkokuldan üniversiteye kadar yaygınlaştığı, lisansüstü çalışmaların yapıldığı belirtiliyor. Bu da potansiyelin güncel bir kanıtı gibi sunulmuş. Peki, bütün bunlar ne anlama geliyor şimdi? Kaynak metin dil ile kimlik arasında çok güçlü bir bağ kuruyor sanki. Dil eşittir kimlik gibi. Aynen öyle görüyor. Türkiye'deki geçmişteki yasaklara değiniyor. Hani 1980'lerde Kürdüm demenin bile suç sayıldığı dönemlere. Evet. Buna rağmen bugün milyonlarca insanın ana dilde eğitim talep ettiğini söylüyor. Hatta bir araştırma verisi de var. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin 2023 verisi. Ne diyor o veri? Katılımcıların %86.7'si, yani çok büyük bir çoğunluk, çocukları için Kürtçe eğitim istiyor diyor. Vay, bu yüksek bir oran gerçekten. Bir de dengbejlik geleneği var değil mi? Sözlü tarih aktarıcıları. Evet, evet. Denkbejlik de metinde Kürtlerin yaşayan belleği, kültürel direnişin bir sembolü olarak vurgulanıyor. Peki, tüm bunlardan sonra metnin vardığı ana sonuç ne? Sonuç şu: eğer Kürtçe bugün bir bilim dili olarak beklenen yerde değilse, bunun sebebi dilin kendisinin yetersizliği değil, önündeki siyasi ve yapısal engeller. Yani sorun dilde değil, sistemde mi diyor? Tam olarak öyle. Kürdistan bölgesindeki adımlar, okullar, üniversiteler, hatta UNESCO destekli terminoloji projeleri ve diasporanın çabaları bu engelleri aşma yönündeki girişimler olarak gösteriliyor. Anladım. Metin diyor ki, ihtiyaç duyulan şey bilimsel terminolojiyi geliştirmek, akademik yayınları teşvik etmek ve Kürtçeyi eğitim sistemine tam olarak entegre etmek. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Elimizdeki kaynak diyor ki, Kürtlerin köklü bir tarihi, zengin bir dili var. Evet. Ama bu dilin tam potansiyeline ulaşmasının önünde politik engeller bulunuyor. Yani bilim dili olma potansiyeli var ama esas mesele siyasi irade ve tanınma. Kesinlikle. Ve bunu daha geniş bir çerçeveye oturtunca metin aslında şunu gösteriyor: dil hakları ve kültürel kimliğin tanınması bir halk için ne kadar merkezi, ne kadar hayati. O dil ve kimlik arasındaki kopmaz bağ. Evet, onun altını çiziyor ve bu bağın nasıl güçlü toplumsal taleplere dönüştüğünü anlatıyor. Metnin sonundaki o cümle de oldukça çarpıcı. Bir halkın dili özgür değilse o halk zincirler içindedir. Kürt halkı zincirlerini kırmaya kararlıdır. Evet, güçlü bir ifade. Bu da insanı düşündürüyor tabii. Bir dilin resmi olarak tanınması, eğitimde kullanılması, bu sadece kültürel bir kazanım mı? Yoksa bu metnin ima ettiği gibi çok daha derin? Yani özgürlükle, kendi kaderini tayinle ilgili temel bir mesele mi acaba? Bu soruyla bitirelim isterseniz. Bugün sizinle birlikte Kürt dilinin dünyasına bir yolculuk yapalım diyoruz. Evet. Elimizdeki kaynaklar bu kadim dilin binlerce yıllık serüvenini, karşılaştığı zorlukları ve bütün bunlara rağmen gösterdiği o müthiş direnci anlatıyor. Amacımız da bu zengin ama bir o kadar da çalkantılı tarihin sizin için en önemli, en çarpıcı noktalarını biraz olsun damıtabilmek. Gerçekten de çok önemli bir konu, yani üzerinde durulması gereken bir dil.
Hint-Avrupa dili ailesinin İran koluna ait Kürtçe, milyonlarca insan konuşuyor. Milyonlarca, evet. Ama aynı zamanda özellikle modern çağda varlığını tehdit eden çok ciddi baskılarla karşılaşmış. Bu da ilginç bir şekilde dilin sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp bir kimlik ve direniş sembolüne dönüşmesine yol açmış aslında. Bu dönüşüm süreci çok ilginç gerçekten. Kaynaklarımız Kürtçenin tek bir yapı olmadığını da söylüyor. Yani lehçeleri var. Evet. Başlıca lehçeler var. Mesela Kurmanci en yaygını. Kurmancı, evet. Sonra Sorani var. Daha çok Irak ve İran'da edebi bir ağırlığı da var. Zazaki var, Gorani var. Bu çeşitliliği tabii dilin zenginliği ama... Ama zorlukları da vardır değil mi? Ortak bir dil oluşturma konusunda belki. Aynen öyle. Yani ortak bir yazı dili veya standart oluşturma çabalarında bazen zorluklar yaratabiliyor. Konuşulduğu coğrafya da çok geniş. Türkiye, İran, Irak, Suriye bayağı geniş bir alana yayılıyor. Peki bu kadar geniş bir alanda konuşulan dil tarih sahnesinde ne gibi engellerle yüzleşmiş? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Şöyle, elimizdeki materyallere bakınca asıl sistematik baskıların modern ulus devletlerin kuruluşuyla, yani o dönemle birlikte yoğunlaştığını görüyoruz. Farklı ülkelerde benzer örüntüler var aslında. Mesela Türkiye'de? Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle ilk yıllarda benimsenen tek dil, tek millet anlayışı var biliyorsunuz. Evet. Bu anlayış çerçevesinde Kürtçenin kamusal alanda kullanımı, yani eğitimde, yayında, hatta müzikte bile ciddi şekilde kısıtlanmış, yasaklanmış diyebiliriz birçok alanda. Anlıyorum. Kaynaklar 1980 darbesi sonrasına özellikle işaret ediyor. Baskılar daha da katılaşmış galiba o dönemde. Kesinlikle çok daha sertleşiyor. Cezaevlerinde bile Kürtçe konuşmanın yasaklandığı, dilin adeta günlük hayattan, sokaktan silinmeye çalışıldığı bir dönem. Kaynaklar bunu aktarıyor. Peki bu durumun yankıları diğer ülkelerde nasıl olmuş? Yani Suriye, İran, Irak, oralarda da benzer şeyler mi yaşanmış? Çok benzer mekanizmalar devrede aslında. Suriye'deki Baas rejimi mesela sadece dili yasaklamakla kalmamış, Kürtlerin önemli bir bölümünü vatandaşlıktan çıkarmış. Vatansız bırakmış yani. Korkunç bir durum. Evet. İran'da zaman zaman bazı kültürel etkinliklere sınırlı izinler verilmiş belki ama eğitimde, resmi yayınlarda Farsça dayatması hep olmuş. Irak peki? Orada durum daha mı farklıydı? Irak'ta durum maalesef daha da trajik boyutlara ulaşmış. Özellikle Saddam Hüseyin rejimi altında Kürt kimliğine, diline yönelik çok ağır baskılar var. Ve tabii hepimizin bildiği Kürt nüfusuna karşı yürütülen o korkunç Enfal operasyonu gibi katliamlar yaşanmış. Dile yönelik baskı bunun bir parçası sadece. Bu kadar yoğun, bu kadar sistematik baskıya rağmen dilin hayatta kalması, işte burası gerçekten inanılmaz. Kaynaklar bu direnişin sırrını neye bağlıyor? Nasıl ayakta kalmış? İşte burada ilginç bir paradoks var aslında. Baskılar dili kamusal alandan sildikçe onu bir nevi özel alana, aile içine, sözlü kültüre hapsetmiş. Yani görünürlüğü azaldıkça kökleri mi derinleşmiş? Aynen öyle. Bu durum sözlü geleneğin, yani halk hikayelerinin, şarkıların, destanların, denkbeşlik gibi anlatı sanatlarının dilin taşıyıcısı olarak rolünü daha da güçlendirmiş. Yasaklama çabaları bir bakıma dilin yer altında kök salmasına ve kültürel kimliğe daha sıkı sarınılan bir unsur haline gelmesine neden olmuş gibi. İlginç bir dinamik gerçekten. Peki sonra? Bir canlanma sürecinden de bahsediliyor kaynaklarda, değil mi? Özellikle 20. yüzyılın sonları, 2000'ler. Evet. 20. yüzyılın sonlarına doğru ve özellikle 2000'lerde bir canlanma ivmesi görüyoruz, yavaş da olsa. Bu canlanma somut olarak nasıl kendini göstermiş, ne gibi adımlar atılmış? En belirgin, en kurumsal örnek tabii Irak, Kürdistan bölgesinde Kürtçenin resmi dil statüsü kazanması ve eğitim dili haline gelmesi. Bu, dilin kurumsal düzeyde yeniden hayat bulması açısından çok kritik bir adım. Türkiye'de peki? Orada da bazı gelişmeler oldu sanırım. Türkiye'de ise 2000'li yıllardan sonra bazı adımlar atıldı. İşte Kürtçe televizyon kanalları kuruldu. TRT Kurdi mesela. Üniversitelerde bölümler açıldı. Okullarda seçmeli ders imkanı getirildi. Ama yeterli miydi bunlar? Kaynaklar ne diyor? Kaynaklar bu adımların olumlu olduğunu belirtmekle birlikte hala çeşitli bürokratik ve siyasi engellerle karşılaştığını, yani tam anlamıyla bir özgürleşme sağlamaktan uzak kaldığını da not ediyor. Kısıtlılıklar
kaynaklar devam ediyor. Anladım. Yani tablo hem umut veren bazı gelişmeleri hem de süregelen zorlukları içeriyor diyebiliriz. Peki günümüzdeki duruma baktığımızda dilin varlığını sürdürmesinde başka hangi faktörler rol oynuyor? Sadece bu adımlar değil herhalde. Kesinlikle değil. Diasporadaki Kürt topluluklarının rolü çok büyük ve tabii dijital teknolojiler. Teknoloji evet. İnternet, sosyal medya, uydu yayınları, bunlar dilin sınırları aşarak yayılmasına, yeni nesillere aktarılmasına olanak tanıyor. Eskiden olmayan imkanlar bunlar. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının çabaları da çok önemli. Dil kursları açıyorlar, yayınlar yapıyorlar, kültürel etkinlikler düzenliyorlar. Yani tabandan gelen bir sahiplenme de var. Çok güçlü bir sahiplenme var. Anlaşılması gereken temel nokta şu aslında. Kürtçe, onu konuşanlar için sadece bir anlaşma aracı değil, çok daha fazlası. Nesiller boyu aktarılan bir tarihsel bellek, yaşayan bir kültür ve vazgeçilmez bir kimlik unsuru. Bu noktada bir dilin yaşatılma mücadelesinin aslında evrensel, insan hakları ve kültürel çoğulculukla ne kadar iç içe olduğunu görüyoruz sanırım. Bir rengin paletten silinmesi gibi bir dilin kaybolması da aslında insanlığın ortak mirasını yoksullaştırıyor. Kesinlikle, tam olarak öyle. Bu nedenle bir dilin özgürce konuşulması, öğrenilmesi ve geliştirilmesi sadece o dili konuşan topluluk için değil, aslında hepimiz için değerli bir şey. Farklılıkların bir arada, barış içinde yaşayabildiği bir dünya idealiyle doğrudan bağlantılı bir konu bu. Özetlemek gerekirse elimizdeki kaynaklardan anladığımız kadarıyla Kürtçe çok derin kökleri olan ancak modern çağda ciddi bir varoluş mücadelesi vermek zorunda kalmış bir dil. Evet. Tüm baskılara rağmen halkının sahiplenmesiyle, sözlü kültürün o inanılmaz gücüyle ve son dönemdeki kısmi açılımlarla direncini korumayı başarmış. Ama geleceğe hala tam olarak güvende değil, belirsizlikler taşıyor. Bu direnç öyküsü bize dillerin ne kadar dayanıklı ama aynı zamanda ne kadar da hassas yapılar olduğunu bir kez daha hatırlatıyor aslında. Bir dilin korunması demek, bir hafızanın, bir kültürün ve bir kimliğin de geleceğe taşınması demek. Çok kıymetli. Peki tüm bu tarihsel arka planı, günümüzdeki canlanma çabalarını ve süregelen zorlukları düşününce dinleyicilerimize şöyle bir soru bırakalım. Küreselleşmenin hız kazandığı ama aynı zamanda yerel kimliklerin de giderek daha fazla önem kazandığı bu çağda, Kürt dilinin geleceğini sizce hangi dinamikler şekillendirecek? Özellikle teknoloji ve dünya geneline yayılmış diaspora toplulukları bu hikayenin bir sonraki bölümünde nasıl bir rol üstlenebilir sizce? Üzerine düşünmeye değer. Ji bo videoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş. Göbekli Tepe, Kürtçe Gire Mirazan, Urfa'da, Kuzey Kürdistan'da ve aynı zamanda Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan, insanlık tarihini derinden değiştiren bir arkeolojik alandır. 11.000 yıldan daha eski olan Göbekli Tepe, dünyadaki bilinen en eski tapınak kompleksidir ve Stonehenge ile Mısır piramitlerinden binlerce yıl daha eskidir. 1990'lı yıllarda Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından keşfedilen Göbekli Tepe, bazıları 6 metreden yüksek ve 20 tona kadar ağırlığa sahip olan dairesel düzenlemelerle yerleştirilmiş devasa taş sütunlardan oluşur. Bu sütunlar aslanlar, yılanlar ve kuşlar gibi hayvanların yanı sıra soyut semboller ve insan figürleriyle detaylı bir şekilde oyulmuştur. Bu, alanın tarımın gelişmesinden çok önce avcı toplayıcı toplumlar tarafından karmaşık ruhani veya ritüelistik uygulamalar için kullanıldığını göstermektedir. Göbekli Tepe, tarımın karmaşık toplumların yükselişinin ana itici gücü olduğu şeklindeki geleneksel inancı sorgulamaktadır. Bunun yerine Göbekli Tepe, toplu ibadet isteğinin erken dönem insanları yerleşik hale getirip nihayetinde tarımsal teknikler geliştirmeye yönlendirmiş olabileceğini göstermektedir. Tarım dışı toplumlar tarafından böylesine anıtsal bir alanın inşası, avcı toplayıcı toplumlar için daha önce imkansız olduğu düşünülen bir sosyal örgütlenme ve işbirliği düzeyini ortaya koymaktadır. Önemine rağmen Göbekli Tepe
8.000 civarında kasıtlı olarak gömülmüştür ve terk edilme nedenleri hala bir gizemdir. Devam eden kazılar, yeni bilgiler ortaya çıkardıkça site, erken insan uygarlığının gelişimini etkileyen ruhani ve sosyal güçlere dair anlayışımızı yeniden şekillendirmektedir. Ancak sitenin isimlendirilmesiyle ilgili etik bir sorun ortaya çıkmıştır. Geleneksel olarak Dilek Tepesi anlamına gelen Kürtçe ismi Gire Mirazan olarak bilinen site, Türk Devleti tarafından Göbekli Tepe olarak yeniden adlandırılmıştır. Bu değişiklik, kültürel miraslarının silinmeye çalışıldığını düşünen Kürtler arasında ciddi tartışmalara yol açmıştır. Arkeolojide, yerel isimleri ve gelenekleri saygıyla ele almak, bölgenin yerli halkının kimliğini ve tarihini onurlandırmak açısından hayati öneme sahiptir. Bu tartışma, Göbekli Tepe'nin mirasının yorumlanması ve sunulmasında etik hususların önemini vurgulamaktadır. Kurdistan and the origins of the Kurds. Have you ever wondered about the origins of the world's largest nation that does not have a state of its own? Welcome to the fascinating history of Kurdistan and the Kurds. Spanning thousands of years and many continents. Arrival of the Medes. Our journey BC begins around 2000, with the arrival of the Indo-European Medes, who are considered the ancestors of the Kurds. They established powerful empires in the regions we call Kurdistan, which forms the heart of the region known today as Iran, Iraq, Syria and Turkey. The rise of Islam and Kurdish identity. Let's fast forward to the 7th century AD. With the rise of Islam, Kurds, like many people in the region, converted to the new faith. However, they remain committed to their distinct cultural and linguistic identities, resisting assimilation into Arab culture. Middle Ages and Kurdish autonomy. The Middle Ages brought a period of relative autonomy to the Kurds. Saleh ad-Din, better known in the West as Saladin, a Kurd from Tikrit, rose to prominence, founded the Ayyubid dynasty and became an important figure in Islamic history. Ottoman administration and Kurdish revolts. However, with the arrival of the Ottoman Empire in the 15th century, the situation changed. The Kurds found themselves under the rule of this powerful empire. Its territory was divided into several states. Despite repeated rebellions, they remained under Ottoman control until the dissolution of the empire after World War I. 20th century and the quest for autonomy. The 20th century marked a period of great change for the Kurds. The Treaty of Sèvres, signed in 1920, promised a potential independent Kurdistan. However, the Treaty of Lausanne, signed in 1923, rejected this idea, leaving the Kurds divided between Turkey, Iraq, Iran and Syria. The unfulfilled quest for united Kurdistan. However, the quest for a united, independent Kurdistan has not yet been realized. Kurds, a people with a rich history and vibrant culture, continue to navigate a complex geopolitical environment. Their story is a testament to resilience and survival. Kurdish language and culture. The Kurdish language is a member of the Northwest Iranian branch of the Indo-Iranian languages. Kurdish culture includes traditional music, dance and literature. Despite political difficulties, Kurds preserve their cultural identity. It has its own culture, language and history. One, Kurdish identity. Kurds have a population of over 50 million, making them one of the largest stateless nations in the world. The origin of Kurdish identity is based on the Kurdish language, which belongs to the Indo-Iranian branch of the Indo-European language family. Resistance of the Kurds. In summary, the history of Kurdistan and the Kurds is a story of resistance spanning centuries and continents.
From the ancient Medes to today's struggles, Kurds have preserved their unique identity. The Kurds persevered through periods of autonomy and foreign rule. Through promises of independence and subsequent overthrow, their stories are a testament to their resilience and indomitable spirit. Kurdish political movements. Kurds took part in various political movements, seeking autonomy or independence. The Kurdistan Workers' Party PKK in Turkey, and the Kurdistan Regional Government KBY in Iraq, are remarkable examples, political formations that defend Kurdish rights. They achieved great success against ISIS in Syria, and took control of the region. The Kurdish people played an important role in the fight against ISIS in Iraq and Syria, especially with the efforts of the PKK and Peshmerga. Iraqi Kurdistan. Iraqi Kurdistan, an eponymous region in northern Iraq, has achieved some degree of self-governance since the early 1990s. KRG has its own military force. Peshmerga. Challenges and hopes. Despite their contributions and struggles, Kurds face ongoing challenges such as political marginalization, displacement, and land disputes. Hope and advocacy for recognition of Kurdish rights, both through autonomy within existing states and the establishment of an independent Kurdish state, continues. The continuing journey of the Kurds. This journey through time has offered a glimpse into the complex history of the Kurds, a people without a state but with a deep sense of identity and belonging. Far from ending, their stories continue to evolve and adding new chapters to the record of world history. Let's not forget that Kurds are a nation that seeks its rights for Kurdistan to the end. Kurds will never forget the injustice done to them. آکره به آگر چه نوبیتن چونکی آکره یال آگری هاتی السال 1998 ام مجموعه که حوالا بو انترنشتی بو این مگود بو اف سالا ام دیتشته که گلکی نیوی جواز کن بو آکره داکو یاجدو بیتن گل سالین بوری او بو حوالا گلمدو بو نوی محمد صالح دوستکی بو قلت يا أزود دفيت هزلكوني دفيش ولا دوبكين أم جهش نوي بوريك وهندك مشخلة درز بكين بيستويك مشخلة درز بكين وتقال جنجت ما يدخين قرم أو يتقال مدو فو مشخلة هل كينو وببين بو سلك الهوديرينو أكله لو رأوا بو ديماكي فكرة كبر فره بو قلت يا بدي تشتكي جوان بيتنو تشتكي زوري ديمانك جوان داتن أم نشهر بوين إنه ما تقل برادرت خو جنجت ما يد كنت قل مدا رنشتي بون هوري كاربون ما هم يو فكرة قلت بينن هر هندكرن دستبير كو بينن هندكرن جود كو بينن هندكرن نفطي بينن هندكرن غازي بينن هندكرن كليسة كندر بينن وبشوازك يعني صادا نه وكينو كي بيش كفتي أمر بوين ما أوجودك ما تليسة وإنانو ما يد كندر بيفا جريدونو أم شين ما غاز إنا ما نفط إنا ما دون إنا هريكي هوري كوريا خود باجاري قريون مال گریان تو هندکی پیچه که بدم تو هندک نفتی بدم که تو دو دست که برکوب بدم دکو کین مشخلو بین سر کل ها داریم او بو ما شیم بش متا 21 مشخل بو کم جار 21 مشخل ما درست کردن ما برنا پشتو کله دم بچک برف دنیا طوری بوی آگری خوهر کردیم ما مشخلت خوهر کردن کم مشخل مسر خزبره سر کل ها دارین و آگری السال 1998 جبوی ویدیو این حالو هندکارن ما پاره بکن جهوال هوگری خواهر جی پیشنیار بکن دکو ام به رمضان ببن بمین خیر و خوشینا دم باش. Welcome to this deep dive. Today we're embarking on a pretty fascinating linguistic adventure. We're tracing the threads, the connections between the Kurdish language and the huge Indo-European family. Yeah, it's a big family. Our sources really dig into the history, the linguistic roots, and interestingly, the advantages for learners. Right, and its presence in its, ancestral lands. Think of this as us trying to uncover a bit of a hidden chapter in language history. These links
Doh. Dolandırıcıların korkulu rüyası. Showcasing some honestly remarkable similarities. Yeah. I already know, like English. Language history on the Kurdish people. Precise. Similarities. So let's start with Kurdish fit in. Okay, well, our sources place it firmly in the Indo-European family. That's the big one. And more specifically, it's part of the Iranian branch. The Iranian branch. Okay, for those of us maybe less familiar with all the linguistic groupings, where is that geographically? And what other sort of well-known languages are in that group? Good question. So geographically, think Iran, Afghanistan, and Tajikistan, and parts of the Caucasus, Central Asia, and other major languages. Persian, the Pashto, those are some of the big ones. Okay. So Kurdish shares a common ancestor there, but it's all within that wider Indo-European family that also includes, English, German, French, Hindi, Russian. Yeah. It's massive. That really puts it into perspective. So Kurdish isn't some isolated language. It's plugged into this huge network. Definitely not isolated. And as our sources also point out, when we say Kurdish, it's not just one monolithic thing, is it? There are dialects. Precisely. Yeah. The main ones you hear about are Kermanti, Sorani, Zazaki, and Gorani. And these have developed over centuries within the historical region of Kurdistan. And that region itself, Kurdistan, spanning parts of modern Turkey, Iran, Iraq, Syria, its geography is key here, isn't it? Hugely important. Historically, culturally, it's been a cohesive area. And for language, crucially, a sort of highway. A highway where India's moving and interacting. Position wasn't just passive. It actively shaped the language. Okay, so let's dig into that. How did Kurdistan become this linguistic melting pot? Well, think about its location. Northern Mesopotamia, western Zagros Mountains, near the sources of the Tigris and Euphrates rivers. Right in the middle of things, historically. Smack bang in the middle, a meeting point between East and West. So naturally, you get a huge amount of linguistic diversity. Kurdish has lived alongside and interacted with languages like Syriac, Armenian, Arabic, Persian, Turkish for centuries. Wow. And those interactions, they leave marks. They contribute to the variations we see in the Kurdish dialects today. So it's like a constant conversation between languages over millennia, borrowing, influencing. Pretty much. Our sources mention Zazaki, for instance, having links to northwestern Iranian languages, while Sorani shows more ties to central Iranian ones. Which highlights that complex history. Okay, now let's get to some of those specific connections our sources mention. The structural, the phonetic similarities, especially with German and English, this is where it gets really tangible, doesn't it? It really does. And what's fascinating is how basic some of these shared words are. Yeah. You mentioned Hibun in Kurdish earlier. Yes. Yeah. That corresponds to German haben and English to have. I mean, it doesn't get much more fun than to have. No. When linguists trace relationships, we look for these patterns in sounds, grammar, core words. Mm-hmm. The more consistent they are, especially in basic stuff, the stronger the link to a shared ancestor. And we're seeing that here. Definitely. Another example, karin in Kurdish. It means to be able to or can. Okay. Think German können Können. and English can. Wow, that's clear. And it's not just verbs, is it? Nouns, too. Absolutely. Take shur in Kurdish, Ah. meaning sword, compared to German schwert Yeah. and English sword. It's striking. Does the fact that these shared words are in such basic vocabulary tell us something specific? It really does. Mm-hmm. Finding Sands cognates these words with a shared origin in everyday concepts like having, being able, common objects like swords. It strongly points to a deep ancient connection, not just recent borrowing. Right. We also see shal in Kurdish. Like German shawl. Exactly. German shawl, English scarf, Very. and zor, meaning very. Very. German. Ger, There. of course. Well, this keeps going. Sherman, German shaman. right, peng, meaning tight. Sounds like English tight almost. Very close. Kurt, short. German Kuss. Mm-hmm. Ert, earth. Erd in German. Spot on. Stärk, stuff. German Stern. It's pretty amazing. It is. And more verbs. Birin, to bring. Brigin. Kartol, potato. Kartoffel. Shandin, to send. Senden. It's uncanny sometimes. It really is. Even pronouns. Kurdish, to, for you. We German do. Exactly. And rast, meaning right or correct. German recht. English right. Yeah. You can almost hear that ancient shared vocabulary. It's like echoes, isn't it?
And as the source stresses, this isn't just coincidence. It comes from that shared ancestor, Proto-Indo-European. Millennia ago. But also, we can't forget the impact of all that cultural exchange and migration right there in the Kurdistan region over centuries. That plays a role too. Which brings us to something really practical, the advantages this might give Kurdish speakers when they learn other Indo-European languages. Exactly. Because of those shared roots, those structural similarities we've just touched on, Kurdish speakers often find, say, German or English a bit easier to pick up. The pathways are sort of pre-laid, linguistically speaking. That makes total sense. If your own language has these echoes, these similar structures, verb patterns, word roots, it's like getting a head start. It really is. Shared structures, maybe even related ways of thinking linguistically. It eases the process. And it works the other way too, right? Yes, it does. Speakers of other Indo-European languages might find Kurdish a bit more accessible than, say, a language from a completely different family because of that familiar grammar and vocabulary base. Our source mentions the multilingualism you often see in Kurdish communities in Europe. Is that partly down to this? That's a great real-world example, yeah. It showcases those linguistic bridges in action. It really shows how these deep language links can actually help communication across cultures. Okay, let's zoom out again. The origins of the entire Indo-European family. This is a big topic in linguistics. Huge topic. And there are basically two main competing ideas, or hypotheses. Okay. First, there's the Kurgan hypothesis. This suggests the origin point was the Pontic-Caspian steppe, north of the Black Sea. Languages spread out from there, possibly with horse-riding cultures. Right, the steppe theory. And the second one, our source seems to highlight this one more in relation to Kurdish. That's the Anatolian hypothesis, championed by Colin Renfrew, among others. This idea proposes that actually the Indo-European homeland was in Anatolia and the Kurdistan region. Wow. So modern-day Turkey and the surrounding areas. Exactly. And the spread of these languages is linked not to horses, but to the spread of agriculture, starting maybe 9,000 years ago. That's a fundamentally different picture. What's the main evidence for the Anatolian idea versus the Kurgan one? There must be debate. Oh, absolutely. Big debates. The Anatolian hypothesis relies heavily on that correlation. Agriculture spreads from Anatolia, and the timing seems to fit estimates for Indo-European diversification. Okay. Proponents also point to the early presence and, importantly, the diversity of Indo-European branches in Anatolia, suggesting a long history there. But the Kurgan side has its points, too. For sure. They focus more on archaeological evidence of migrations from the steppes and linguistic analyses that perhaps suggest a slightly later time frame for the dispersal. It's complex, ongoing research. So what does the Anatolian hypothesis mean for Kurdish, specifically? Well, if it's correct, it's huge. It positions Kurdish geographically and linguistically, not just as a branch on the tree, but potentially much closer to the root. Closer to the origin point of the whole family. Potentially, yes. It suggests Kurdish speakers might hold linguistic clues to some of the earliest migrations and cultural shifts across the Near East and into Europe. It could reshape how we see the whole timeline. That really reframes things. Kurdish isn't just inheriting history, it might be right at the source of a big part of it. It's a powerful idea. Now, despite these incredibly deep roots and connections, the Kurdish language, well, it hasn't always had an easy time, historically speaking. Sadly, no. I was putting it mildly. Our sources are clear about the significant challenges in countries like Turkey, Iran, Syria. Kurdish has faced periods of real suppression. Oh, so? Outright bans on speaking it in public, assimilation policies trying to force people to use the dominant language, being excluded from schools and official life. Which obviously limits its use, its development. Absolutely. It restricts it to the private sphere, hinders standardization, literature, everything. It's a sobering reminder that language is just so tied up with identity, with culture. Suppressing it has deep consequences. Deep consequences. But the sources also point to some more positive recent developments, especially maybe outside those countries or in certain regions. Yes, thankfully. There has been a shift. Particularly in Iraqi Kurdistan, there's been more space for the language. Like what? Well, the establishment of Kurdish language in literature departments and universities there, that's huge for scholarship, for teaching, for standardizing. In media, publishing. Yes. Growth in Kurdish media outlets, more books being published. It shows a renewed energy in the language's public role. And the diaspora. Kurds living in Europe, for example.
They've played a vital role. Our source highlights their efforts setting up cultural centers, running language courses, using digital platforms to connect speakers and learners. It really shows the resilience, doesn't it? The determination to keep the language alive and thriving. It's incredibly inspiring. It shows that language preservation is often driven by the community itself. People value it deeply. And ultimately, these similarities we've talked about between Kurdish and German and English and others, they're not just interesting facts for linguists. No, they reflect those deeper cultural and historical ties we mentioned earlier. They connect people across time and space. Exactly. So preserving and developing Kurdish isn't just about grammar and vocabulary. It's tied to maintaining the identity, the collective memory, the whole worldview of the Kurdish people. It's about safeguarding a really rich ancient heritage. And thinking about these linguistic bridges, the potential for more understanding, more empathy, more cultural exchange between Kurdish people and, say, Europeans, because of this shared linguistic background, it feels significant. It really does. It's a shared story, in a way. So what does this mean for you listening, even if you don't speak Kurdish or German? Well, understanding these connections helps us appreciate our shared human history, how languages weave together over millennia. Supporting Kurdish, recognizing its value, it isn't just for Kurds themselves, it's acknowledging a piece of our collective linguistic and cultural heritage. So, to quickly wrap up our deep dive today, we've journeyed into the ancient roots of Kurdish within the big Indo-European family. We've uncovered some pretty surprising linguistic links to languages you might know well. Right. We've looked at why the Kurdistan region is so important historically as a linguistic crossroads. And we've touched on the challenges the language has faced, but also the ongoing efforts to preserve and promote it. And maybe a final thought to leave you with. Just consider how the existence of these connections, these echoes between languages, enriches our view of human history, how interconnected cultures really are across huge distances and time spans. What other fascinating insights might we find if we dug even deeper into the etymology, the origins of these shared words? What could they tell us about the daily lives, the shared world of our distant ancestors? It's a compelling question. Makes you appreciate the deep, enduring power of language and culture. İslamiyet öncesi Kürt kültürü. İslamiyet'in doğuşundan bir müddet sonra İslam orduları İran egemenliğindeki topraklardan başlayarak Irak üzerinden Haran'a kadar yayılmaya başladılar. İslam orduları 637 yılında Dicle yakındaki Kadisye kentini Sasanilerden alarak Cizre'den Haran'a geçtiler. Diyarbakır'a kadar uzanan Medya ülkesine giden yollardaki kapıları İslamiyet'e araladılar. İranlıların bu yenilgisi sonrasında Arap orduları Dicle boyundan kuzeye doğru yürüyerek Haran'a kadar girdiler. İçlere yayılarak neredeyse tüm Kürt kentlerini bazen savaşla bazen de İslamiyet'i gönüllü benimseyen kentlerin rızasıyla ele geçirdiler. İslamiyet öncesi dönemde Kürtlerin büyük bölümü Zerdüştlük yani Ezidi inancına bağlıydı. Milattan önce 600'lü yıllarda Zerdüşt'ün öğreniminde kendine özgü bir kültür oluşturan Kürtler edebi üretimlerinde de bu kültürün izlerini sergilediler. Zend Avesta Zerdüştlük inancının kutsak bilinir. Zerdüştlük bölgesel bir kurucusu da Zerdüşt peygamberdir. Bazı milattan 600 yıl önce Arya halkının yaşadığı bölgede gelişen Zerdüştlük inancının kutsal kitabı Avesta'nın Zerdüşt peygamber tarafından yazıldığı Ari halk kavramı Hint kullanılır. Hindistan'dan Batı Avrupa'ya kadar uzanan bölgedeki halklar Ari ırk kabul edilir. Dört kutsal Zerdüştlük kitabı büyük benzerlikler vardır. Zerdüştlük peygamber insan kaynaklıdır. Kötülüğe karşı iyiliği, karanlığa karşı aydınlığı, şiddete karşı barışı savunan Zerdüştlük
Zerdüşt tüm inanlarına da fakirliğin ortadan kalktığı için çaba göstermelerini vasiyet eder. Zerdüşt'ün vasiyetli kültürün temellerini atan Kürtler, Zerdüşt inancının zayıflamasıyla Yezidiliği, ardından da Müslümanlığı, İslamiyet'in benimsenmesi aynı zamanda Kürt edebiyatının sözlü gelenekten yazılı metinlere geçişinde başlangıcıdır. İslamiyet'in Kürtler arasında yayılmasından önce günümüze ulaşmış yazılı Kürtçe metinlere sahip değiliz. İslamiyet öncesi dönemden kalan yazılı ve tek metne 1950 yılında İngiliz arkeologlar tarafından yapılan bir kazıda rastlanılır. Rojhelat'ın Havraman kentinde arkeologlar tarafından bulunan ve bugün Londra'da muhafaza edilen lahite Barozboz adlı bir Kürt'ün Behevre adlı şiiri vardır. Barozboz Havraman Kürtlerindendir. Hakkında çok şey bilinmemektedir. Nerede yaşamış, kimdir, kiminle evlidir bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey vardır ki Barozboz eşine olan sevgisini Kürtçe ifade eden ve buna benzer mezar taşına yazdıran ilk şairdir. Görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İslamiyet öncesi Kürt kültürü hakkında bilgilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Ji bo videoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin ku em bi hev re mezin bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş. Merhaba, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldin. Hoş bulduk. Elimizdeki kaynaklarla oldukça gizemli bir ismi Baba Uryan'ı anlamaya çalışacağız. Sufu, derviş, alim, şair, bayağı bir kimliği var sanki değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Ve hakkında çok fazla belirsizlik var. Amacımız da bu zaten. Yani bilgileri bir araya getirip kim olduğunu, neden bu kadar sis perdesi ardında kaldığını ve eserlerinin özgünlüğünü kavramak. Aynen öyle. Hadi başlayalım bakalım bu sis perdesini arası. Hadi bakalım. Şimdi ilgili bilgiler çıkmış sanırım. Hem de nasıl? Kaynak var. Rıza Ali Han diyor ki 11. yüzyılın başlarında milattan 1011 civarı vefat etti. Tamam, 11. yüzyıl başı. Ama sonra Rahatul Sudur diye çok bilinen başka bir kaynak çıkıyor. O bambaşka şeyler söylüyor. Ne gibi mesela? Hem diyor ki 10 yılın yani 1055'te Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ile Hamedan'da görüştü. Bu ilginç bir detay. Hem de işin onu neredeyse 10 yılda 1274'te ölen Nasreddin Tusi ile çağdaş gösteriyor. Bir dakika. Aynı kaynak mı yapıyor bunu? Evet, aynı kaynak. Yani hem yüzyıl ortası hem 13. yüzyıl sonuyla mı ilişkilendiriyor? Bu kronolojik olarak pek mantıklı. Hiç mantıklı değil. Genel çok 11. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, 1037'de ölen İbn Sina ile çağdaş olduğu yönünde. Anladım. Ama işte bu çelişkiler bile onun etrafındaki o artırıyor sanki. Belki de zamanla iç içe
geçti, kim bilir. Yine de benzer bir durumda galiba. Lurlu mu olduğu konusu. Evet, o konuda da tam bir netlik yok maalesef. Ama tarihçiler genelde onun Luri aşiretinden konusunda hemfikirler, bunu belirtiyor. Hatta bir mahalle adı var Bat'ta. Aynen, Huremabad'da bir mahalle hala onun adını taşıyor. Bu da ilginç bir bağlantı. Mezarı ise Hamedan'da deniyor. Çok sevdiği kız kardeşi Fatih Gelelim diline. Onun dil kullanımının da çok katmanlı olduğunu söylüyor. Bu ne demek oluyor? diyeyim. Hem Hamedan hem de Loristan'mış ama kendine has, tam olarak ikisine de uymayan bir lehçesi varmış gibi duruyor. Nasıl yani? Örnek var mı? Var tabii. Mesela nam yani isim yerine num demesi Luk'un bulunmuş ya da vaç yani söz yerine kaset demesi merkezi Kürt lehçemiş. Yani duruyor açıkça. Batılı bazı doğu bilimciler var, Huart ve Heren gibi. Onlar raylarını derlemişler Evet. ama en bilinen, en kapsamlı derleme 1927'de Hüseyin Vahit yaptı. İçinde 290 rubai var, 4 gazel. Bir de başka yerlerden topladığı 62 rubailik bir ek. Bayağı kapsamlıyım. Ama işin ilginç yanı, Destegirdin'in bu değerli derlemeyi eski yazmalara, hangi kaynaklara dayanarak yaptığı pek belli değil. Yine bir muamma Bu gizem devam ediyor. içe geçmiş. İkisi bir arada mı? Evet. Kaynak Heret'in bulduğu 59 rubayca kapalı, bilmece gibi oldu. Var mı peki? Var. Alvan ve Meymenetçe anıyor. Bu da coğrafi bir ipucu belki. Bir de Bek Aziz O şer hikayesi neymiş anlatsana biraz. Rivayete göre 15 yazılan bu şer bittikten sonra Mekke'deki Zemzem belki başka bir sebep vardı. Ama işin daha da garibi, bir şekilde bu şerhin günümüze ulaştığı da iddiasıl olduğu meçhul tabii. Gerçekten. Kesinlikle. Onu bir de Ömer Hayyam ile karşılaştırıyor. Sanırım burası önemli bir Bir Hayyam bin öldü ki o bireysellik, dünyaya dönük, bazen biraz pervasız görünen tavır var ya, Evet, biliyoruz. İşte Baba Tahir'de bunun yerine daha içe, daha manevi bir derinlik olduğu belirtir. Hatta Fitzgerald gibi Batılıların yanı sıra Celaleddin Rumi ve Hafız Şirazi gibi İslam düşüncesinin dev isimlerinin de Baba Tahir'i Hayyam'dan üstün gördüğü ifade ediliyor. Bu çok çarpıcı bir iddia. Gerçekten öyle. Bu da onun sadece bir şair değil, aynı zamanda çok önemli bir manevi figür, ya olarak görüldüğünü gösteriyor. Eserleri özellikle ehli hak denilen, hakikate ulaşmayı amaçlayan belirli mistik gruplar tarafından büyük saygı görüyor. Birinden küçük bir örnekle o duyguyu açalım mı? Bir güzelden alıntı yapalım. Gönlüm güzellerin aşkından bükülmüş ve yersizdir. Kirpiklerim kan kanalı olmuştur. Bu kuru nasıl bir Tam o bir biliyor bence. derviş beşeri çok önemli bir Yazdığı, ulaştığı efsanesi. Sence bu tür anlatılar özellikle resmi tarihin ana akım anlatıların gölgesinde kalmış bilginin ve mirasın kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığı, nasıl korunduğu ya da belki de nasıl yeniden şekillendiği hakkında bize neler fısıldıyor olabilir? Çok düşündürücü bir soru gerçekten. Bu ilginç keşif yolculuğunda bize katıldığın için teşekkürler. Şervanê Kurd Hacî Bixorcî. Ji nava Kurdên li navenda Anadolê dijîn jî gelek kesên mêrxas derketine ku mora xwal dîrokê dane. Lê bi piranî ew di tarîtiya dîrokê de mane. Ne Kurdên koçber ne jî yên Kurdistanê vê yekê dizanin. Yek ji van kesan jî Hacî Bixorcî ye, yanî Heco ye. Sereldana wî û hevalên wî jî kêm tê zanîn. Bi Hacî re nava gel de Heco jî tê gotin. Bixwe jî ji êla Omeriya Girêdayî Federasyona Reşî ye. Yek ji hevalên wî yê nêzik jî Mustafa Tozo ye,
yani Qara Mustafaya ku ew jî ji êla Tirkiye ye. Di salên 1917 de artêşa Tirk dixwaze heco bişîne Kurdistanê û şerê li hemberê Kurdan pê bide kirin. Ew firar dike û tê mar. Ji bavê xwe re dibêje ez naçim Kurdistanê û hember birayê xwe şer nakim. Piştî vê rojê riya çiyan digire û serî hildide. Bi tevahî 17 salan li dijî pergela Mustafa Kemal şer dike. Têkiliya wî Çerkez Ethem çê dibe. Ethem dixwaze wî têxe nava artêşa xwe. Lê ew vê yekê napejirîne. Piştre têkiliya wî bi tevgera Şêx Saîdê Pîran re çê dibe. Nûnera Şêx tê Cem Haco û dixwaze ku beşdarî serhildana wan bibe. Lê ew vê yekê qebûl nake û soza alîkariya sîleh û Cebilxanê dide wan. Bi hevalên xwe re wê soza xwe pêk tînin. Bextê Romê tune ye. Haco heta sala 1933 de li dijî Atatürk şerê xwe dewam dike. Li gorî agahiyên îdare mecmuasî dide, Haco û hevalên wî di nava van salan de bajarek, du navçe û 210 gund desteser kirine. 27 caran rê biriye. Yek ji van jî riya Atatürk e. Not û 2 kes revandine û 2 kes kuştine. Taybetmendiya Haco ya herî mezin parêzerê gundî û xizanan bû. Ew dijminê pergel û axayên heremî bû. Ji axa û dewletê bi zora distand û li gundî belengazan belav dikir. Teklîfa Atatürkê ku dixwaze wî bike parlamenter red dike, lê di dawiyê de biriya hevalê Atatürkî ji herema ew bi soza efetê xapandin û di herê engoriyê teslîm dibe. Pêş di çend mehan di zindanê de dimîne, tê îdam kirin. Wekî her serhilderekî Kurd, kes nizane gora wî li ku ye. Piştî têkçûna serhildana gelek malbatên têkiliya xwe bi Haco re heyî ji tirsan paşnava xwe kirine Öztürk. هابو حجیا هابو کندرا مصطفی کمیل دار بابو وقتا خبر حجی افند داکت سرگندی رشیا علی بگو کوسبه یاویت مشابو دور اسوار آگا دشمن آخار آگا دور اسوار آگا خودار Varyanteke dijî li ser Haco Wisa ye. Li gorî kevneşopiya heremê dema nûçeya îdama Haco tê, malbat, xizim, dost û cîranên wî hefteyekê şînê dikin. Piştre malbata Haco dibêje em herin destgirtiya Haco bibînin. Du erebeyên hespan koç dikin û dihêrin gundê şerefliyê ku bûka xwe xemgîn jî bibînin. Lê dema gundên Nasirliyan dibîne ku bavanê Hacoya têne şînê. Ji tirsa dewletê zarokan kom dikin, wan temî dikin, de ku herin mîvanan kevir bikin. Ew naxwaze ku xizmên wan bên gundê wan û serê wan bi dewletê re bikeve belayê. Zarok mêvanan li pêşiya gund didin berkeviran. Mêvan vê yekê fêm dikin, dizîvirin ser bîra mala Hemîd şîna xwe bi xwe dikin û paşê vedigerin mala xwe. Varyanteke dî jî wisa ye. Dibêjin dewleta Tirk dixwazin Hacî Bixwecî bibin leşkeriyê. Gazî Hacî Bixwecî dikin. Li Hacî Bixwecî naxwaze herê leşkeriyê. 17 sala li hemberê dewleta Tirk serî radike. Li derdora Enqereyê Konyayê serhildaneke gelekî mezin dike. Ji dewleta re Tirk re dibêje ez naçim leşkeriyê li hemberê birayê xwe Kurd
شر ناکم. لێ برایێ حاجی بخۆرجی ڕاهێ و باوێ حاجی بخۆرجی مستێ حاجی دەبێژێ دەولەت برەحمە هەرە تەسلیم ببە. لێبەلێ حاجی بخۆرجی تەسلیم نابێ. دەبێژێ ئەس کوردم bi Şêx Seîd û rêhevalî wî re ez ê çawa şer bikim. Di sala 1916 de şer dest pê dike. Zabitên dewleta Osmanî tên ku ciwanên Kurdan bibin û bibin leşkerî. Lê hacî naçe û li hespê quswar dibe û ji wê derdikeve û niha serhildanî dest pê dike. Yek we naxwazin herin eskeriyê jî yanî leşkeriyê jî hemî gundî derdora hacî kom dibin. Li gor ku tê zanîn Hacî Bixurcî qet zirarê nade gundiyan. Li gor ku tê zanîn dibêjin ji wan Türkmenan pere distandin didanin yê feqîrê gundiyên Kurd û 17 salan bi qeçaxî jiyaya. Neviyê wî İsmet İnal jî wisa dibêje. Gelekî niheqî hatiye kirin. Kesên ku tên wî bikujin jî qet destê xwe nedaye wa leşkeran. Papîrêm rojekî tê gund dehdefا wî de jî Elî Bek heye. Elî Bek jî dibe ger rojekî bimirim bila ji destê mêrxasekî wisa de ez bimirim. Piştî vê gotinê hacî denga dike û naxwaze Elî Bek bikuje û vedigere. Piştî vê ewkê dewleta Tirk leşkerê xwe têne gund. Pişt re hacî û rêhevalê xwe ji gund derdikevin. Piştî ku leşker wan dişopîne Bixurcî denga dike. Hûn hemî bêsûçin hele bila ew yüzbaşî derkeve pêşî. Ger ez mêjî wî nexim diqet ez nemêrim. Piştî vê yüzbaşî pir ditirse. Hacî Bixurcî 6 sala li Qerejdağê dimîne. Qerejdağ jî nêzî gundê Haymanayê. Haymana jî niha jî navçeya Enqereyê ye. Li vê derê bi Mustafa Tozo re dibe yek. Lê mixabin Tozo sal 1924 de di davika Tirkan de tê kuştin. Neviyê Tozo jî Mustafa wisa dibêje. Tozo û hevalê xwe li gundê Karsakê malê jineke muhacir talan dikin. Ev jinek jî diçe ba Atatürk. Atatürk pişt vê guhdarkirinê son dixwe ku Tozê bigire. Li gundê Palan jî gazî Tozo dikin. Ger hûn derkevin em ê we efû bikin. Gava Tozo derdikeve ew rêhevalê wî didin ber fîşek û gulêya. Laşê wan dikin erebeyan de gund bi gund digerînin. Paşê wan derve dikin û wisa dihêlin. Bixurcî di navenda Anatoliyê de umîda gelê Kurd e. Hûn ji kî bipirsin ew qehreman e, ew wêrek e, ji ber ku zengîna distan dida feqîrê Kurd. Devere swarago Düşmana kharago Li gor arşîvên dewleta Tirk ev dê tebawê sal 1922 de Atatürk ji Enqereyê berê xwe dizê Konyayê. Dirê de Hacî Bixurcî dikeve pêşiya wan de. Lê Hacî Bixurcî ji wan gelekî dûr e ji ber vêyekê top û gulê wa nagîjin Atatürk. Vê bûyerê li hemî derî vedişêrin. Piştî vê bûyerê dewleta Tirk tê gund dibêje ger win Hacî Bixurcî nedine min ez ê vagundan teva hilweşînim bişewtînim. Ji ber ku gundî jî pir ditirsiyan gazî Bixurcî kirin, Bixurcî dilê gelekî bi wan şewtiya û teslîm bû. Sal 1933 bû û Hacî Bixurcî jî 40 salî bû. Lê gava ku dibêje teslîm nebûye dixwaze xwe geratî bike ku nê kuştin. Hacî deh hîvan di zindarê de dimîne. Axayên derdora gund gelekî ji Hacî ditirsin.
امزەیە خۆ دەدن هەردوو دەکۆ ئەو وەرێ ئیدامکردن. سێ ڕۆژان بەدار بە دمینێ. کەسێک و دەردۆرێدا دەچێ و تێ چاوێ وان بگری دەبێ. لێ مخابن نکارن وی ئیشدار بە داخین نەعردێ. ji ber vê yekê serhildarê navenda Anatoliyê diçe ser dilovaniya xwe. û di stran û loriyên xwe de jî wisa dibêjin. Habû Hecî Efendiyê min habû, tabûr tabûr ji ber Efendî rabû, mal şewitiyo min got çi bi te hato, qenebê çepxanê di peşta te de tevabû. Were siwaro dijminan bi xaşî xaro, koçerên Hacî Efendî didûne, li miratê Enqerê nexweşûle. Mermiyê Hacî Efendî îna nekir, kostekê saeta a zincîrê ji dilê. Were mîro min got dijminê xaro. Li hêlûnê bejna Hacî Efendiyê zirab çirpiyê zeytûnê. Wexta li ber da kendirê dawistan min digot, heyfa te, heyfa te, maşûna te bemrê va xatûnê. Were siwaro dijminan bi xaşî xaro. Lê li hêlûnê û lê li hêlûnê, kirêciyê welat tê me kir, ma merşînin tu tutûnê. Ez keçike malê gebelek nas nakim, çikê herin bigerin bînin Çerkezê Hacî Efendiyê wê xatûnê. Lalo tu axmeniyê nakî, te çima kawa dijmin anîşûnê. Wê de here çawiş qurban te çi bîsto, çînkasê kotî gemarê raheştê saeta û zincîra pîsto. Mal şewitiyo destê Hacî Efendî medin, helmî bi yarê bikî, hilmî bi destiyê yo. Haho were siyaro, dijminê xaro. Ji çavkaniya Sedat Ulugana ANF û özgürpolitika.com. Hoş geldiniz. Bugün kaynaklarımız bize çok önemli bir ismi işaret ediyor. Ahmed Hani, yani 1591-1652 yılları arasında yaşamış. Evet, oldukça önemli bir figür. Sadece şair kimliğiyle değil, Kürt tarihi, dili ve kimliği için ne ifade ettiğine biraz daha yakından bakacağız bugün. Elimizdeki metinler de zaten onun yaşamını, eserlerini, Kürt düşüncesindeki yerini bayağı detaylı inceliyor. Aynen. Amacımız da aslında Hani'nin bu Kürt milli bilincinin oluşumundaki kurucu rolünü ve edebi mirasının da ötesindeki etkisini biraz anlamanıza yardımcı olmak. Haydi başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk olarak kimdi Ahmed Hani? Şöyle bir temelden alalım. Tabii. Kaynaklara göre Beyazıt doğumlu, ismi de kendi aşiretinden geliyor, Hani aşiretinden. Özellikle dil, şiir ve felsefe alanlarında yani çok derin izler bırakmış biri. Etkisi bugün bile sürüyor diyebiliriz. Peki hangi dönemde yaşamış? Yani o tarihsel bağlamı biraz açabilir miyiz? Tabii 17. yüzyıl Osmanlı ve Safevi imparatorluklarının bölgedeki mücadelesinin yoğun olduğu bir dönem. Oldukça çalkantılı aslında. Anladım. İşte bu ortamda Memun Zihni yazıyor, en bilinen eseri. Evet, Memuzin bir aşk destanı olarak bilinir genelde ama... Evet, yüzeyde öyle görünüyor ama aslında çok daha fazlası var. Dönemin sosyopolitik yapısına, Kürtlerin kimlik arayışına, Kürtler arasındaki o dağınıklığın, iç çekişmelerin ve dış güçlere bağımlılığın bağımsız bir yapı kurmanın önündeki en büyük engel olduğunu görmüş. Çözüm olarak ne öneriyor peki? Çözüm, dil, kültür ve edebiyat etrafında birleşmek. Bu vizyonuyla da kendinden sonra gelen Bedirhaniler, Şeyh Ubeydullah Nehri, hatta Said Nursi gibi önemli isimlere de bir nevi zemin hazırlıyor. Yani entelektüel bir öncü rolü üstlenmiş. Aynen öyle. O dönemde bu bilince ulaşması gerçekten çok etkileyici. Çok öngörülü bir düşünür olduğunu kanıtlıyor. Peki bütün bunları şöyle bir toparlarsak ne diyebiliriz yani? Ahmed Hani kimdir sonuç olarak? Özetle, Kürt edebiyatının kurucularından biri demek yetmez. Aynı zamanda ulusal bir uyanışın,
milli bilincin de en önemli öncülerinden biri. Eserleri de hem bu mücadelenin bir yansıması hem de onu ateşleyen bir kaynak olmuş anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bugün bile Kürt tarihini, kültürünü, o kimlik dinamiklerini anlamak istiyorsak Hani'ye bakmak, onun sesine kulak vermek gerekiyor. O sadece bir şair değil, kaynakların da belirttiği gibi halkının manevi tarihini yazan bilge bir figür adeta. Mirası edebi metinlerin çok ötesinde yani. Çok ötesinde, evet. O zaman şöyle bir düşünceyle kapatalım mı? Hani yüzyıllar önce büyük imparatorlukların gölgesinde bir halkı ortak dil ve kültür paydasında birleştirmeyi hayal etti, bunun için çalıştı. Evet. Günümüzde de dilin, kültürel kimliğin siyasetteki yerini, hani bazen ne kadar merkezi, bazen de ne kadar tartışmalı olduğunu düşününce, Hani'nin bu erken dönemdeki yaklaşımı, bugün dünyanın farklı yerlerindeki benzer kimlik ve birlik arayışlarını anlamamız için bize ne gibi ipuçları verebilir acaba? Üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Kesinlikle, üzerine düşünmeye değer. Zaza Yado ya da kimilerin deyimiyle Yadin Paşa. Yado'ya da savaşçılığı, gözü pekliği, inatçılığı ve kararlı duruşuyla efsaneleşmiş yaşamı kadar ölümü de gizemlerle yüklü ender kişiliklerden biridir. Zaza Yado, Osmanlı Devleti'nin son demlerinde merkezi Darafeni vilayetin güneyinde yer alan Zikte aşiretindendir. Zikte doğumludur. Doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. Ailesi 1. Dünya Savaşı öncesinde Zikte'den ayrılarak Çapakçur'a gelip yerleşmiştir. Dayısı Arif Faris, Çevlik'te bilinen etkin bir şahsiyettir. Zikte aşireti yakın dönem Kürt tarihinde önemli kişilikleri yetiştirmiş güçlü bir aşirettir. Bayeli Hacı Sadık Bek, Fakih Hasan Fehmi, Bazenanlı Ömer Ağa gibi. 1925 direnişinde aktif roller üstlenmiş olan Zikte aşireti, ayaklanma sonrasında büyük baskı ve katliamlarla karşı karşıya kalmıştır. Yado geçimini Çapakçur kazasının idarecileri olan Mütelliyan ailesinin yanında kançuldar yani vergi tahsildarı olarak sağlamaktaydı. Haseni Began ile birlikte bu dönemlerden başlayan ve uzun yıllara yayılacak olan yakın bir arkadaşlığı bulunuyordu. Yado küçük yaşlarda medrese eğitimi almıştır. 1926 yılında şehit edilen dayısı Arif Faris'in himayesinde gözü pekliği ve dürüstlüğüyle nam salarak büyümüştür. Çapakçur ve Daraheni'nin asi doğal şartları ve toplumsal ortamında kişilik gelişimini tamamlar. Nispeten aşiret baskısının hafiflediği kent ortamında aile ve kabile hukukuna göre yaşamın şekillendiği bir ortamda büyür. Bir yandan Osmanlı devlet bürokrasisini temsilen yer alan kimi yöneticiler, bir yandan giderek gelişen Çapakçur millerinin otoritesi, diğer yandan ise şeyhlerin adalet ve hak hukuk talep eden tarikatların etkisi içinde kendi kişilik gelişimini sağlar. Zaza Yado, aşiret ilişkilerinden kopup kent ortamında bağımlılık ilişkilerini reddederek gelişen ve bunu yaparken de dağılan Osmanlı'nın yıkıntılarında kendi halkının özgürlük arayışını taşıyan yurtseverlik duygularını giderek geliştirir. Osmanlı son yıllarında İstanbul merkezli Kürdistan Teali Cemiyeti'nin etkileri Çapakçur'da etkisini göstermeye başlamıştır. Bir yandan Bitlis'te gelişen ve karga pazarlı Mele Selim'in yer aldığı ayaklanma, diğer yandan da Tayyip Ali ve Sadiye Talha'nın etkileri düşünsel etki alanları içindedir. Zaza Yado yaşamında 2 evliliği gerçekleştirir. İlk eşi Rabia Hanım ve ikinci eşi Teli Hanım'dır. Teli Hanım ile evliliği ayaklanma sonrası gerçekleşmiştir.
Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusunun işgaline karşı oluşturulan milis alayında dayısı olan Muhammed Faris ile birlikte Kela Silahlı Şeyh Şerif komutasında görev alır. Rus ordularının Ağaççuk Çoban Taşı hattında durdurulmasında en etkili güç olan bu milis alaylarında gözü pekliliği, kahramanlıkları ve atikliğiyle göz doldurur. Büyük başarılarıyla nam salar. Burada Ruslara esir düşer. Ancak Rus askerlerin dalgınlıklarından faydalanarak kaçıp Şeyh Şerif'in milis alayına tekrar katılır. Şeyh Şerif 1925 direnişinde Elazığ cephesinde de Yadin Paşa'ya komutanlık yapacak ve Yado kendisinin en büyük yardımcılarından biri olacaktır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında tahsildar olarak Çapakçur'da çalışırken Haseni Began ile Mütteliyanlar arasındaki bir çatışmada taraf olur ve firari durumuna düşer. Bu, merkezi Osmanlı otoritesinin bölgedeki temsilcileri ile yaşadığı ilk çatışmadır. Bu arada 1925 direnişi başlar. Razayado 1925 direnişinin ilk günlerinde ayaklanmaya katılım gösterir. El Aziz cephesinde yer alır. Şeyh Şerif'in komuta ettiği bu cephede ön saflarda yer alır. El Aziz cephesinin kimi yağma ve provokasyon olayları sonucu çöküntüye uğraması üzerine geri çekilmede Şeyh Şerif ile yolları ayrılır. Şeyh Şerif geri çekildiği mekanda bir ihanet sonucu tutuklanıp Ahmet'e götürülürken Zazayado çatışa dağlara çekilir. Bu çatışmaların en şiddetlerinden birisi Gazi geçidinde Mendo Vadisi'nde yaşanır. Üzerlerine gelen askeri birlikleri durdurup dağıtan Zazayado ve arkadaşları Palo Ovası'na gelen Okçuyanlı Necip Ağa komutasındaki işbirlikçilerin saldırısına karşı tutunamaz. İşbirlikçilere yönelik öfke giderek artar ve adeta Zazayado'nun ilerideki yaşamında çatıştığı ana unsurlardan biri olur. Ziverli Şahin Cundun deyimi adeta sloganları olur. Cinnet Kürdün, Kıştışı Desticuno, Kürtlerin cenneti Ovalıların ölümüyle olur. Dağlara dağılan direnççiler ailelerine ulaşmaya, onları gelmekte olan zulüm ve katliamlardan kurtarmaya çalışırlar. Ancak Çan şehirleri ve Çapakçur'un ileri gelenlerin aileleri rehin tutulup dağlardakilerin gelip teslim olması istenir. Ferhan'da bulunan bu aileleri kurtarmak için büyük bir baskın düzenlenir. Bu baskında onlarca asker etkisizleştirilerek bu aileler, ki çoğu kadın ve çocuktur, kurtarılır. Bu çatışmalarda Zazayado'nun yaralandığı da rivayet edilir. 1925-1926 kışı dağlarda geçiren Yado ve arkadaşları Karar Sancak bölgesinde Alevi köylerinde misafir edilir. 1926 yılı sahalarında dağlarda toparlanan direnişçiler Suriye'ye gitme kararı alarak yola çıkar. Çapakçur'dan başlayacak olan ve yaklaşık olarak 600 civarında kişinin, ki çoğu silahsız kadın ve çocuktur, yer aldığı uzun bir yürüyüş gerçekleştirilir. Yado'nun eşi ve çocukları bu yürüyüşte yer almaz. Karabegan mıntıkasından Piran, Terkan ve Ahmet Ovası'ndan Garaj Dağı, Verenşah mıntıkasından Bınhat'a uzanacak olan yürüyüşçüler, yollarda asker ve işbirlikçileri aşiretlerin saldırılarına uğrar. Üzerlerine hava saldırıları gerçekleştirilir. Bu saldırılarda bir savaş uçağı da düşürülür. Onlarca kayıp veren direnişçilerin elici kısmı sınırı geçmeyi başarır. Zazayado burada Hoybun çatışmalarına dahil olur. Hoybun üyeleriyle çekilen fotoğrafları bu döneme ait. Bunlardan Kamuran Ali Bedirhan,
1938 yılında Herbert Walterli ile birlikte Almanca yazılıp Türkçe'ye Yağda Kürdistan Kartalı olarak çevirisi yapılan kitabı yazacaktır. Zaza Yağdo, sürgün ve ilticacı pozisyonuna son vererek 1927 yılında Azizanlı Sediye Talha ile birlikte Çevlik'e geri döner. Sediye Alciye Talha 1929 yılında bir çatışmada tutuklanacak ve 1942 yılında Sivas'ta idam edilecek. Dağlarda direniş birlikleri oluşturarak kalır. Eşi ve oğlu Çerkez'i yanına alarak dağlarda kendisine bir yaşam kurar. Tahsildar iken tanıştığı Kul köyünden Telif Hanım ile 1931 yılında evlenir. Daha çok Çapakçur, Palu, Karakoçan, Mıstan, Botyan mıntıkası ve Sivan tarafları olmak üzere dağları, Mazyar yani meşe ormanlarını kendine mesken edinir. Bu aralarda emrindeki savaşçılarla birlikte ajan, işbirlikçi ve askeri güçlere karşı saldırılar düzenler. Dağlarda bu şekilde direnen Şeyh Fahri Bukarki, Şeyh Abdurrahim, Ömer Ağaye ve Ziyanun gibi birçok direnişçinin öncülük ettiği gruplar gibi vatan toprağına bağlılık ve baş eğmeyen bir direnişçiliğin öncüsü olur. Sık sık uğradığı Çapakçur'un Hırpet'e doğru çıkışında yer alan çeşme günümüzde Çıreyat Yazı Çeşmesi olarak bilinir. Çıkan af yasalarından faydalanmayı kesin olarak reddeden Yağdo,